Tommy, eski şey. 2. Yaşlı fasulye. İki genç birbirlerini sevgiyle selamladı ve kısa bir süre bloklandı. Dover Street metrosu çıkışı da bu sırada gerçekleşir. Eski, sıfatı şöyleydi yanıltıcı. Birleşik yaşları kesinlikle 45'e ulaşmazdı. Seni yüzyıllardır görmedim, diye devam etti genç adam. Nereye gidiyorsun? Gel benimle bir çörek çiğne. Bir burada biraz popüler değil, bir şekilde geçidi kapatıyordu. Hadi çıkalım ondan. Kız onayladı ve Dover Caddesi'nde Piccadilly'e doğru yürümeye başladılar. Şimdi o zaman, dedi Tommy, nereye gidelim? Tonunun altında yatan hafif bir endişe, keskin kulaklardan kaçmadı. Miss Prudence Cowley'nin, yakın arkadaşları tarafından gizemli bir şeyle biliniyor, Tuppence, olarak gerekçelendirildi. Hemen atladı. Tommy, sen taşlısın. Hiç yok, dedi Tommy ikna edici bir şekilde. Geliyorum nakit. Sen hep şok edici bir yalancıydın, dedi Tuppence sertçe, ama bir keresinde rahibe Greenbank'i doktorun sana tonik olarak bira sipariş ettim ama çizelgede yazmayı unuttum. Sen öyle misin hatırlıyor musun? Tommy güldü. Sanırım öyle oldu. Yaşlı kedi bulduğunda öfkeli değil miydi? Dışarıda, aslında kötü biri değildi, yaşlı anne Greenbank. Eski güzel hastane, sanırım her şey gibi terhis edildim. Tuppence iç çekti. Evet, sen de. Tommy başını salladı. 2 ay önce. Bahşet mi, diye ima etti Tuppence. Yorulmuş. Ah, Tommy. Hayır, eski dostum, isyanlı bir dağılma halinde değil. Şans yok. Maliyeti yaşamak, sıradan düzlükte ya da bahçede yaşamak, size temin ederim, eğer siz bilmiyorum. Sevgili evladım, diye sözünü kesti Tuppence, yaşam maliyeti hakkında bilmediğim hiçbir şey yok. İşte Lyons'tayız ve biz hepimiz kendi paramızı ödeyecek mi? İşte bu, ve Tuppence liderlik etti çok yukarıda. Mekan doluydu ve masa arıyorlar, şans yakaladılar ve konuşma sona erer. Ve, biliyor musun, ona söylediğimde oturup ağladı sonunda daireye sahip olamam. Sadece bir pazarlıktı, sevgilim. Tıpkı Mabel Louis'in getirdiği gibi Paris. Komik sahneler duyulur, diye mırıldandı Tommy. Geçtim bugün sokakta Jane Finn adında birinden bahseden 2 Johnny. Yaptım böyle bir isim duydun mu? Ama o anda 2 yaşlı kadın ayağa kalktı, paketleri aldı ve Tuppence boş koltuklardan birine ustaca yerleşti. Tommy çay ve ekmek sipariş etti. Tuppence çay ve tereyağlı tost sipariş etti. Ve unutmayın, çay ayrı çaydanlıklarda geliyor, diye sertçe ekledi. Tommy karşısına oturdu. Açık başı şaşkınlıkla ortaya çıktı geriye taranmış kırmızı saçları. Yüzü hoş bir çirkindi, sıradan ama sıradandı kesinlikle bir centilmen ve bir sporcunun yüzü. Kahverengi takımı iyiydi kesilmiş, ama tehlikeli derecede bağlantısının ucuna yakın. Orada otururken temelde modern görünümlü bir çifttiler. Tuppence'in güzellik iddiası yok ama ELF çizgilerinde karakter ve çekicilik vardı. Kararlı çenesi ve geniş aralı gri gözleriyle küçük yüzü düz, siyah kaşlarının altından buğulu bir şekilde dışarı baktı. Küçük bir parlak bir tane giymişti siyah bob saçlarının üzerinde yeşil bir tok ve son derece kısa ve oldukça kısa yıpranmış etek, alışılmadık derecede zarif bir çift ayak bileklerini ortaya çıkarıyordu. Görünüşü akıllılık için cesur bir girişim sundu. Çay sonunda geldi ve Tuppence, meditasyon krizinden uyanırken, döktü. Şimdi, dedi Tommy, büyük bir çörek alarak, hadi güncel olalım. Unutma, seni o zamandan beri görmedim o zaman 1916'da hastanedeydi. Pekala. Tuppence bolca tereyağlı tost yedi. Başdiyakonun 5. kızı Bayan Prudence Cowley'nin kısaltılmış biyografisi Little Miss Handel, Suffolk'tan Cowley. Bayan Cowley ise zevkleri bıraktı ve savaşın başlarında ev hayatını da dahil etti ve Londra'ya geldi, burada bir memur hastanesine girdi. İlk ay, 600 ve her gün 48 tabak. İkinci ay, yukarıda bahsedilen kurutma görevine terfi edildi tabaklar. Üçüncü ay, patates soymaya terfi etti. Dördüncü ay, terfi ekmek ve tereyağı kesmek. Beşinci ay, bir kat yükseltildi ve görevlere yükseltildi paspas ve kovayla koruyucu hizmetçi. Altıncı ay, masa garyonuna terfi etti. Yedinci ay, hoş görünüş ve iyi görgüler,
o kadar çarpıcı ki terfi ettim, rahibeleri bekliyor. 8. ay, kariyerde hafif bir sıkıntı. Sister Bond 7 Sister Westeven'ın yumurtası. Büyük sıra. Açıkça suçlu koruma hizmetçisi. Dikkatsizlik böyle önemli konularda çok fazla eleştirilemez. Tekrar paspas ve kova. Güçlü düşenler nasıl? 9. ay, koruma bölgelerini süpürmeye terfi ettim. Burada çocukluğumun bir arkadaşını Teğmen Thomas Beresford'da buldum. Başver, Tommy. 5 uzun yıldır görmediğim bir kişi. Toplantı etkileyiciydi. 10. ay, bir kişiyle birlikte resimleri ziyaret ettiği için başmetrin, azarlandı hastalar arasında, yani, yukarıda bahsedilen Teğmen Thomas Beresford. 11. ve 12. ay, salon hizmetçisi görevleri tam başarıyla yeniden başladı. Sonunda yıl hastaneden bir görkem içinde ayrıldı. Bundan sonra, yetenekli Miss Cowley ardışık olarak bir ticaret teslimat minibüsü, bir motorlu kamyon ve bir general kullandı. Sonuncusu en hoş olanıydı. Oldukça genç bir generaldi. "O ne pislikti?" diye sordu Tommy. Mükemmel o pirinç şapkaların savaş ofisinden Savoy'a, sonra Savoy'dan savaş ofisine kadar sürdüğü kadar mide bu. "Adını şimdi unuttum," diye itiraf etti Tuppence. "Tu özgeçmiş, bir bakıma kariyerimin zirvesiydi. Sonra bir hükümete girdim ofis. Birkaç çok keyifli çay partisi yaptık. Ben de bir kara kızı, bir postacı ve bir otobüs kondüktörü kariyeri, ama ateşkes müdahale etti. Ofise doğru tutundum, uzun aylar boyunca limpet taçu kullandım ama ne yazık ki, sonunda tarandım. Çünkü sonra iş arıyordum. Şimdi o zaman, sıra sende. Benimki de terfi pek yok," dedi Tommy. "Üzgünüm, ve çok daha az çeşitlilik. Tekrar Fransa'ya gittim, bildiğiniz gibi. Sonra beni Mezopotamya'ya gönderdiler ve ikinci kez yaralandım, zamanı geçti ve orada hastaneye yattı. Sonra Mısır'da sıkışıp kaldım, ateşkes oldu, orada biraz daha uzaklaştırdım ve, sana söylediğim gibi, sonunda terhis edildim. Ve 10 uzun, yorgun aydır işim avlanmak. İş yok, ve olsaydı, olmazdı, bana ver. Ne işe yararım ben, iş dünyasında ne biliyorum ki? Hiçbir şey." Tuppence kasvetli bir şekilde başını salladı. "Peki ya koloniler?" diye önerdi. Tommy başını salladı. "Kolonileri sevmemem gerekirdi ve ben kusursuzum, kesinlikle beni sevmezler. Zengin ilişkiler mi?" Tommy yine başını salladı. "Ah, Tommy, büyük teyze bile değil mi? Yaşlı bir amcam var, az çok hareketli, ama o iyi değil. Neden olmasın? Bir keresinde beni evlat edinmek istemişti. Reddettim. Sanırım duymuşum," dedi Tuppence yavaşça. "Annen yüzünden reddettin." Tommy utandı. "Evet, mater için biraz zor olurdu. Bildiğiniz gibi, tamamen vardı. Eski dostum ondan nefret ediyordu, beni ondan uzaklaştırmak istiyordu. Sadece biraz kin. Annen öldü, değil mi?" dedi Tuppence nazikçe. Tommy başını salladı. Tuppence'in büyük gri gözleri sisli görünüyordu. "İyi birisin, Tommy. Bunu hep biliyordum." "Rod," dedi Tommy aceleyle. "İşte benim pozisyonum bu. Neredeyse çaresizim. Ben de öyleyim. Elimden geldiğince uzun süre takıldım. Ben de övgüldüm, yuvarlak. Reklamlara cevap verdim. Her ölümlüye denedim, kutsanmış şey. Ben de batırdım, biriktirdim ve sıkıştım. Ama bu değil iyi. Eve gitmem gerekecek. İstemiyor musun?" "Tabii ki istemiyorum. Olmanın ne faydası var, duygusal mı? Babam çok sevdiğim biri, ama onu ne kadar endişelendirdiğimi bilmiyorsun. O harika bir şey var, erken Victoria dönemi görüşü, kısa etekler ve sigara içmek ahlaksız olduğuna inanır. Tahmin edebilirsiniz onun için ne kadar büyük bir dikenim. Sadece rahatlamış bir nefes aldı çünkü savaş beni aldı. Görüyorsun, evde 7 kişiyiz. Berbat, hepsi ev işleri ve anneler toplantıları. Her zaman değişen ben oldum. Ay, geri dönmek istemiyorum ama, ah, Tommy, başka ne var ki yapmak?" Tommy üzgünce başını salladı. Bir sessizlik oldu, sonra Tuppence patladı. "Para, para, para. Parayı sabah, öğle ve akşam düşünüyorum. Cesaret ederim bana paralı bir şey diyelim, ama işte orada. Ben de öyle," Tommy duyguyla onayladı. "Ben de onu elde etmenin her yolunu düşündüm," devam etti Tuppence. "Sadece 3 tane var.
Bırakılmak, onunla evlenmek ya da başarmak için. Birincisi kabul edilmiyor. Zengin yaşlı akrabam yok. Akrabalarım çürümüş beyefendiler için evlerde. Her zaman yaşlılara yardım ederim, hanımlar geçit noktalarından geliyor ve yaşlı beyler için paketler alırlar, ihtimalim olur eksantrik milyonerler olmalı. Ama hiçbiri hiç yapmadı, adımı sordu ve çoğu kişi hiç, teşekkür et, demedi. Sen, bir duraklama oldu. Tabii ki, diye devam etti Tuppence, evlilik benim en iyi şansım. Ay para ile evlenmeye çok gençken karar verdim. Düşünen her kız bunu yapardı. Duygusal değilim, biliyorsun. Duraksadı. Hadi şimdi, sen duygusal olduğumu söyleyemem, diye sert bir şekilde ekledi. Kesinlikle hayır, diye aceleyle onayladı Tommy. Kimse asla yapmaz, seninle ilgili duyguları düşün. Bu çok kibar değil, diye yanıtladı Tuppence. Ama cesaret ediyorum, gerçekten ciddiymişsin de, tamam mı? İşte burada. Hazırım ve istekli, ama hiç zengin adamla karşılaşmıyorum. Tanıdığım tüm çocuklar yaklaşık ne kadar zor durumdayım. Peki ya general, diye sordu Tommy. Sanırım barış zamanında bisiklet dükkanı açıyor, diye açıkladı iki peni. Hayır, işte orada. Şimdi zengin biriyle evlenebilirsin kız. Ben de senin gibiyim. Ben hiç tanımıyorum. Bu önemli değil. Her zaman birini tanıyabilirsiniz. Şimdi, eğer görürsem kürk paltolu bir adam Ritz'ten çıktı, ona acele edemem ve şöyle de, bak, zenginsin. Öğrenmek isterim, sen, benzer giysili birine bunu yapmamı mı öneriyorsun? Kadın, saçmalama, ayağına basıyorsun ya da onu kaldırıyorsun, mendil ya da buna benzer bir şey. Eğer onu tanımak istediğini düşünüyorsa onur duyuyor ve senin için bir şekilde halledecek. Erkekçe cazibemi abartıyorsun, diye mırıldandı Tommy. Öte yandan, diye devam etti Tuppence, benim milyonerim muhtemelen hayatı için kaçacaktı. Hayır, evlilik çok fazla zorluklar. Kalanlar, para kazanmak için. Bunu denedik ve başaramadık, diye hatırlattı Tommy. Tüm ortodoks yolları denedik, evet. Ama diyelim ki alışılmadık. Tommy, maceracı olalım. Elbette, diye neşeyle yanıtladı Tommy. Nasıl yapacağız başlıyor? İşte zorluk bu. Kendimizi belli edebilseydik, insanlar onlar için suç işlememiz için bizi işe alabilirler. Harika, diye yorumladı Tommy. Özellikle bir delikten gelince din adamının kızı. Ahlaki suçluluk, diye belirtti Tuppence, onların, benim değil. Kabul etmelisin ki, aralarında bir fark var, kendine bir elmas kolye çalıp onu çalması için tutulmak. Yakalanırsan bile hiçbir fark olmazdı. Belki de hayır. Ama yakalanmamalıyım. Ben çok zekice. Alçak gönüllülük her zaman senin büyük günahındı, dedi Tommy. Kızgın yapma. Bak buraya Tommy, gerçekten başlayalım mı? Bir şey mi oluşturalım, iş ortaklığı mı? Elmas kolye çalma için bir şirket kurmak mı? Bu sadece bir örnekti. Hadi, ne deniyor, muhasebede mi? Bilmiyorum, hiç yapmadım. Ben de öyle yaptım. Ama hep karışırdım ve eskiden kredi kaydı koyardım kredi tarafında, tersi de tersi, bu yüzden beni işten çıkardılar. Ah, ben biliyorsun, ortak bir girişim. Bana çok romantik bir ifade gibi geldi küflü eski figürlerin ortasında. Elizabeth dönemi bir tat için, galleon ve dablonları düşündürüyor. Bir eklem girişim. Genç maceracılar, Ltd. adı altında mı ticaret yapıyorsun? Bu senin misin, fikrim nedir, Tuppence? Gülmek gayet güzel ama bir şeyler olabilir gibi hissediyorum içinde. Potansiyel işverenlerinizle nasıl iletişime geçmeyi düşünüyorsun? Reklam, diye yanıtladı Tuppence hızlıca. Senin bir şeyin var mı? Bir parça kağıt ve bir kalem. Erkekler genellikle öyle olur. Tıpkı saç tokası gibi ve pudra üflemeleri. Tommy oldukça kötü yeşil bir defter verdi ve Tuppence yazmaya başladı yoğun bir şekilde. Başlayalım mı, genç subay, 2 kez yaralandı savaş. Kesinlikle hayır. Ah, pekala, sevgili oğlum. Ama size temin edebilirim ki bu tür şeyler yaşlı bir sul kadın kalbine dokunabilir, seni evlat edinebilir, sonra da genç bir maceracı olmana hiç gerek kalmaz. Evlat edinilmek istemiyorum. Bir önyargın olduğunu unutmuştum. Sadece seni azarlıyordum. The gazeteler bu tür şeylerle dolup taşıyor. Şimdi dinle, bu nasıl? 2 genç maceracı kira.
İstekli herhangi bir şey yapabiliyor, her yere gidiyor. Maaş iyi olmalı. En iyisi başından beri bu çok açık. O zaman ekleyebiliriz. Makul bir teklif yok, reddedildi, daireler ve mobilyalar gibi. Bence buna karşılık aldığımız herhangi bir teklif oldukça mantıksız olur. Tommy, sen bir dahisin, bu çok daha şık. Makul olmayan teklif reddedilmez, eğer maaş iyi ise. Nasılsınız o mu? Bir daha maaştan bahsetmemeliyim. Oldukça hevesli görünüyor. Benim hissettiğim kadar hevesli görünmezdi. Ama belki haklısın. Şimdi baştan sona okuyacağım. İki genç maceracı kira. Her şeyi yapmaya, her yere gitmeye hazır. Maaş iyi olmalı. Makul olmayan teklif yok, reddetti. Okursan nasıl olur ki? Bana ya bir aldatmaca gibi gelir ya da bir taraf tarafından yazılmış gibi gelir deli. Bu sabah başlayarak okuduğum şey kadar çılgınca değil, Petunia ve Best Boy imzası var, çıktı yaprağı Tommy'ye verdi. İşte buradasın. Sanırım zamanlar. Baksa cevap ver. Yaklaşık 5 şilin olacağını tahmin ediyorum. İşte payım yarım kron. Tommy kağıdı düşünceli bir şekilde tutuyordu. Yüzü daha da kızardı. Gerçekten deneyelim mi, dedi sonunda. Başla mıyız, 2 kuruş. Sadece eğlence için mi? Tommy, sen tam bir sporcusun. Biliyordum ki öyle olacaksın. Hadi içelim, başarı. 2 fincana biraz soğuk çay döktü. Ortak girişimimize, başarılı olsun. Genç maceracılar, LTD, diye yanıtladı Tommy. Bardakları bıraktılar ve oldukça belirsizce güldüler. Tuppence yükseldi. Hosteldeki görkemli suite'ime dönmeliyim. Belki de Ritz'e yürüme zamanı gelmiştir, diye onayladı Tommy gülümseyerek. Nerede buluşalım? Peki ne zaman? Yarın saat 12. Piccadilly metro istasyonu. O uygun olur mu sen? Benim zamanım benim, diye muhteşem bir şekilde yanıtladı Bay Beresford. O zaman hoşça kal. Hoşça kal, yaşlı şey. İki genç zıt yönlere gitti. Tuppence'in yurtu hayırsever bir şekilde Güney Belgravia olarak adlandırılan bir yerde yer alıyordu. Şu nedenlerle ekonomi otobüse binmedi. St. James Park'ın yarısına gelmişti ki arkasından bir adamın sesi duyuldu, onu irkilmesine neden oldu. Affedersiniz, dedi. Ama sizinle bir konuşmak ister miyim? An gibi. Tuppence keskin bir şekilde döndü ama kelimeler dilinin ucunda asılı kaldı, adamın görünüşü ve tavrı pek de yerini tutmuyordu, söylenmedi ilk ve en doğal varsayımı. Tereddüt etti. Sanki onu okumuş gibi düşüncelerini diye düşündü, dedi adam hızlıca. Sana temin ederim ki saygısızlık etmek istemem. Tuppence ona inandı. Onu içgüdüsel olarak sevmese ve güvenmiyordu, başta sahip olduğu özel sedemden onu aklamaya eğilimliydi, ona atfediliyordu. Onu baştan aşağı süzdü. İri bir adamdı, temiz tıraşlı, ağır bir gönekle. Gözleri küçük ve kurnazdı, bakışlarını değiştirdi, doğrudan bakışları altında. Peki, nedir, diye sordu. Adam gülümsedi. Gençlerle konuşmanın bir kısmını duydum Lyons'taki beyefendi. Peki, ne olacak? Hiçbir şey, sana bir faydam olabileceğini düşünüyorum. Başka bir çıkarım Tuppence'ın zihnine zorla girdi. Beni buraya mı takip ettin? O özgürlüğü aldım. Ve bana nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyorsun? Adam cebinden bir kart çıkardı ve ona yay vererek uzattı. Tuppence onu aldı ve dikkatlice inceledi. Üzerinde şu yazıt vardı, Bay Edward Whittington. İsmin altında ise şu kelimeler vardı, Estonia Glassware Co. ve bir şehir ofisinin adresi. Bay Whittington tekrar konuştu. Yarın sabah saat 11'de beni ziyaret ederseniz, ben teklifimin detaylarını size anlatacağım. Saat 11'de mi, dedi Tuppence şüpheli. Saat 11'de. Tuppence kararını verdi. Pekala, orada olacağım. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Şapkasını gösterişli bir şekilde kaldırdı ve uzaklaştı. Bazıları için Tuppence kaldı, dakikalarca onu takip etti. Sonra omuzlarını meraklı bir şekilde harekete geçirdi, bir terrier kendini sarsıyor gibi. Maceralar başladı, diye mırıldandı kendi kendine. Ne acaba benden bunu istiyor mu? Sende bir şey var, bey. Whittington'ı hiç sevmediğim bir şey. Ama diğer yandan, ben senden hiç korkmamıştı. Ve daha önce de söylediğim gibi, ve yapacağım kesinlikle tekrar söylüyorum, küçük Tuppence kendine bakabilir, teşekkürler.
Ve kısa, keskin bir başını sallayarak hızla ilerledi. Sonuç olarak ancak daha fazla meditasyon yaptığında, doğrudan yoldan saptı ve bir postaneye girdi. Orada bir süre düşündü, bir telgraf formu elinden. 5 şilin harcanma ihtimali gereksiz yere teşvik edildi, onu harekete geçirdi ve 9 peni boşa harcamaya karar verdi. İhtiyari bir hükümetin sivri kalem ve kalın, siyah peçeli küçümsemek Tuppence, Tommy'nin kalemini çıkardı ve onu tuttu, hızlıca yazdı, reklam verme. Açıklayacağım yarın. Onu Tommy'nin kulübünde ona hitap etti, oradan da bir kulübü kısa bir ay içinde, iyi bir servet izin vermedikçe istifa etmek zorunda kalacaktı, aboneliğini yeniledi. Onu yakalayabilir, diye mırıldandı. Neyse, buna değer deniyor. Tezgahın üzerinden uzattıktan sonra hızla eve doğru yola çıktı ve bir yerde durdu, fırıncılar 3 kuruşluk yeni çörek alacak. Daha sonra, evin en üstteki küçük kabinesinde çörek yedi geleceği düşünerek. Estonya Glassware neydi ve dünyevi neydi hizmetlerine ihtiyacı olabilir miydi? Heyecan dolu keyifli bir heyecan hissi, bir Tuppence karıncalanma. Her neyse, ülke papazlığı geri çekilmişti, yine arka plan. Yarın olasılıklar içeriyordu. Tuppence'in o gece uyuması uzun zaman sürdü ve ne kadar uzun süre yaptı, Bay Whittington'ın onu bulaşıklara koyduğunu rüyasında gördü. Estonya cam yığını gibi, hastaneye açıklanamaz derecede benziyordu tabaklar. Tuppence bloka ulaştığında yaklaşık 5 dakika 11'e kalmıştı. Estonya Glassware Co.'nun ofislerinin bulunduğu binalar. Zaman, aşırı hevesli görünmeden önce varmak. Böylece Tuppence yürümeye karar verdi. Sokağın sonuna ve tekrar geri dönüyorlar. Yaptı. 11 vuruşta binanın derinliklerine daldı. Estonya Glassware Co. açılıyordu en üst katta. Bir asansör vardı ama Tuppence yürümeyi seçti. Biraz nefes nefese, zemin cam kapısının önünde durdu, üzerinde, Estonya Glassware Co. yazılı yazısı vardı. Tuppence kapıyı çaldı. İçeriden gelen bir sese karşılık olarak kolu çevirdi ve küçük, oldukça kirli bir dış ofise girdim. Orta yaşlı bir memur, pencerenin yanındaki bir masanın üstünde yüksek bir tabureden indi ve sorgulayıcı bir şekilde ona doğru geldi. "Bay Whittington ile bir randevum var," dedi Tuppence. "Lütfen bu taraftan gelir misiniz?" Bir bölme kapısına geçti, üzerinde, yazıydı, kapıyı çaldım, sonra kapıyı açtı ve kenara çekildi, geçmesine izin vermek. Bay Whittington, evraklarla kaplı büyük bir masanın arkasında oturuyordu. Tuppence önceki kararının doğrulandığını hissetti. Bay Whittington, şık refahı ve kurnaz bakışının birleşimi ise öyle değildi, çekici. Başını kaldırıp başını salladı. "Yani iyi mi geldin? Bu iyi. Otur, Wilson." Tuppence ona bakan sandalyeye oturdu. Özellikle küçük görünüyordu ve bu sabah mütevazı oldu. Orada otururken, gözleri yere bakarken, Bay Whittington evraklarını ayırdı ve hışırdattı. Sonunda onları itti ve masanın üzerine eğildi. "Şimdi, sevgili genç hanımefendi, işe geçelim." Büyük yüzü gülümsemeye dönüştü. "İş mi istiyorsun? Sana sunacak işim var. Şimdi 100 sterlin peşinat ve tüm masraflar ödenmesi için ne söylemelisin?" Bay Whittington sandalyesine yaslandı ve baş parmaklarını kol deliklerine soktu yeleğinden. Tuppence ona temkinli bir bakış attı. "Peki işin doğası nedir?" diye sordu. "Nominal, tamamen nominal. Hepsi hoş bir yolculuktu." "Nereye?" Bay Whittington tekrar gülümsedi. "Paris." "Ah," dedi Tuppence düşünceli. Kendi kendine şöyle dedi, "Of, tabii ki, babam bunu duysa kriz geçirirdi. Ama bir şekilde göremiyorum Bay Whittington, eşcinsel aldatıcı rolünde." "Evet," diye devam etti Whittington. "Daha keyifli ne olabilir ki? Saati birkaç yıl geriye götürmek gerekirse, eminim çok az yıl, ve tekrar o çekici pensionnats'te Jones dolduruyor, Paris bolca var." Tuppence onu böldü. "Bir pensionnat mı?" "Aynen öyle. Madame Colombiers Avenue'de, Nelly'de." Tuppence ismi iyi biliyordu. Daha seçici bir şey olamazdı. Vardı orada birkaç Amerikalı arkadaş. Her zamankinden daha çok şaşkındı. "Beni Madame Colombier'in yanına mı gönderiyorsun? Ne kadar süre?" "Bu duruma bağlı. Muhtemelen 3 ay. Hepsi bu mu? Başka bir şart yok mu?"
Hiçbir şekilde. Tabii ki, benim korumam karakterinde gidersin ve arkadaşlarınızla hiç iletişim kurmazsınız. Talep etmem gerekir şimdilik tam bir gizlilik. Bu arada, İngiliz misin, değil mi? Evet. Ama hafif bir Amerikan aksanıyla mı konuşuyorsun? Hastanedeki büyük arkadaşım küçük bir Amerikalı kızdı. Sanırım seçtim ondan çıktı. Yakında tekrar çıkabilirim. Aksine, Amerikalı olarak görünmen senin için daha kolay olabilir. İngiltere'deki geçmiş hayatınızla ilgili detayları sürdürmek daha zor olabilir. Evet, bence bu kesinlikle daha iyi olurdu. O zaman, bir dakika, Bay Whittington. Görünüşe göre benim onayımı alıyorsun kabul edildi. Whittington şaşırmış görünüyordu. Kesinlikle reddetmeyi düşünmüyorsun. Size temin ederim ki Madame Colombiers ise son derece üst sınıf ve ortodoks bir kurumdur. Ve terimler en liberal şekildedir. Aynen öyle, dedi Tuppence. İşte mesele bu. Terimler neredeyse fazla liberaller, Bay Whittington. Böyle bir yol göremiyorum, bu kadar paraya değer senin için. Hayır mı, dedi Whittington yumuşakça. Sana söyleyeceğim. Ay şüphesiz çok daha ucuza birini bulabilirdi. Ne yapmaya istekliyim ücret, yeterli zekaya ve zihinsel bir genç kadındır kendi rolünü iyi sürdürmek ve ayrıca yeterli takdir yetkisi olan birini de desteklemek çok fazla soru sor. Tuppence hafifçe gülümsedi. Whittington'ın gol attığını hissetti. Başka bir şey daha var. Şu ana kadar Bay Beresford. Nerede devreye giriyor? Bay Beresford. Ortağım, dedi Tuppence onurla. Bizi gördün dün birlikte. Ah, evet. Ama maalesef onun desteğine ihtiyacımız olmayacak hizmetler. O zaman ipti. Tuppence yükseldi. İkisi de ya da hiçbiri yok. Üzgünüm, ama durum böyle. Günaydın, Bay Whittington. Bir dakika, bir şeyin yönetilemez mi diye bakalım. Otur yine, bayan, sorgulayıcı bir şekilde durakladı. Tuppence'in vicdanı onu hatırlayınca kısa bir acı verdi başdiyakon. Aklına gelen ilk ismi aceleyle takıldı. Jane Finn, dedi aceleyle, sonra ağzı açık durdu bu iki basit kelimenin etkisi. Whittington'ın yüzündeki tüm neşekarlık kaybolmuştu. Mor renkteydi öfke ve alnında damarlar belirginleşiyordu. Ve tüm bunların arkasında bir pusuda duran bir şey vardı. Biraz inanmaz bir hayal kırıklığı. Öne eğildi ve vahşice tısladı. Yani bu senin küçük oyunun, değil mi? Tuppence, tamamen şaşırmış olsa da, yine de kafasını koruyordu. Henüz yapmamıştı ne demek istediğini en ufak bir şekilde kavrayıyordu, ama doğal olarak hızlı zekaya sahipti ve kendi tarafını ayakta tutmak gerektiğini düşündü. Whittington şöyle devam etti. Benimle oynuyorsun, hep bir kedi ve fare gibi mi oynuyorsun? Biliyordu hep istediğim şey için seni yapıyordum ama komedi devam ettim. Hepsi bu mu? Ha. Soğuyordu. Yüzündeki kırmızı renk azalmaya başlamıştı. O ona dikkatle baktı. Kim konuşuyor ki? Rita. Tuppence başını salladı. Bunu ne kadar sürdürebileceğinden şüpheliydi illüzyonu ama bilinmeyen bir Rita'yı içine çekmemenin önemini fark etti o. Hayır, diye tam gerçeklikle yanıtladı. Rita hiçbir şey bilmiyor benim hakkımda. Gözleri hala ona Gimlet gibi bakıyordu. Ne kadar biliyorsun, diye fırladı. Gerçekten çok az, diye yanıtladı Tuppence ve memnuniyetle fark etti Whittington'ın huzursuzluğunun hafiflemek yerine arttığını. Sahip olmak çok şeyin onun zihninde şüphe uyandırabileceğini övündü. Neyse, diye hırladı Whittington, içeri girecek kadar biliyordun buradan ve o ismi şişir. Belki kendi adım olabilir, diye belirtti Tuppence. Muhtemel, değil mi? O zaman iki kız olurdu böyle bir isim mi? Ya da belki tesadüfen karşılaşmış olabilirim, diye devam etti Tuppence, doğruluğun başarısıyla sarhoş olmuştu. Bay Whittington yumruğunu masaya kocaman bir patlama ile vurdu. Şaka yapmayı bırak. Ne kadar biliyorsun? Peki ne kadar istiyorsun? Son 5 kelime Tuppence'in ilgisini fazlasıyla çekti, özellikle bir gece önce az kahvaltı ve çörekli bir akşam yemeği. Mevcut kısmı ise maceracı bir düzenden ziyade maceraperest bir düzen vardı, ama bunu inkar etmedi olasılıklar. Oturdu ve durumu yaşayan biri gibi gülümsedi tamamen kontrol altında. Sevgili Bay Whittington, dedi, hadi kesinlikle yatalım kartlarımız masada.
Ve dua et, bu kadar kızma. Beni duydun dün ise aklımla yaşamayı teklif ettim. Bana şimdi öyle geliyor ki yaşamak için biraz zekaya sahip olduğumu kanıtladı. Belirli bir isim hakkında bilgim olduğunu kabul ediyorum, ama belki de bilgim burada sona erer. Evet, belki de öyle değil, diye hırladı Whittington. Beni yanlış değerlendirmekte ısrar ediyorsun, dedi Tuppence ve hafifçe iç çekti. Daha önce de dediğim gibi, dedi Whittington öfkeyle, bırak ve konuya gelin. Benimle masum rolünü oynayamazsın. Sen itiraf etmek istediğinden çok daha fazlasını biliyorsun. Tuppence bir an durup kendi zekasına hayran kaldı, sonra yumuşakça söyledi. Size karşı çıkmak istemem, Bay Whittington. Yani her zamanki soruya geldik, ne kadar? Tuppence bir ikilem içindeydi. Şimdiye kadar Whittington'ı tamamen kandırmıştı başarı, ama somut bir miktarı söylemek şüphelerini uyandırabilirdi. Beyninde bir fikir belirdi. Diyelim ki biraz aşağıya bir şey söyleyelim ve daha kapsamlı bir tartışma yapalım. Sonra sorun mu? Whittington ona çirkin bir bakış attı. Şantaj, ha, Tuppence tatlı bir gülümseme attı. Aman tanrım, hizmet ödemesi için önceden ödeme mi diyelim? Whittington homurdandı. Görüyorsun, diye açıkladı Tuppence hala tatlı bir şekilde, ben çok paraya çok düşkünüm. Sınırın neredeyse tamamındasın, işte öylesin, diye hırladı Whittington, isteksiz bir hayranlıkla. Beni tamamen içine aldınsa. Senin oldukça uysal, beyni olan küçük bir çocuk olduğunu sanıyordum. Amaç, hayat, diye moralli diye düşündü Tuppence, sürprizlerle dolu. Yine de, diye devam etti Whittington, birisi konuşmak. Rita olmadığını söylüyorsun, öyle miydi? Ah, içeri gel. Görevli, onun gizli vuruşunu takip ederek odaya girdi ve ona bir kağıt koydu efendinin dirseği. Telefon mesajı sizin için geldi, efendim. Whittington onu kaptı ve okudu. Kaşları çatıldı. Bu yeterli, Brown. Gidebilirsin. Görevli geri çekildi, kapıyı arkasından kapattı. Whittington 2 peni. Yarın aynı anda gel. Şu anda meşgulüm. İşte 50 devam etmek için. Hızla bazı notları düzenledi ve masanın karşısına Tuppence'a itti, sonra ayağa kalktı, onun gitmesi için sabırsızdı. Kız banknotları iş dünyası gibi saydı, onları kendine sabitledi çanta ve Rose. Günaydın, Bay Whittington, dedi kibarca. At en azından, au revoir, diyebilirim. Aynen öyle. Hoşça kal. Whittington tekrar neredeyse samimi görünüyordu, bir bu geri dönüş Tuppence'de hafif bir şüphe uyandırdı. Hoşça kal, benim zeki ve çekici genç hanım. Tuppence hafifçe merdivenlerden aşağı indi. Vahşi bir sevinç onu sardı. Komşu saatin 12 dakikaya 5 olduğunu gösteriyordu. Hadi Tommy'ye bir sürpriz yapalım, diye mırıldandı Tuppence ve selamladı bir taksi. Taksi metro istasyonunun önünde durdu. Tommy hemen girişin içindeydi. Gözleri tam anlamıyla açıldı ve yardım etmek için hızla ilerledi inmek için 2 dakika. Ona sevgiyle gülümsedi ve bir şekilde yorum yaptı biraz etkilenmiş ses. Öde, yaşlı fasulye, küçük bir şeyim yok 5 poundluk banknot. Olması gerektiği kadar zafer dolu değildi. Öncelikle, Tommy'nin ceplerinin kaynakları biraz sınırlıydı. Sonunda ücret halledildi, hanımefendi bir plebey 2 kuruş aldı ve şoför, elinde hala çeşitli madeni paralar çeşitliliği tutarken, onu ikna etti devam etti, ki beyefendinin ne olduğunu son bir boğuk istekten sonra yaptı ona verdiğini mi sanıyordu? Bence ona fazla şey verdin, Tommy, dedi Tuppence. Masumca, sanırım bir kısmını geri vermek istiyor. Muhtemelen bu yorum sürücünün uzaklaşmasına neden oldu. Peki, dedi Bay Beresford, sonunda duygularını yatıştırabilenle, ne oluyor, Dickens, taksiye binmek mi istedin? Geç kalıp seni bekletebileceğimden korktum, dedi Tuppence. Nazikçe. Korkarım, sen, geç kalabilirsin. Aman tanrım, veriyorum, yukarı, dedi Bay Beresford. Ve gerçekten, diye devam etti Tuppence, gözlerini çok açarak geniş, 5 pound'dan küçük bir şeyim yok not. O kısmını çok iyi yaptın, yaşlı fasulye, ama yine de adam bir an bile aldanmadım. Hayır, dedi Tuppence düşünceli, inanmadı o, gerçeği söylemenin ilginç yanı bu. Kimse inanmıyor o,
Bunu bu sabah öğrendim. Şimdi öğle yemeğine gidelim. Savoy nasıl olur? Tommy sırıttı. Ritz nasıl olur? İkinci kez düşününce, Piccadilly'yi tercih ederim. Daha yakın. Başka taksiye gitmemize gerek yok. Hadi gel. Bu yeni bir mizah türü mü? Yoksa beynin gerçekten dengesiz mi? Diye sordu Tommy. Son varsayımınız doğru. Paraya girdim ve şok benim için çok ağır oldu. O tür zihinsel sorun için seçkin bir doktor sınırsız horse doyuyoru önerir, Amerikalı ıstakoz, tavuk Nürnberg ve peşmelba. Hadi gidip onları alalım. Tuppence, eski kızım, gerçekten ne oldu sana? Ah, inanmaz biri. Tuppence çantasını zorla açtı. Bak burada, 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 burada. Büyük Yehosafat. Sevgili kızım, Fishers'ı havaya sallama o. Onlar Fisher değil. Fishers'tan 5 kat daha iyiler ve bu 10 kat daha iyi. Tommy homurdandı. Hazırlıksız içmiş olmalıyım. Rüya mı görüyorum Tuppence, yoksa ben mi görüyorum gerçekten de çok sayıda 5 poundluk banknotun sallandığını izleyin. Tehlikeli moda mı? Yine de, ey kral. Şimdi, gelip öğle yemeği yersin. Her yere gelirim. Ama sen ne yapıyorsun? Bir tutum banka. Her şey zamanında. Piccadilly Circus ne kadar berbat bir yer. Üzerimize gelen büyük bir otobüs var. Eğer 5 poundluk banknotları öldürdü. Izgara odası mı? Diye sordu Tommy, karşı kaldırıma vardıklarında güvende. Diğeri daha pahalı, diye itiraz etti Tuppence. Bu sadece kötü bir azgınlık. Aşağı gel. İstediğim her şeyi orada bulabileceğimden emin misin? Az önce çizdiğin o son derece sağlıksız menümü. Tabii ki yapabilirsin, ya da en azından senin için iyi olan kadar. Ve şimdi söyle, dedi Tommy, birikmiş hissini tutamayarak artık merak etmediler. Çünkü birçok horun etrafında oturuyordular Tuppence'ın rüyalarının O'ri. Bayan Cowley ona söyledi. Ve ilginç olan, diye bitirdi, gerçekten Jane Finn'in adını icat etti. Kendi hakkımı vermek istemedim çünkü zavallı baba, belki karanlık bir işe karışırsam. Belki de öyledir, dedi Tommy yavaşça. Ama sen icat etmedim. Ne? Hayır. Sana söyledim. Hatırlamıyor musun? Dün demiştim 2 kişinin Jane Finn adında bir kadından bahsettiğini duymuştum. Bu ismi aklına bu kadar kolay getirdi. Öyle yaptın. Şimdi hatırladım. Ne kadar olağanüstü, Tuppence sessizliğe büründü. Birden kendini uyandırdı. Tommy. Evet. Geçtiğin 2 adam nasıldı? Tommy hatırlamaya çalışırken kaşlarını çattı. Biri iri şişman bir adamdı. Sanırım temiz tıraşlıyım ve karanlık. İşte o, diye bağırdı Tuppence, dil bilgisi dışı bir çığlıkla. O Whittington. Diğer adam nasıldı? Hatırlamıyorum. Onu özellikle fark etmedim. Öyleydi, gerçekten dikkatimi çeken tuhaf isim. Ve insanlar tesadüflerin olmaz diyor. Tuppence peşmelbasını mutlu bir şekilde ele geçirdi. Ama Tommy ciddileşmişti. Bak Tuppence, eski kızım, bu neye varacak? Daha fazla para, diye yanıtladı arkadaşı. Biliyorum, kafanda sadece bir fikir var. Ne demek istediğim peki, bir sonraki adım ne olacak? Oyunu nasıl ayakta tutacaksın? Ah, Tuppence kaşığını bıraktı. Haklısın, Tommy, biraz rol yapıyorsun. Sonuçta, biliyorsun, onu sonsuza kadar kandıramazsın. Sen er ya da geç kesinlikle hata yapacaklar. Ve her neyse, kesinlikle emin değilim, harekete geçilemez, şantaj, biliyorsun. Saçmalık. Şantaj, sana verilmezse söyleyeceğin anlamına gelir para. Şimdi, söyleyebileceğim hiçbir şey yok, çünkü gerçekten bilmiyorum, bir şey biliyor. Dedi Tommy şüpheli. Peki, neyse, ne yapacağız? Whittington bu sabah seni kovmak için acele ediyordu ama bir dahaki sefere kendi evinden ayrılmadan önce daha fazla bir şey öğrenmek isteyecektir para. Ne kadar bildiğini ve nereden aldığını bilmek isteyecek, bilgilerinizden ve başa çıkamadığınız birçok başka şeyden ile. Ne yapacaksın? Tuppence sertçe kaşlarını çattı. Düşünmeliyiz. Biraz Türk kahvesi sipariş et, Tommy. Uyarıcı beyin. Ah, ne kadar çok yedim ki. Kendini oldukça kötü yaptın. Ben de öyle oldum. Ama ben kendimi kendi yemek seçimimin seninkinden daha akıllıca seçtiğine inanıyorum. 2 kahveler. Bu garsona. Bir Türkçe Fransızca.
Tuppence, kahvesini derin bir düşünceli tavırla yudumladı ve Tommy'yi küçümsedi, ona konuştu. Sessiz ol, düşünüyorum. Pelmanizmin gölgeleri, dedi Tommy ve tekrar sessizliğe gömüldü. Said Tuppence at last. I've got a plan. Obviously what we've got to do is to find out more about it all. Tommy applauded. Don't jeer. We can only find out through Whittington. We must discover where he lives, what he does, slow him, in fact. Now I can't do it, because he knows me, but he only saw you for a minute or two in Lyons. He's not likely to recognize you. After all, one young man is much like another. I repeated that remark utterly. I'm sure my pleasing features and distinguished appearance would single me out from any crowd. My plan is this, Tuppence went on calmly, I'll go alone tomorrow. I'll put him off again like I did today. It doesn't matter if I don't get any more money at once. £50 ought to last us a few days. Or even longer. You'll hang about outside. When I come out I shan't speak to you in case he's watching. But I'll take up my stand somewhere near, and when he comes out of the building I'll drop a handkerchief or something, and off you go. Off I go where? Follow him, of course, silly. What do you think of the idea? Sort of thing one reads about in books. I somehow feel that in real life one will feel a bit of unease standing in the street for hours with nothing to do. People will wonder what I'm up to. Not in the city. Everyone's in such a hurry. Probably numara one will even notice you at all. That's the second time you made that sort of remark. Never mind, I forgive you. Anyway, it will be rather a lark. What are you doing this afternoon? Well, sighed Tuppence meditatively. I had thought of hats. Or perhaps silk stockings. Or perhaps, hold hard, admonished Tommy. There's a limit to £50. But let's do dinner and a show tonight at all events. Öyle. Gün hoş geçti. Akşam ise daha da fazla. 5 poundluk 2 tane notlar artık geri dönülmez şekilde ölüydü. Ertesi sabah anlaşmaya göre buluştular ve şehir tarafına doğru yola çıktılar. Tommy yolun karşı tarafında kaldı, Tuppence ise bina. Tommy yavaşça sokağın sonuna doğru yürüdü, sonra tekrar geri döndü. Tıpkı binanın yanına geldi, Tuppence yolun karşısına hızla geçti. Tommy, evet, naber? Yer kapalı. Kimseye duyma sağlayamam. Garip, değil mi? Benimle gel, tekrar deneyelim. Tommy onu takip etti. 3. katından geçerken, genç bir memur geldi bir ofisten dışarı. Bir an tereddüt etti, sonra Tuppence'a seslendi. Estonia Glassware mi istiyordun? Evet, lütfen. Kapalı. Dün öğleden sonra beri. Şirket yaralanıyor yukarı, diyorlar. Tabii ki ben hiç duymadım. Ama neyse, ofis kiraya verecek. Teşekkür ederim, diye tereddüt etti Tuppence. Sanırım sen Bay Whittington'ın adresini bilmiyor musun? Korkarım ki, bilmiyorum. Oldukça ani ayrıldılar. Çok teşekkür ederim, dedi Tommy. Hadi Tuppence. Tekrar sokağa indiler ve boş boş birbirlerine baktılar. Bu parçalandı, dedi Tommy uzun zamanla. Ve hiç şüphelenmemiştim, diye bağırdı Tuppence. Moralini aç, yaşlı dostum, başka biri yok. Ama yapamaz mı? Tuppence'in küçük çenesi hızla öne çıktı meydan okurca. Bunun son olduğunu mu düşünüyorsun? Eğer öyleyse, yanılıyorsun. Bu sadece başlangıç. Neyin başlangıcı? Maceramızın. Tommy, görmüyor musun, yeterince korkuyorlarsa böyle kaçmak, bu Jane Finn'de çok şey olması gerektiğini gösteriyor iş. Peki, bunun temeline ineceğiz. Onları bulacağız. Gerçekten dedektifler olacağız. Evet, ama dedektiflik yapacak kimse kalmadı. Hayır, bu yüzden her şeyi baştan başlatmak zorundayız. Bana ödünç ver o kalem parçası. Teşekkürler. Bir dakika, sözünü kesme. İşte orada. Tuppence kalemi geri verdi ve kağıdı inceledi ve buna memnun bir gözle yazmıştı. O da ne? Reklam. Onu koymayacak mısın? Hayır, farklı bir tane.
Ona bir kağıt parçası verdi. Tommy üzerindeki sözleri yüksek sesle okudu. Jane Finn ile ilgili herhangi bir bilgi aranıyorum. A. Ertesi gün yavaş geçti. Harcamaları azaltmak gerekiyordu. Dikkatli eş sahibi olursan, 40 pound uzun süre dayanır. Neyse ki hava iyiydi ve yürümek ucuzdur diye Tuppence böyle bir karar verdi. Dış bir resim house onlara akşam boyunca eğlence sağladı. Hayal kırıklığı günü çarşamba olmuştu. Perşembe günü reklam uygun şekilde ortaya çıkmıştı. Cuma günü mektupların gelmesi beklenebilir, Tommy'nin odaları. Onurlu bir söz vermişti. Eğer böyle mektupları açmayacağına dair vardı. Ancak meslektaşının ulusal galeriye gitmesi için saat 10'da buluşalım. Tuppence buluşma noktasında ilk oldu. Kırmızı kadife üzerine yerleşti, oturdu ve Turner'lara görmeden baktı, ta ki tanıdık olanı görene kadar figür odaya girin. "İyi, peki," diye karşılık verdi Bay Beresford kışkırtıcı bir şekilde. "Ki bu senin favori fotoğraf? Kötü davranma, hiçbir cevap yok mu?" Tommy derin ve biraz abartılı bir hüzünle başını salladı. "Seni hayal kırıklığına uğratmak istemedim, yaşlı dostum," doğru söyleyerek sapmış. "Ne yazık, iyi para boşa harcandı." İç çekti. Yine de, işte orada. Reklam çıktı ve, "Sadece 2 tane var cevaplar." "Tommy, şeytan," diye neredeyse bağırdı Tuppence. "Onları ben. Nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Dilin, Tuppence, dilin. Çok titiz konularda ulusal galeride. Hükümet gösterisi, biliyorsun. Ve unutma, benim de daha önce size belirtmiştim, bir din adamı olarak kızım. Sahnede olmam gerekecekti," diye bitirdi Tuppence bir çıtırtıyla. "Söylemek istediğim bu değildi. Ama emin olduğun için umutsuzluktan sonra yaşanan sevinç tepkisini tam anlamıyla yaşadım ve bu tepkiye nazikçe ücretsiz olarak gelirseniz, postaya geçelim," denildiği gibi. Gidiyor. Tuppence, 2 değerli zarfı serbestçe ondan kaptı ve dikkatle inceledi. "Kalın kağıt, bu. Zengin görünüyor. Sonuna kadar tutacağız ve önce diğerini aç." "Doğru. 1, 2, 3, başla." Tuppence'ın küçük başparmağı zarfı yırttı ve Tuppence'in içindekiler. "Saygın Efendim. Bu sabahki gazetedeki ilan sana atıfta bulunurken, belki sana bir faydası olabilir. Belki yukarıdaki adreste beni arayıp görebilirsiniz, yarın sabah saat 11'de adres. Saygılarımla. A. Carter. 27 Carshalton Gardens," dedi Tuppence, adrese atıfta bulunarak. "Burası Gloucester Road'un yolu. Oraya varmak için bolca zamanımız olur tüp." "Aşağıdaki plan," dedi Tommy, "sefer planı." "Evet, öyle sıra bana saldırıyı üstlenme oldu. Bay Carter'ın huzuruna alındığında ve her zamanki gibi birbirimize iyi günaydın diliyorum. Sonra şöyle der, 'Lütfen oturun, Bay, iyi.' Buna hızlı ve anlamlı bir şekilde cevap veriyorum. Edward Whittington." Bunun üzerine Bay Carter'ın yüzü mor renge döner ve nefes nefese bir nefes alıyor, "Ne kadar?" "Her zamanki 50 poundluk ücreti cebine koydu, dışarıdaki yolda tekrar sana katılıyorum, bir sonraki adrese geçiyoruz ve tekrar ediyoruz performans." "Saçmalama, Tommy. Şimdi diğer mektuba gelelim. Ah, bu bir kaynaktan Ritz. 50 yerine 100 pound. Okuyorum. Saygın Efendim. Reklamınızla ilgili olarak, arayıp uğramanızı memnuniyetle kabul ederim, bir yerlerde öğle yemeği vakti civarında. Saygılarımla, Julius P. Hersheimmr. "Ha," dedi Tommy. "Boş kokusu alıyor muyum? Ya da sadece bir Amerikalı talihsiz soylu milyoner mi? Her durumda şu adreste ziyaret edeceğiz, öğle yemeği zamanı. Güzel bir zaman, çoğu zaman ücretsiz yemek sunan." 2. Tuppence onaylayarak başını salladı. "Şimdi Carter'a. Acele etmemiz gerekecek." Carshalton Terrace, Tuppence'ın söylediği şeyin tartışmasız bir mücadelesi olduğunu kanıtladı, hanımefendi görünümlü evler. 27 numaralı numarada zil çaldılar ve bu hoş bir şey hizmetçi kapıyı açtı. O kadar saygın görünüyordu ki Tuppence'in kalbi battı. Tommy'nin Bay Carter'ı istemesi üzerine, onları bıraktığı zemin kattaki çalışma. Neredeyse 1 dakika bile geçmedi, ancak kapı açılmadan önce,
ince şahin yüzü olan uzun boylu bir adam ve yorgun bir şekilde odaya girdi. Bay Y, dedi ve gülümsedi. Gülümsemesi belirgindi, çekici. İkiniz de oturun. İtaat ettiler. Kendisi de Tuppence'ın karşısına bir sandalyeye oturdu ve ona gülümsedi cesaret verici bir şekilde. Gülümsemesinin kalitesinde, kızın her zamanki hazırlığı onu terk ediyor. Konuşmayı açmaya istekli görünmediği için Tuppence yapmak zorunda kaldı başla. Bilmek istedik, yani, bize nazikçe söyleyebilir misiniz, Jane Finn hakkında bir şey biliyor musun? Jane Finn, Bay Carter düşündü. Soru şu, onun hakkında ne biliyorsun? Tuppence kendini toparladı. Bununla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Hayır mı? Ama gerçekten oldu. Yine gülümsedi, yorgun bir şekilde devam etti ve düşünceli bir şekilde devam etti. İşte bu bizi konuya getiriyor yine. Jane Finn hakkında ne biliyorsun? Hadi, diye devam etti, Tuppence sessiz kaldı. Senin gibi reklam yapmış olmalı ki, bir şey biliyor olmalısın. Eğildi, biraz öne doğru ilerledi, yorgun sesi biraz ikna edicilik taşıyordu. Diyelim ki bana söyle. Bay Carter'ın kişiliğinde çok çekici bir şey vardı. Tuppence kendini bu histen kurtulmuş gibi göründü ve şöyle dedi. Bunu yapamazdık, değil mi Tommy? Ama şaşırtıcı bir şekilde, arkadaşı ona destek olmadı. Gözleri ona sabitlenmişti Bay Carter ve konuşurken tonu alışılmadık bir saygı notu taşıyordu. Bildiklerimizin size faydası olmayacağını söyleyebilirim, efendim. Ama ne olursa olsun, buna hoş geldin. Tommy, diye haykırdı Tuppence, şaşkınlıkla. Bay Carter sandalyesinde döndü. Gözleri bir soru sordu. Tommy başını salladı. Evet efendim, sizi hemen tanıdım. Fransa'da seni gördüm, ben yanımdayken istihbarat. Odaya girer girmez ben biliyordu. Bay Carter elini kaldırdı. İsim vermeyin lütfen. Burada Bay Carter olarak biliniyorum. O benim bu arada, kuzenin evi. Bana ödünç vermeye istekli, bazen tamamen gayri resmi hatlarda çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi, birinden diğerine baktı, kim gidiyor bana hikayeyi anlatmak için? Ateş ileri, Tuppence, diye emir verdi Tommy. Senin iplik. Evet, küçük hanımefendi, söyle. Ve itaatle Tuppence bunu yaptı, tüm hikayeyi Young Adventurers, Ltd.'nin kuruluşu, aşağıya doğru ilerledi. Bay Carter sessizce dinledi ve yorgun tavrına yeniden döndü. Şimdi ve sonra elini dudaklarının üzerinden geçirdi, sanki gülümsemesini gizliyormuş gibi. Ne zaman bitirdikten sonra ciddi bir şekilde başını salladı. Çok bir şey yok. Ama ima edici. Oldukça ima edici. Affedersiniz bunu söyleyince, meraklı genç bir çiftsiniz. Bilmiyorum, sen başkalarının başarısız olduğu yerde başarılı olabilir. Şansa inanıyorum, sen biliyorsun, hep öyle oldu. Bir an duraksadı, sonra devam etti. Peki, ne dersin? Macera peşindesin. Nasıl istersin, benim için mi çalışmak istiyorsun? Hepsi oldukça gayri resmi, biliyorsun. Masraflar ödenmiş ve ılımlı. Tuppence ona baktı, dudakları aralandı, gözleri giderek büyüdü. Ne yapmamız gerekiyor, diye nefes aldı. Bay Carter gülümsedi. Şu an yaptığın işe devam et. Jane'i bul Finn. Evet, ama, Jane Finn kim? Bay Carter ciddi bir şekilde başını salladı. Evet, bunu bilmeye hakkın var, bence. Sandalyesine yaslandı, bacaklarını çaprazladı, parmak uçlarını getirdi birlikte ve alçak bir monoton tonla başladı. Gizli diplomasi, ki bu arada, neredeyse her zaman kötü bir politika. Öyle seni ilgilendirmez. Söylemek yeterli olur ki, 1915'in ilk günlerinde belirli bir belge ortaya çıktı. Bu bir sırrın taslağıydı, antlaşma, istediğin gibi adlandır. Hazır şekilde hazırlanmıştı, çeşitli temsilciler tarafından imza atılmış ve Amerika'da hazırlanmış, üstelik zamanla tarafsız bir ülke. Özel bir haberci tarafından İngiltere'ye gönderildi, bu amaçla Danvers adında genç bir adam seçildi. Umarım tüm olay o kadar gizli tutulmuştu ki hiçbir şey sızmazdı. O bir tür umut genellikle hayal kırıklığına uyandırır. Hep birisi konuşur. Danvers, Lusitania ile İngiltere'ye yelken açtı. Taşıdığı cildinin yanında taktığı yağlı deri paketinde değerli kağıtlar.
Başladı Lusitania'nın torpidolanıp batırıldığı o özel yolculuktu. Danvers kayıplar arasında yer aldı. Sonunda bedeni yıkandı, karaya çıktı ve şüphesiz tanımlandı. Ama yağlı deri paketi kayıp. Soru şu, kendisinden mi alındı yoksa kendisi mi ve killet başkasının eline mi geçiyor? Birkaç olay vardı, ikinci teorinin olasılığını güçlendirdi. Torpido isabet ettikten sonra teknelerin denize indirmesi sırasında birkaç saniyede Danvers görüldü, genç bir Amerikalı kızla konuşuyor. Kimse onun bir şey verdiğini görmedi ama belki de öyle yapmıştı. Bana oldukça olası görünüyor ki emanet etmiş bu kıza belgeler, kadın olarak daha büyük bir şansı olduğuna inanıyordu, onları güvenli bir şekilde kıyıya götürmek. Ama eğer öyleyse, kız neredeydi ve evraklarla ne yapmıştı? Tarafından Amerika'dan sonraki tavsiyelerle Danvers'ın yakın olduğu düşünülüyordu, yolda gölgelendi. Bu kız düşmanlarıyla işbirliği mi yapıyordu? Ya da öyle miydi, kendi sırasında, ya kandırılmış ya da teslim etmeye zorlanmış, izlenmiş, kandırılmış ya da teslim etmeye zorlanmıştır. Değerli paket mi? Onu bulmak için çalışmaya başladık. Beklenmedik şekilde zor oldu. O adı Jane Finn'di ve hayatta kalanlar listesinde yer aldı. Ancak kızın kendisi tamamen ortadan kaybolmuş gibiydi. Onunla ilgili soruşturmalar, öncüller bize pek yardımcı olmadı. O yetimdi ve bizim gibi olmuştu. Buraya batıdaki küçük bir okulda bir öğrenci öğretmen çağırmalıyım. Pasaportu Paris'e gönderilmişti, orada bir ekibin kadrosuna katılacaktı hastane. Hizmetlerini gönüllü olarak sunmuştu ve biraz sonra yazışmalar kabul edilmişti. Adını listede gördüğü için Lusitania'dan kurtarılan hastane personeli doğal olarak çok görev yerine gelmemesine ve ondan haber almamasına şaşırıyorum, her şekilde onu da vardı. Genç hanımefendi bulmak için her türlü çaba gösterildi, ama hepsi kibirli. Onu İrlanda genelinde takip ettik ama sonrasında hakkında hiçbir şey duyulmadı, İngiltere'ye ayak bastı. Taslak antlaşma kullanılmadı, ki bu da mümkün olabilir, çok kolay bir şekilde yapıldı ve böylece şu sonuca vardık, sonuçta Danvers onu yok etmişti. Savaş başka bir aşamaya girdi, diplomatik yön buna göre değişti ve antlaşma hiç yeniden hazırlanmadı. Varlığına dair söylentiler kesinlikle reddedildi. Jane'in kayboluşu, Finn unutuldu ve tüm olay unutuldu. Bay Carter durakladı ve Tuppence sabırsızca araya girdi. Ama neden hepsi tekrar ortaya çıktı? Savaş bitti. Bay Carter'ın tavrında hafif bir uyanıklık belirdi. Çünkü görünüşe göre evraklar aslında yok edilmemiş ve bugün yeni ve ölümcül bir anlamla dirilebilirler. Tuppence baktı. Bay Carter başını salladı. Evet, 5 yıl önce, o taslak antlaşma elimizde bir silahtı, bugün bize karşı bir silah. Bu büyük bir hataydı. Eğer şartları belirlenseydi halk, bu felaket anlamına gelirdi. Belki başka bir şeyin ortaya çıkmasına yol açabilir, savaş, bu sefer Almanya ile değil. Bu aşırı bir ihtimal ve ben de öyle, ben bunun olasılığına inanmıyorum ama o belge kesinlikle işin içine giriyor, hiçbir şekilde itibarsızlaştırmaya tahammül edemeyeceğimiz birçok devlet adamımız şu anda. İşçi Partisi için bir çığlık atması olarak karşı konulamaz olurdu ve bu dönemde bir İşçi Partisi hükümeti bence ciddi bir durum olurdu, İngiliz ticareti için engellilik, ama bu gerçek tehlikenin yanında hiçbir şey. Durakladı ve sonra sessizce söyledi. Belki Bolşevist etkilerin olduğunu duymuş veya okumuş olabilirsiniz. Mevcut İşçi Partisi huzursuzluğunun arkasında çalışmak mı? Tuppence başını salladı. Bu gerçek. Bolşevist altını bu ülkeye akıyor, bir devrim sağlamanın özel amacı. Ve bir adam var. Bir adam, gerçek adı bize bilinmiyor, kendi amaçları için karanlıkta çalışan biri. Bolşevikler İşçi Partisi huzursuzluğunun arkasında, ama bu adam arkasında Bolşevikler. O kim? Bilmiyoruz. Her zaman mütevazı bir, Bay Brown, unvanı. Ama bir şey kesin, o öyle bu çağın baş suçlusu. Harika bir organizasyonu yönetiyor. Çoğu savaş sırasında barış propagandası onun tarafından oluşturulmuş ve finanse edilmiştir. Onun casuslar her yerde. Vatandaş Alman mı, diye sordu Tommy. Aksine, onun bir İngiliz olduğuna dair her sebebim var. O Alman yanlısı, tıpkı Boer yanlısı olacağı gibi.
Ne elde etmeye çalıştığını biz de başarıyoruz bilmiyor, muhtemelen kendisi için tarihte benzersiz bir türde üstün güç. Gerçek kişiliği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Kendi kendisinin bile olduğu bildiriliyor, takipçiler bundan habersizdir. İzlerini bulduğumuz yerde, o her zaman ikincil bir rol oynadı. Başrolü başka biri üstlenir. Ama sonrasında her zaman bir hiçlik olduğunu görürüz. Bir hizmetçi ya da katip, arka planda fark edilmeden kalmış ve kaçamak Bay Brown yine bizden kaçtı. Ah, Tuppence irkildi. Merak ediyorum. Evet, Bay Whittington'ın ofisinde olduğumu hatırlıyorum. Katip, aradı, onu Brown olarak görüyordu. Düşünmüyorsun. Carter düşünceli bir şekilde başını salladı. Çok muhtemel. İlginç bir nokta ise, ismin genellikle anılmasıdır. Bir dehanın tuhaflığı. Onu hiç tarif edebilir misin? Gerçekten fark etmedim. Oldukça sıradandı, tıpkı öyle başka kimse. Bay Carter yorgun bir şekilde iç çekti. İşte Bay Brown'un değişmez tanımı bu. Bir telefon getirdim, Whittington adlı adama mesaj gönderdi, değil mi? Dışarıda bir telefona dikkat edin ofis. Tuppence düşündü. Hayır, sanmıyorum. Aynen öyle. O, mesaj, Bay Brown'un veriş şekliydi, aslında bir emir. Tabii ki tüm konuşmayı duydu. Vardı, sonrasında Whittington size parayı verdi ve gelmenizi söyledi ertesi gün. Tuppence başını salladı. Evet, kesinlikle Bay Brown'un eli. Bay Carter duraksadı. İşte, neyle karşı karşıya olduğunuzu görüyor musunuz? Muhtemelen dönemin en iyi suç beyni. Pek hoşuma gitmedi, sen biliyor. İkiniz de çok gençsiniz. Hoşlanmamalıyım sana bir şey olursa. Olmaz, diye onayladı Tuppence ona olumlu bir şekilde. Ben ona bakacağım, efendim, dedi Tommy. Ve ben de sana bakacağım, diye karşılık verdi Tuppence, erkeksi iddiaya kızıyordu. O zaman, birbirinize iyi bakın, dedi Bay Carter, gülümseyerek. Şimdi işe dönelim. Gizemli bir şey var henüz anlamadığımız bu taslak antlaşma hakkında. Olduk bununla tehdit edilmişti, açık ve tartışmasız ifadelerle. Devrimci bir şey ellerinde olduğunu ve niyetlerini ilan etmek gibi bir şey belirli bir anda üretmek için. Öte yandan, açıkça suçlu onlar. Birçok hüküm hakkında, hükümet bunu sadece blöf olarak görüyor. Bir kısmı ve doğru ya da yanlış olarak, mutlak inkar politikasına bağlı kalmışlardır. Ben o kadar emin değilim. İpuçları, düşüncesiz göndermeleri vardı tehdidin gerçek bir tehdit olduğunu göstermek için. Durum çok daha fazla onların suçlayıcı bir belgeye ulaşmıştı ama okuyamadım çünkü şifreliydi, ama taslak antlaşmanın içeride olmadığını biliyoruz. Cipher, şeyin doğasında olamazdı, yani yıkanmıyor. Ama bir şey var, tabii ki, Jane Finn olabilir bildiğimiz kadarıyla ölmüş olacağız ama sanmıyorum. Merak edici olan şu kız hakkında bilgi almaya çalıştıkları bize. Ne? Evet, bir iki küçük şey ortaya çıktı. Ve senin hikayen, küçük hanımefendi, fikrimi doğruladı. Jane Finn'i aradığımızı biliyorlar. Kendi Jane Finn'lerini üretecekler, mesela Paris'teki bir pensionatta. Tuppence nefesini tuttu ve Bay Carter gülümsedi. Kimse bilmiyor, en azından nasıl göründüğünü biliyor, bu yüzden sorun değil. Hazırdır uydurma bir hikayeyle ve asıl işi mümkün olduğunca çok bilgi toplamaktır muhtemelen bizden çıkabilir. Fikri görüyor musun? O zaman düşünüyorsun, Tuppence varsayımı kavramak için durakladı tamamen, gitmemi istedikleri kişinin Jane Finn olduğunu Paris. Bay Carter her zamankinden daha yorgun bir şekilde gülümsedi. Tesadüflere inanıyorum, biliyorsun, dedi. Dedi Tuppence, kendini toparlarak, gerçekten öyle görünüyor sanki kadermiş gibi. Carter başını salladı. Ne demek istediğini anlıyorum. Ben de batıl inançlıyım. Şans ve benzeri bir tür şey. Kader seni bu işe karıştırmak için seçmiş gibi görünüyor. Tommy bir kahkaha attı. Aman tanrım, Whittington'ın Tuppence ile birlikte harekete geçmesine şaşmıyorum, o ismi tamamen yok ettim. Kendim de almalıydım. Ama bakın efendim, biz zamanınızın çok fazla aldığını düşünüyorsunuz. Önce bize vereceğiniz herhangi bir ipucunuz var mı? Temizleniyor mu? Sanmıyorum. Klişe yöntemlerle çalışan uzmanların başarısız oldu. Sen hayal gücü ve göreve açık fikir getirecektir.
Moralinizi bozmayın eğer o da başarılı olmazsa. Birincisi, bu hızın bir ihtimali var zorlanıyor. Tuppence anlamadan kaşlarını çattı. Whittington ile o röportajı yaptığında, onların önünde zaman vardı. Büyük darbenin yeni dönemin başlarında planlandığına dair bilgim var, yıl. Ancak hükümet, bunun için yasal işlem yapmayı düşünüyor, etkili bir şekilde grev tehdidiyle. Yakında haber alırlar, eğer duyarlarsa henüz yapmadım ve bu durum bir duruma yol açabilir kafa. Umarım bende öyle olur. Planlarını olgunlaştırmak için ne kadar az zamanları varsa daha iyi. Sadece seni çok fazla vaktin olmadığını uyarıyorum ve başarısız olursan yere düşülmek zorunda olmadığını. Kolay değil yine de teklif ediyor. Hepsi bu. Tuppence yükseldi. Bence iş gibi olmalıyız. Sana tam olarak neye güvenebiliriz Bay Carter için? Bay Carter'ın dudakları hafifçe kıpırdadı, ama kısa bir şekilde yanıtladı, makul dahilde fonlar var, herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi ve resmi bir tanınma yok. Yani eğer kendinizi yakalarsanız polisle başınız belaya girerse, resmi olarak size yardımcı olamam. Kendi başınasın. Tuppence bilgece başını salladı. Bunu gayet iyi anlıyorum. Ben de ne zaman düşünmeye vaktim olduğunu bilmek istiyorum. Şimdi, yaklaşık para. Evet, Bayan Tuppence. Ne kadar olduğunu söylemek ister misin? Tam olarak değil. Şu an için kullanacak çok şeyimiz var. Ama ne zaman daha fazlasını istiyoruz? Seni bekleyecek. Evet, ama, eminim kaba olmak istemem hükümetle ilginiz varsa ama gerçekten bir tane tanıyorsunuz gerçekten de bundan bir şey elde etmek için ne kadar zor durumda. Ve eğer bir mavi form gönderip gönderin, sonra 3 ay sonra bize yeşil bir form gönderiyorlar bir tane ve benzeri, bu pek işe yaramaz, değil mi? Bay Carter açıkça güldü. Endişelenme, Bayan Tuppence. Bana kişisel bir talep göndereceksin burada ve para, banknot olarak, posta yoluyla gönderilecektir. Maaş konusunda, yılda 300 oranında diyelim mi? Ve Bay tabii ki Beresford. Tuppence ona gülümseyerek baktı. Ne kadar güzel, naziksin. Parayı gerçekten çok seviyorum. Güzel kalacağım tüm borç ve kredi giderlerimizin hesapları, sağdaki bakiye ise yan tarafta ve kırmızı çizgi yan tarafa çizilmiş, toplamlar altta aynı. Ay düşündüğümde nasıl yapacağımı gerçekten biliyorum. Eminim öyledir. Pekala, hoşça kal ve ikinize de bol şans. Onlarla el sıkıştı ve bir dakika sonra merdivenlerden inmeye başladılar 27 Carshot'ın Terrace'ın başları dönük. Tommy, hemen söyle, Bay Carter, kim? Tommy kulağına bir isim mırıldandı. Ah, dedi Tuppence, etkilenerek. Ve sana söyleyebilirim, yaşlı fasulye, o.it. Ah, dedi Tuppence tekrar. Sonra düşünceli bir şekilde ekledi. Onu seviyorum, sen de sevmiyor musun? Çok yorgun ve sıkılmış görünüyor ve ama altında çelik gibi, keskin ve parlayan bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Ah, bir şeyler atladı. Beni çimdikle, Tommy, çimdikle. Yapamam gerçek olduğuna inan. Bay Beresford buna uydu. Ah, yeter. Evet, rüya görmüyoruz. Var bir iş. Ve ne iş? Ortak girişim gerçekten başladı. Düşündüğümden daha saygın bir şey, dedi Tuppence düşünceli. Neyse ki suç arzun yok. Saat kaç? Hadi öğle yemeği yiyelim, ah. Aynı düşünce her birinin aklına geldi. Tommy ilk olarak söyledi. Julius P. Hershimer, Bay Carter'a ondan haber aldığımızı hiç söylemedik. Anlatacak pek bir şey yoktu, ta ki görene kadar onu. Hadi, taksiye binelim daha iyi olur. Şimdi kim abartılıyor? Tüm masraflar ödendi, unutmayın. Bin. Her neyse, bu yoldan daha iyi bir etki yaratacağız, dedi Tuppence, lüks bir şekilde geriye yaslanarak. Eminim şantajcılardır asla otobüslerle gelme. Artık şantajcı olmadık, diye belirtti Tommy. Emin değilim, dedi Tuppence karanlıkla. Bay Hershimer'i sorduklarında, hemen suite'ine götürüldükler. Bir sabırsız bir ses, sayfa çocuğunun sesine cevap olarak, girin, diye bağırdı kapıyı çaldı ve çocuk kenara çekilip onların içeri girmesine izin verdi. Bay Julius P. Hershimer, Tommy'den çok daha gençti Tuppence onu hayal etmişti. Kız onu 35 olarak yazdı. O, orta boylu, çenesine tam uygun yapılıydı.
Yüzü kavgacı ama hoş. Ama kimse onu Amerikalı dışında bir şeyle karıştıramazdı, çok az aksanla konuştu. Notumu aldın mı? Otur ve benim hakkımda bildiklerinin hepsini hemen anlat kuzen. Kuzenin mi? Tabii ki. Jane Finn. O senin kuzenin mi? Babam ve annesi kardeş ve kardeşti, diye açıkladı Bay Hersheimer titizlikle. Ah, diye bağırdı Tuppence. O zaman nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Bay Hersheimer yumruğunu yere indirerek masa. Kesinlikle biliyorum. Sen de öyle değil mi? Bilgi almak için ilan ettik, vermek için değil, dedi ciddi şekilde 2 dakika. Sanırım bunu biliyorum. Okuyabiliyorum. Ama belki sırtındaydı diye düşündüm, peşinde olduğun tarih ve şimdi nerede olduğunu bileceğin mi? Geçmişini duymak bize sorun olmaz, dedi Tuppence temkinli. Ama Bay Hersheimer aniden şüphelenmeye başladı. Bak buraya, diye ilan etti. Burası Sicilya değil. Hayır, fidye talep ediyor ya da reddedersem kulaklarını kırpmakla tehdit ediyor. Bunlar şunlar Britanya adaları, o yüzden bu komik işi bırak, yoksa ben de şarkı söyleyeceğim Piccadilly'de dışarıda gördüğüm güzel büyük İngiliz polis. Tommy aceleyle açıklamaya başladı. Kuzenini kaçırmadık. Aksine, biz onu bulmaya çalışıyordu. Bunu yapmak için işe alındık. Bay Hersheimer sandalyesine yaslandı. Beni bilge bir şekilde anlat, dedi kısa bir şekilde. Tommy bu talebe o kadar katıldı ki, ona temkinli bir versiyonunu verdi. Jane Finn'in kayboluşu ve onun karışık olma ihtimali, bir politik gösteride hazırlıksız bir şekilde ortaya çıktı. Tuppence'a ima etti ve kendisi, onu bulmak için görevlendirilen, özel soruşturma ajanları, olarak ve bu nedenle Bay Hersheimer'in yapabileceği herhangi bir detaydan memnun olacaklarını eklediler ver onları. O beyefendi onaylayarak başını salladı. Sanırım sorun değil. Sadece biraz aceleciydim. Ama Londra keçim. Sadece küçük New York'u biliyorum. Sorularınızı sorunuz ve cevap veririm. Şimdilik bu durum genç maceracıları felç etti, ancak Tuppence iyileşiyordu, kendisi, cesurca yarığa daldı, bir anı derledi dedektif kurgu. En son ne zaman aldatıcıyı gördün, kuzenini kastediyorum? Hiç görmedim, diye yanıtladı Bay Hersheimer. Ne, diye sordu Tommy, şaşkınlıkla. Hersheimer ona döndü. Hayır, efendim, daha önce de söylediğim gibi, babam ve annesi kardeşti ve abla, tıpkı senin de olacağın gibi, Tommy bu görüşü düzeltmedi. İlişkileri, ama her zaman anlaşamıyorlardı. Ve teyzem Amos Finn ile evlenmeye karar verdiğinde, o da fakir bir okuldu Batı'da öğretmen, babam çok sinirliydi. Yığını yaparsa söylerdi, çünkü adil bir şekilde yapılacak gibi görünüyordu, bir kuruş bile göremezdi. Sonuç olarak, teyze Jane Batı'ya gitti ve bir daha ondan haber almadık. Yaşlı adam gerçekten üst üste yığdı. Yağa girdi ve çelik ve biraz demiryolları oynadı ve size söyleyebilirim ki Vol'u o yaptı, sokak otur. Duraksadı. Sonra geçen sonbaharda öldü ve dolarları aldım. İnanabiliyor musun? Vicdanım meşgul oldu. Saklandı, beni hamile bırakıp şöyle diyor, peki ya Batı'daki Jane teyzen? Endişelendi bana biraz. Görüyorsun, Amos Finn'in asla başarılı olamayacağını anladım. O öyle biri değildi. Sonuçta, onu yakalaması için bir adam tuttum. Sonuç, o ölmüştü, Amos Finn de ölmüştü. Ama geride bir Lusitania'da torpidolanan kız, Jane, Paris'e giden yolu. Kurtarıldı ama onlar bunu başaramıyor gibiydi, buradan duydum. Sanırım hiç dolandırmadıklarını düşündüm, o yüzden ben de gelip işleri hızlandıracağımı düşündüm. Scotland Yard'ı aradım ve ilk iş amiralitede. Amirallik beni boğdu ama İskoçya Yard çok nazikti, soruşturma yapacaklarını söylediler, hatta bir adam gönderdiler, bu sabah fotoğrafını almak için geldim. Yarın Paris'e gidiyorum, sadece prefekturanın ne yaptığını görmek için. Sanırım gidip gelirsem, çalışırsam onlara, meşgul olmalılar. Bay Hersheimer'in enerjisi muazzamdı. Onun önünde eğildiler. Ama şimdi, diye bitirdi, onun peşinde değilsin, bir şey var mı? Mahkemeye saygısızlık mı yoksa İngiliz bir şey mi? Gururlu bir genç Amerikalı kız savaş zamanında kurallarını ve düzenlemelerini biraz rahatsız edici bulabilir ve ona karşı çıkın.
Eğer durum buysa ve böyle bir şey varsa bu ülkede yolsuzluk olarak onu satın alacağım. Tuppence onu rahatlattı. Bu iyi. O zaman birlikte çalışabiliriz. Biraz öğle yemeği ne dersin? Burada mı yiyelim, yoksa restorana inelim mi? Tuppence ikincisini tercih ettiğini belirtti ve Julius ona eğildi karar. İstiridyeler yeni yerini Saul Colbert'e vermişti ki bir kart getirildi Hersheimer. Müfettiş Cep, 101. 500. Scotland Yard tekrar. Bu sefer başka bir adam. Ne ilk kişiye söylemediğimi ona söyleyebileceğimi mi bekliyor? Umarım o fotoğrafı kaybetmediler. O batılı fotoğrafçılar yer yakıldı ve tüm negatifleri yok edildi, bu tek varlığını sürdürüyor. Oradaki kolej müdüründen aldım. Formüle edilmemiş bir korku tapınsı sardı. Sen, buraya gelen adamın adını bilmiyorsun sabah. Evet, biliyorum. Hayır, sevmiyorum. Yarım saniye. Kartında yazıyordu. Ah, ben biliyorum. Müfettiş Brown. Sessiz, mütevazı bir adam. Önümüzdeki yarım saatteki olaylar üzerine kar getirecek bir perde çekilebilir. Yeter ki, Müfettiş Brown, diye bir kişi yoktu Scotland Yard tarafından biliniyordu. Jane Finn'in fotoğrafı, ki bu fotoğraf polisin onu takip etmesinde en büyük değeri, kurtarılamayacak kadar kaybolmuştu. Bir kez yine, Bay Brown, zafer kazanmıştı. Bu aksiliğin hemen sonucu Julius Hersheimer ile genç maceracılar arasında bir yakınlaşma sağlandı. Tüm engeller yıkıldı bir çarpma ile Tommy ile Tuppence, genç Amerikalıyı tamamen tanıdıklarını hissettiler hayatlarını. Özel sorgulama, gibi gizli bir sessizliği bıraktılar ajanlar ve ona ortak girişimin tüm tarihini açıkladı, genç adam kendini, gıdıklanarak ölecek, dedi. Anlatımın sonunda Tuppence'a döndü. İngiliz kızların sadece küçük bir şey olduğuna dair hep bir fikrim olmuştur yosunla büyümüş. Eski usul ve tatlı, biliyorsun, ama hareket etmekten korkuyor bir ayakçı ya da bir kız teyze. Sanırım zamanın biraz gerisinde kaldım. Bu gizli ilişkilerin sonucu olarak, Tommy ve Tuppence'ın dediği gibi, derhal Ritz'te ikamet etmeleri için Jane Finn'in tek yaşayan akrabası ile temas halinde. Ve şöyle diyelim ki, diye gizlice ekledi Tommy'ye, kimse şaşıramaz masraf. Kimse gitmedi, bu da harika bir şeydi. Ve şimdi, dedi genç hanım, ertesi sabah kurulum, işe. Bay Beresford, okuduğu Daily Mail'i bıraktı ve biraz gereksiz bir coşkuyla alkışlandı. Kendisi tarafından nazikçe istedi meslektaşı kötü biri olmamalı. Lanet olsun, Tommy, bizim için bir şeyler yapmalıyız para. Tommy iç çekti. Evet, korkarım ki sevgili eski hükümet bile bizi Ritz'te sonsuza dek boş durarak destekleyecek. Bu yüzden, daha önce de söylediğim gibi, bir şeyler yapmalıyız. Peki, dedi Tommy, Daily Mail'i tekrar eline alarak, yap. Seni durdurmayacağım. Görüyorsun, diye devam etti Tuppence. Ben düşünüyorum. Onu yeni bir alkış patlaması böldü. Orada oturup komik davranman çok iyi, Tommy. O biraz beyin çalışması yapmak sana zarar vermez. Sendikam, Tuppence, benim sendikam. 11'den önce çalışmama izin vermiyor sabah. Tommy, sana bir şey atılmasını ister misin? Bu kesinlikle gereklidir gecikmeden bir kampanya planı çizmemiz gerekiyor. Doğru, hadi. Peki, yapalım. Tommy sonunda kağıdını bir kenara koydu. Bir şeyler var gerçekten büyük zihnin sadeliği, Tuppence. İleriye ateş açın. Ben dinliyor. Öncelikle, dedi Tuppence, ne var, gitmemiz gerekecek ne var ne? Kesinlikle hiçbir şey, dedi Tommy neşeyle. Yanlış. Tuppence enerjik bir parmağını salladı. 2 tane var belirgin ipuçları. Bunlar ne? İlk ipucu, chatten birini tanıyoruz. Whittington. Evet, onu her yerde tanırım. Dedi Tommy şüpheli, o kadar çok çağrı yapmam bir ipucu. Onu nerede arayacağını bilmiyorsun ve bu bir şey birebir senin ona karşı kazara koşmana karşı. Bundan pek emin değilim, diye düşünceli bir şekilde yanıtladı Tuppence. Sık sık fark ettim ki, tesadüfler bir kez yaşanmaya başladığında gitmiş olurlar en olağanüstü şekilde gerçekleşiyor. Sanırım biraz doğal henüz öğrenmediğimiz bir yasa. Yine de, dediğin gibi, ona güvenemeyiz şu. Ama Londra'da herkesin buna bağlı olduğu yerler var ya da geç ortaya çık.
Örneğin Piccadilly Circus. Fikirlerimden biri şuydu: her gün orada bir tepsi bayrakla duruşumu almaya devam ediyorum. Peki ya yemekler, diye sordu, pratik Tommy. Ne kadar adam gibi, sadece yiyeceğin ne önemi var? Hepsi gayet iyi. Az önce harika bir şey yaşadın, kahvaltı. Senin iştahından daha iyi kimse yok. Tuppence ve çay vakti bayrakları, rozeleri ve her şeyini yerdin. Ama dürüst olmak gerekirse, ben bu fikre çok fazla düşünme. Whittington Londra'da olmayabilir hepsi. Doğru. Her neyse, bence ikinci ipucu daha umut verici. Hadi dinleyelim. Pek bir şey değil. Sadece bir Hristiyan isim, Rita. Whittington o gün bahsetmişti. Üçüncü bir ilan mı öneriyorsun? Aranıyor, kadın suçlu, cevap veriyor Rita'nın adına mı? Değilim. Mantıklı bir şekilde yürütmeyi öneriyorum. O adam, Danvers, yolda gölgelenmişti, değil mi? Ve bu daha olası kadın olmuş, erkek olmuş. Ben bunu hiç görmüyorum. Kesinlikle bir kadın ve yakışıklı bir kişi olacağından eminim bir tane, diye sakin bir şekilde yanıtladı Tuppence. Bu teknik konularda kararınıza saygı gösteriyorum, diye mırıldandı Bay Beresford. Şimdi, bu kadın, kim olursa olsun, kurtuldu. Bunu nasıl anlıyorsun? Eğer öyle değilse, Jane Finn'in evraklar. Doğru. Devam et, ey Sherlock. Şimdi sadece bir şans var. Kabul ediyorum ki sadece bir şans bu kadın, Rita, olabilir. Eğer öyleyse, Lusitania'nın hayatta kalanlarını aramalıyız ve onu bulmalıyız. O zaman ilk görev hayatta kalanların listesini almak. Ben hallederim. Bilmek istediğim uzun bir liste yazdım ve Bay Carter'a gönderdi. Bu sabah cevabını aldım ve başka şeylerin yanı sıra Lusitania'dan kurtulanların resmi ifadesini ekliyor. Ne dersin zeki küçük Tuppence? Endüstri için tam puan, alçak gönüllülük için 0. Ama en önemli nokta şu: listede bir, Rita, var mı? Tam olarak bilmediğim şey bu, diye itiraf etti Tuppence. Bilmiyor musun? Yes, look here. Together they bent over the list. You see, very few Christian names are given. They are nearly all M.R.S. or Miss. Tommy nodded. That complicates matters, he murmured thoughtfully. Tuppence ve her characteristic, terrier, shake. Well, we've just got to get down to it, that's all. We'll start with the London area. Just note down the addresses of any of the females who live in London or roundabout, while I put on my hat. 5 minutes later the young couple emerged into Piccadilly, and a few seconds later a taxi was bearing them to the Laurels, Glendower Road, N7, the residence of M.R.S. Edgar Keith, whose name figured first in a list of 7 reposing in Tommy's pocketbook. The Laurels was a dilapidated house, standing back from the road with a few grimy bushes to support the fiction of a front garden. Tommy paid off the taxi, and accompanied Tuppence to the front doorbell. As she was about to ring it, he arrested her hand. What are you going to say? What am I going to say? Why, I shall say, oh dear, I don't know. It's very awkward. Öyle sanmıştım, dedi Tommy memnuniyetle. Ne kadar bir kadın. Öngörü yok. Şimdi kenara çekilin ve sadece erkeğin ne kadar kolay olduğunu görün, durumu ele almak. Zili bastı. Tuppence ise uygun bir yer. Aşırı kirli yüzü ve iki gözlü, dağınık görünümlü bir hizmetçi uymayan kapıyı açtı. Tommy bir defter ve kalem çıkarmıştı. Günaydın, dedi hızlı ve neşeyle. Buradan Hampstead Belediye Konseyi. Yeni OK'ydı. Bayan Edgar Keith yaşıyor burada, değil mi? Yaz, dedi hizmetçi. Hristiyan ismi mi, diye sordu Tommy, kalemi hazır. Hanımefendi, Eleanor Jane. Eleanor, diye yazdı Tommy. Herhangi bir oğul ya da kız var mı? 21 mi? No. Teşekkür ederim. Tommy defteri hızlı bir şaklatma ile kapattı. Günaydın. Hizmetçi ilk sözlerini gönüllü olarak söyledi. Belki gaz için geldiğin için düşündüm, dedi gizemli bir şekilde ve kapıyı kapattı. Tommy suç ortağına geri döndü. Görüyorsun Tuppence, diye gözlemledi. Çocuk oyuncağı, erkeksi zihin.
Bir kez olsun puan aldığını itiraf etmekten çekinmem güzelce. Bunu asla düşünmemeliydim. İyi hışıltı, değil mi? Ve bunu improvizasyonla tekrar edebiliriz. Öğle yemeği, genç çiftin bilinmeyen bir yerde bir biftek ve patates kızartmasına saldırdığını gördü hevesli bir konaklama yeri. Bir Gladys Mary ve bir Marjorie toplamışlardı, bir adres değişikliği karşısında şaşkınlık duymuştu ve uzun bir Hristiyan olan canlı bir Amerikalı hanımefendiden evrensel oy hakkı üzerine bir konferans adı Sadi olarak çıkmıştı. "Ah," dedi Tommy, uzun bir bira barmakla, "hissediyorum daha iyi." Sıradaki çekiliş nerede? Defter aralarındaki masada duruyordu. Tuppence aldı. "Bayan Wantmire," diye okudu, 20 South Audley Malikanesi. Hanımefendi Wheeler, 43 Clayton Road, Battersea. Şimdilik bir hanımefendi hizmetçisi hatırladığım kadarıyla, muhtemelen orada olmayacak ve zaten o da yok muhtemelen. O zaman Mayfair hanımefendisi açıkça ilk liman olarak belirtilmiştir ara. Tommy, cesaretim bozuluyor. Kendini toparla, yaşlı fasulye. Her zaman bunun dışarıdan bir şans olduğunu biliyorduk. Ve neyse, daha yeni başlıyoruz. Londra'da bir ceza olur İngiltere, İrlanda ve İskoçya turunu bizden önce gerçekleştirdi. "Doğru," dedi Tuppence, ruhu canlandı. "Ve tüm masraflar ödendi. Ama, ah, Tommy, işlerin hızlı olmasını seviyorum. Şu ana kadar, macera ardı geldi, ama bu sabah çok sıkıcı geçti sıkıcı. Bu kaba duygu arzusunu bastırmalısın, Tuppence. Unutma eğer Bay Brown olduğu bildirilen kişi ise, onun böyle bir şey olması bir mucize şimdi bizi öldürmeden önce yok. Bu iyi bir cümle, oldukça edebi bir cümle bir zevk var. Gerçekten benden daha kibirlisin, daha az bahane var. Öhüm. Ama Bay Brown'un henüz intikamını almamış olması kesinlikle tuhaf üzerimize geldi. Görüyorsun, ben de yapabilirim. Yolumuzdan zarar görmeden geçiyoruz. Belki de bizi uğraşmaya değer bulmuyor, genç adam basitçe önerdi. Tuppence bu yorumu büyük bir hoşnutsuzlukla karşıladı. "Ne kadar korkunçsun, Tommy. Sanki saymıyormuşuz. Üzgünüm, Tuppence. Demek istediğim, karanlıkta köstebek gibi çalışıyoruz. Ve bizim kötü planlarımızdan şüphesi yok." "Ha ha, diye onaylayarak tekrarladı Tuppence, ayağa kalkarken. South Audley Mansions, parkın hemen dışında etkileyici görünümlü bir apartman blokuydu Lane. 20 numara ikinci kattaydı. Tommy bu sırada pratikten doğan bir hafifliğe sahipti. Şunu seslendirdi, yaşlı kadına göre formül, hizmetçiden çok ev hizmetçisi gibi görünen, kapıyı ona açan. "Hristiyan isim mi? Margaret." Tommy bunu yazdı ama diğeri onu böldü. "Hayır, Gue. Ah, Marguerite, Fransız yolu, anlıyorum." Durdu, sonra daldı cesurca. "Onu Rita Wantmire olarak yazmıştık ama sanırım o yanlış. Çoğunlukla böyle diyor, efendim, ama Marguerite onun isim. Teşekkür ederim. Hepsi bu. Günaydın." Heyecanını zor tutamayan Tommy, merdivenlerden aceleyle indi. Tuppence dönüş köşesinde bekliyordu. "Duydun mu?" "Evet." "Ah, Tommy." Tommy onun kolunu şefkatle sıktı. "Biliyorum, eski dostum. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Düşünmek çok güzel ve sonra gerçekten gerçekleşmesi için, diye coşkuyla bağırdı Tuppence. Elini hala Tommy'nin elindeydi. Giriş salonuna ulaşmışlardı. İşte merdivenlerden gelen ayak sesleri ve sesler vardı. Birdenbire, Tommy'nin tam şaşkınlığına, Tuppence onu asansörün yanında, gölgenin en derin olduğu yerde az bir alan vardı. "Ne? Sessiz ol." İki adam merdivenlerden aşağı inip girişten bayıldı. Tuppence'ın eli Tommy'nin kolunu daha sıkı kapattı. "Çabuk, onları takip et." "Cesaretim yok. Beni tanıyabilir. Ay diğer adamın kim olduğunu bilmiyorum ama ikisinden daha büyüğü Whittington." Whittington ve arkadaşı iyi bir tempoda yürüyordu. Tommy başladı hemen peşinden koştu ve onların sokağın köşesine döndüğünü zamanında gördü. Onun güçlü adımlar kısa sürede onları aşmasını sağladı ve o zamana kadar, döndü, köşeye ulaştı, aralarındaki mesafe makul bir şekilde azaldı. Küçük Mayfair sokakları nispeten ıssızdı ve bunu akıllıca buldu onları görüşünde tutmakla yetiniyordu. Bu spor onun için yeniydi.
Teknik detaylara aşina olsam da, bir roman okuma sürecinden daha önce hiç, takip etmeye, çalışmamıştı ve hemen ona gerçek uygulamada sürecin gerçekleştiği anlaşıldı zorluklarla doluydu. Örneğin, varsayalım ki birden taksimi çağırdınız, kitaplarda ise sadece başka birine atlarsınız, söz verirdiniz bir egemen, ya da modern eşdeğeri, sürdü ve işte oradaydınız. İçinde gerçek, Tommy bunun çok olası olduğunu öngörmüştü ikinci taksi. Bu yüzden kaçmak zorundaydı. Gerçekte bir kişiye ne oldu? Londra sokaklarında durmaksızın ve ısrarla koşan genç bir adam, bir ana yol sadece bir şey için aday olduğunu düşünmek istiyor olabilir. Otobüs. Ama bu belirsiz aristokrat yollarda bir resmi polis onu durdurup durumu açıklamak için olabilir. Düşüncelerinin bu noktasında, bayrağı dik duran bir taksi köşeden döndü. İlerideki sokak. Tommy nefesini tuttu. Onu kutlar mıydı? Sorun olmadan geçmesine izin verirken rahatlama içini çekti. Güzergahları onları mümkün olan en hızlı şekilde Oxford'a getirmek için zikzak şeklinde bir sistemdi Street. Sonunda ona döndüler, doğuya doğru ilerlediler, Tommy hızını biraz artırdı. Yavaş yavaş ilerledi onlar. Kalabalık kaldırımda, onun onları çekme ihtimali çok azdı fark etti ve mümkünse onların bir iki kelimesini yakalamak için sabırsızlanıyordu sohbet. Bu konuda tamamen başarısız oldu. Alçak sesle konuştular ve gürültü trafik seslerini etkili bir şekilde boğdu. Bond Street metro istasyonundan hemen önce yolu geçtiler. Tommy, fark edilmeden, sadık bir şekilde peşlerinde ve Büyük Lyons'a girdiler. İşte birinci kata çıktılar ve penceredeki küçük bir masaya oturdular. Öğleydi geç kalmıştı ve yer seyrekleşiyordu. Tommy yanındaki masaya oturdu onlar, Whittington'ın tam arkasında otururken, tanıma ihtimaline karşı oturuyorlardı. Diğer tarafta eliyle ikinci adamı tam görebiliyordu ve onu dikkatle inceledi. Evet, güzel, zayıf ve hoş olmayan bir yüzlüydü ve Tommy onu ya Rus ya da Polonyalı. Omuzları muhtemelen 50 yaşındaydı konuşurken biraz irkildi, gözleri küçük ve kurnaz olarak kaydı durmaksızın. Zaten bolca öğle yemeği yedikten sonra, Tommy kendini bir galli tane sipariş etmesiyle yetindi rarebit ve bir fincan kahve. Whittington, bol bir öğle yemeği sipariş etti. Kendisi ve arkadaşı, sonra, garson çekilirken sandalyesini bir masaya biraz daha yaklaştı ve alçak sesle samimi konuşmaya başladı. Başka bir adam da katıldı. Dinlese de, Tommy burada sadece bir kelime yakalayabildi ve orada, ama özet, büyük bir şey olan bazı yönler veya emirler gibi görünüyordu adam, arkadaşına etkileyiciydi ve zamanla ona böyle geliyordu katılmamak için zaman. Whittington diğerine Boris diye hitap etti. Tommy, Ireland, kelimesini de birkaç kez yakaladı, propaganda, olarak biliniyordu, ama Jane Finn hakkında hiç bahsedilmedi. Aniden, bir sessizlik odasının gürültüsünde bir cümle tamamen söylendi. Whittington konuşuyor. Ah, ama Flossie'yi tanımıyorsun. O bir harika. Bir başpiskopos onun kendi annesi olduğuna söz verirdi. Sesi her seferinde doğru alıyor zaman, ve bu gerçekten temel mesele. Tommy, Boris'in cevabını duymadı, ama Whittington cevap olarak şöyle dedi şöyle bir şey geliyordu, tabii ki, sadece bir acil durum. Sonra ipliği tekrar kaybetti. Ama kısa süre sonra ifadeler tekrar belirginleşti diğer ikisi seslerini duyulmadan yükselttiği için mi, yoksa Tommy'nin kulakları daha da odaklanmıştı, ayırt edemiyordu. Ama iki kelime kesinlikle dinleyici üzerinde çok uyarıcı bir etki yarattı. Bunları söylediler Boris ve onlar, Bay Brown. Whittington ona karşı çıkıyor gibi görünüyordu ama o sadece güldü. Neden olmasın, dostum, en saygıdeğer, en yaygın isim. Yaptım o yüzden seçmedi mi? Ah, onunla tanışmak isterim, Bay Kahverengi. Whittington'ın sesinde çelik gibi bir çınlama vardı, cevap verdi. Kim bilir, belki onunla çoktan tanışmışsın. Bah, diye karşılık verdi diğeri. O çocukların konuşma, polis için bir masal. Bazen kendime ne diyeceğimi biliyor musun? Onun iç yüzük tarafından uydurulmuş bir masal, bizi korkutmak için bir korku olduğunu. O belki de öyle olabilir. Ve belki de olmayabilir. Merak ediyorum.
Yoksa gerçekten de bizimle ve aramızda olduğu doğru mu, seçilmiş birkaç kişi dışında herkesin bilmediği bir şey miydi? Eğer öyleyse, sırrını iyi saklar. Ve fikir iyi bir hikaye, evet. Asla bilemeziz. Birbirimize bakıyoruz, birimiz Bay Brown, hangisi? O emrediyor, ama aynı zamanda hizmet ediyor. Aralarında biz, aramızda. Ve kimse onun hangisi olduğunu bilmiyor. Rus oyuncu hayalindeki belirginliği bir çabayla attı. Kendi gözlerine baktı izle. Evet, dedi Whittington. En azından gidelim. Garsonu aradı ve faturasını istedi. Tommy de aynı şekilde yaptı, birkaç kişi de birkaç dakika sonra iki adamı merdivenlerden aşağı takip etti. Dışarıda Whittington bir taksi çağırdı ve şoförü Waterloo'ya gitmesi için yönlendirdi. Burada taksiler bolca vardı ve Whittington'ın taksileri gitmeden önce bir diğeri ise Tommy'nin emriyle kaldırıma yaklaşıyordu el. O diğer taksiyi takip et, dedi genç adam. Kaybetme. Yaşlı şoför ilgilenmedi. Sadece homurdandı ve elini aşağı çekti bayrak. Sürüş sorunsuz geçti. Tommy'nin taksisi durdu kalkış platformu Whittington, Sağ'ın hemen ardından gerçekleşiyordu. Tommy arkasındaydı. Bilet gişesi. Bournemouth'a birinci sınıf tek biletle gitti Tommy, yaptı aynı. Dışarı çıkarken Boris, saate bakarak şöyle dedi, sen erken geliyor. Neredeyse yarım saatin var. Boris'in sözleri Tommy'nin zihninde yeni bir düşünce akışı uyandırmıştı. Açıkça Whittington yolculuğu tek başına yapıyordu, diğeri ise içeride kaldı Londra. Bu yüzden hangi yolu takip edeceği konusunda bir seçim hakkı kaldı. Açıkçası, ikisini de takip edemezdi, Boris gibi, o saate, sonra trenlerin anons panosuna baktı. The Bournemouth treni saat 15.30'da kalktı. Artık saat 10 geçmişti. Whittington ve Boris ise kitap standının yanında yukarı aşağı yürüyordu. Onlara şüpheli baktı, sonra hemen yanındaki telefon kutusuna girdi. Vakit kaybetmeye cesaret edemedi Tapın Bull. Büyük ihtimalle hala şu bölgelerdeydi Güney Audley malikaneleri. Ama başka bir müttefik daha kalmıştı. Ritz'i arayıp Julius Hersheimer'i istedi. Bir tık ve bir vızıltı duyuldu. Ah, keşke genç Amerikalı odasında olsaydı. Bir tık daha oldu. Sonra, merhaba, telden belirgin bir aksanla geldi. Sen misin, Hersheimer? Beresford konuşuyor. Waterloo'dayım. Whittington'ı ve başka bir adamı takip ettim. Açıklamaya zaman yok. Whittington, saat 3.30'da Bournemouth'a gidiyor. Oraya ulaşabilir misin? Peki, cevap güven vericiydi. Tabii, ben koşacağım. Telefon çaldı. Tommy rahat bir nefes alarak alıcıyı geri koydu. Onun Julius'un dolandırma gücü hakkında yüksek görüşlerdi. İçgüdüsel olarak hissetti Amerikalının zamanında varacağını biliyordu. Whittington ve Boris hala bıraktığı yerdeydi. Boris arkadaşını uğurladı, her şey yolundaydı. Sonra Tommy düşünceli bir şekilde cebini parmaklarıyla okşadı. Kendisine verilen tam özgürlüklere rağmen, henüz alışkanlığı edinmemişti üzerinde önemli bir para harcamak. Alanın alınması Bournemouth'a birinci sınıf bilet alması ona sadece birkaç şilin bırakmıştı cep. Julius'un daha iyi bir şekilde geleceği umuluyordu. Bu arada, dakikalar yavaşça geçiyordu. 3.15, 3.20, 3.25, 3. 27. Diyelim ki Julius zamanında oraya varamazdı. 3. 29. Kapılar çarpıyordu. Tommy soğuk umutsuzluk dalgaları üzerinden geçti. Sonra omzuna bir el kondu. İşte buradayım, oğlum. İngiliz trafiğiniz tariften daha iyi. Beni bilge kıl hemen suçlular. O Whittington, işte, şimdi içeri giriyor, o büyük karanlık adam. Diğeri ise konuştuğu yabancı adam. Onları buldum. İkisinden hangisi benim kuşum? Tommy bu soruyu düşünmüştü. Yanında para var mı? Julius başını salladı ve Tommy'nin yüzü düştü. Sanırım yanımda $300-400 fazla yok şu anda, diye açıkladı Amerikalı. Tommy hafifçe rahatlamış bir nefes verdi. Aman tanrım, siz milyonerler. Aynı dili konuşmuyorsun. Luger'a binin. İşte biletiniz. Whittington senin adamım. Ben Whittington için, dedi Julius karanlık bir sesle. Tren sadece kendini gemiye bindirirken başlıyordu. Hoşça kal, Tommy. Tren istasyondan kaydı.
Tommy derin bir nefes aldı. Boris'in platformdan doğru geldiği adam onu. Tommy onun geçmesine izin verdi ve sonra tekrar kovalamacaya başladı. Waterloo'dan Boris, metroyla Piccadilly Circus'a kadar gitti. Sonra yürüdü Shaftesbury Avenue'da yukarı çıktık, sonunda etraftaki acımasız sokakların labirentine döndü Soho. Tommy onu dikkatli bir mesafeden takip etti. Sonunda küçük, harabe bir kareye ulaştılar. Oradaki evlerin toprak ve çürümenin ortasında uğursuz hava. Boris etrafına baktı ve Tommy, dostça bir verandanın sığınağına geri çekildi. Yer neredeyse terk edilmiş. Burası çıkmaz sokaktı ve bu yüzden o yoldan hiç trafik geçmiyordu. Diğerinin gizlice etrafa bakması Tommy'nin hayal gücünü harekete geçirdi. Kapının korumasından onu bir merdivenin merdivenlerinden yukarı çıkarken izledi, özellikle kötü görünümlü house ve rap keskin, garip bir ritimle kapı. Kapı hemen açıldı, kapı bekçisine birkaç kelime söyledi, sonra içeri geçti. Kapı tekrar kapandı. İşte bu noktada Tommy kafasını kaybetti. Yapması gerekenleri, aklı başında herhangi bir adamın yapacağı şey, olduğu yerde sabırla kalmak ve adamının tekrar çıkmasını beklemeli. Yaptığı şey tamamen yabancıydı. Ayık sağduyu ki, bu da genellikle onun başlıca özelliğiydi. Bir şey, bunu ifade ederken, sanki beyninde bir patlama yaptı. Bir an bile duraksamadan düşünmek için o da merdivenlere çıktı ve mümkün olduğunca uzağa çoğalttı garip bir kapı vuruşu. Kapı öncekiyle aynı hızda açıldı. Kötü niyetli bir adam kısa saçlı kapıda duruyordu. "İyi," diye homurdandı. İşte o anda aptallığının tam farkına varmaya başladı Tommy'ye. Ama tereddüt etmeye cesaret edemedi. İlk kelimeleri duyunca sıkıştı zihnine girdi. "Bay Brown mı?" dedi. Şaşırtıcı şekilde adam kenara çekildi. "Yukarıda," dedi, başparmağını omzunun üzerinden atarak, solunda ikinci kapı. Adamın sözlerinden şaşırmış olsa da, Tommy tereddüt etmedi. Eğer cesurluk onu bu kadar ilerle başarıyla taşıyordu, umarım taşıyacaktı onu daha da uzakta. Sessizce eve girdi ve harap arabaya bindi merdiven. Evdeki her şey kelimelerle anlatılamaz derecede kirliydi. Kirli kağıt, artık ayırt edilemez bir desen, duvardan gevşek festonlar halinde asılı duruyordu. Her Angel, gri bir örümcek ağı kütlesiydi. Tommy yavaşça ilerledi. Merdivenin kıvrımına vardığında, aşağıdaki adamın arka odaya kaybolduğunu duymuştu. Açıkça şüphe yok henüz ona bağlıydı. Eve gelip, Bay Brown, davasında gerçekten makul ve doğal bir işlem gibi görünüyordu. Merdivenlerin başında Tommy bir sonraki hamlesini düşünmek için durdu. Önünde dar bir geçit vardı, iki yanında kapılar açılıyordu. Bir taneden en yakınında solda alçak bir ses mırıltısı geldi. İşte bu oda, içeri girmeleri için yönlendirilmişti. Ama bakışını büyüleyen şey küçük bir şeydi hemen sağında, yarı yarı gizlenmiş kadife perdeyle gizlenmiş bir girinti. O sol kapının tam karşısındaydı ve açısı nedeniyle ayrıca merdivenin üst kısmına iyi bir bakış sunuyordu. Bir saklanma yeri olarak bir ya da acil durumda iki adam vardı, ideal idi, yaklaşık 2 feet derinliğinde ve 3 feet ayak genişliğinde. Tommy'yi çok çekti. Her zamanki haliyle her şeyi düşündü yavaş ve kararlı bir şekilde, Bay Brown'un anılmasının bir birey için bir talep değil, büyük olasılıkla çete. Şanslı kullanımı ona kabul kazandırmıştı. Şimdiye kadar hayır, hayır. Şüphe. Ama bir sonraki adımına hızlıca karar vermeliydi. Diyelim ki koridorun solundaki odaya cesurca girerse. Ne olur mu sadece evin kabul edilmesi gerçeği yeterli mi? Belki bir daha fazla şifre ya da en azından bir kimlik kanıtı gerekecekti. Kapıcı açıkça çetenin tüm üyelerini görsel olarak tanımıyordu, ama yukarıda farklı olabilir. Genel olarak ona şansın geldiği gibi görünüyordu şimdiye kadar ona çok iyi hizmet etti, ama ona güvenmek diye bir şey de vardı uzak. O odaya girmek büyük bir riskti. Kendi hayatını sürdürmeyi umamazdı süresiz olarak ayrılır, er ya da geç neredeyse kendini ihanet edecekti ve o zaman sadece bir cesaretle hayati bir şansı bir kenara atmış olurdu.
Aşağıdaki kapıda tekrar edilen kapı tıklaması duyuldu ve Tommy, zihnini makyajlandı, hızlıca girintiye kaydı ve dikkatlice perdeyi çekti daha da öte, böylece tamamen görüşten korundu. Vardı antik malzemede ona iyi bir manzara sağlayan birkaç kiralık ve yarıklar vardı. Etkinlikleri izlerdi ve istediği zamanda katılabiliyordu. Toplantı, davranışlarını yeni gelenin davranışına göre modelledi. Merdivenden gizli, yumuşak bir adımla çıkan adam oldukça sessizdi Tommy'nin haberi olmadan. Açıkça toplumun en derinlerinden biriydi. Düşük kaşların kaşları ve suçlu çene, tüm yüzün hayvanca tavrı genç adam için yeniydi, ancak Scotland Yard'ın sahip olduğu bir tipti bir bakışta tanındı. Adam derin nefes alarak girintiden geçti. Kapıda durdu karşı tarafta ve sinyal çalma sesini tekrarladı. İçerideki bir ses seslendi bir şey ve adam kapıyı açıp içeri girdi, Tommy'ye bir içerideki odaya kısa bir bakış atıyor. Yaklaşık 4 ya da 4 olmalı diye düşündü 5 kişi uzun bir masanın etrafında oturuyordu, bu masanın çoğu alanı kaplıyordu ama onun dikkat, kısa saçlı uzun boylu bir adam tarafından çekildi ve tutuldu. Kısa, sivri, göbeğe benzeyen sakallı, masanın başında oturan önünde kağıtlar. Yeni gelen içeri girince yukarı baktı ve doğru ama ilginç derecede hassas bir telaffuz, bu Tommy'nin dikkatini çekti dikkat edin, sordu. Numaran mı, yoldaş? 14, Governor, diye boğuk bir sesle yanıtladı diğeri. Doğru. Kapı tekrar kapandı. Eğer o bir Hun değilse, ben Hollandalıyım, dedi Tommy'ye kendisi. Ve programı sistematik olarak yönetmek, çünkü onlar her zaman yaparım. Neyse ki ben gelmedim. Yanlış numarayı verirdim, ve bunun için 2 ödül olurdu. Hayır, burası benim yerim. Merhaba, bir tıklama daha geldi. Bu ziyaretçi bir öncekinden tamamen farklı bir türde çıktı. Tommy onda İrlandalı bir Sinn Féiner olduğunu fark etti. Kesinlikle Bay Brown'un organizasyon geniş kapsamlı bir endişeydi. Sıradan suçlu, iyi yetiştirilmiş İrlandalı beyefendi, solgun Rus ve verimli bir Alman ustası törenler. Gerçekten garip ve uğursuz bir toplantı. Bu adam kimdi parmağında bu garip derecede çeşitli bilinmeyen bir zincirin halkaları mı? Bu durumda ise prosedür tamamen aynıydı. Sinyal çalınması, talep bir sayı için ve, doğru, cevabını aldı. Aşağıdaki kapıda ardışık 2 tıklama geldi. İlk adam Tommy için tamamen bilinmiyordu, çünkü onu şehir memuru olarak yazdı. Sessiz, zeki görünümlü adam, oldukça kötü giyinmiş. İkincisi ise çalışmaktaydı dersler ve yüzü genç adama hafifçe tanıdıktı. 3 dakika sonra bir başka kişi geldi, etkileyici bir görünümlü, zarif bir şekilde giyinmiş ve görünüşe göre iyi doğmuş. Yüzü, yine, yabancı değildi Watcher, ama şimdilik ona bir isim koyamadı. Gelişinden sonra uzun bir bekleyiş oldu. Aslında Tommy, şu sonucuna vardı ki, toplama artık tamamlanmıştı ve sadece dikkatlice onun yerinden sızıyordu saklandığı yerde, başka bir tıklama onu tekrar siper almak için geri koşmaya itti. Bu son gelen o kadar sessizce merdivenlerden çıktı ki neredeyse yanındaydı genç adam varlığını fark etmeden önce Tommy. Küçük, çok solgun bir adamdı, nazik, neredeyse kadınsı bir havaya sahipti. Açı elmacık kemikleri onun Slav kökenine işaret ediyordu, aksi takdirde bunun bir anlamı yoktu milliyetini belirtir. Ara mesafeden geçerken başını yavaşça çevirdi. Garip ışık gözler perdenin arasından yanıyor gibiydi. Tommy zar zor yapabiliyordu adamın orada olduğunu bilmediğine ve kendi isteğine rağmen titredi. Genç İngilizlerin çoğundan daha hayali değildi. Ama alışılmadık derecede güçlü bir güç izleniminden kurtulamıyordu adamdan yayıldı. Yaratık ona zehirli bir yılanı hatırlatıyordu. Bir an sonra izlenimi doğru çıktı. Yeni gelen kapıyı çaldı herkes gibi kapı açtı, ama onun resepsiyonu çok farklıydı. Sakallı adam ayağa kalktı, diğerleri de onu takip etti. Alman öne çıktı ve el sıkıştı. Topukları birbirine tıkladı. "Onur duyuyoruz," dedi. "Büyük onur duyuyoruz. Ben çok imkansız olacağından korkuyordu." Diğeri ise hafif bir tıslama içeren alçak bir sesle yanıtladı. "Zorluklar vardı. Korkarım bir daha mümkün olmayacak."
Ama bir tane buluşma çok önemli, politikamı tanımlamak için. Hiçbir şey yapamam Bay Brown olmadan. Burada mı? Almanın sesindeki değişim duyuluyordu ve hafifçe cevap verdi tereddüt. Bir mesaj aldık. Onun orada bulunması imkansızdır kişi. Durdu, meraklı bir şekilde ayrılmış gibi bir izlenim bıraktı. Cümle tamamlanmadı. Diğerinin yüzünde çok yavaş bir gülümseme belirdi. Etrafına bir daireye baktı huzursuz yüzlerden. Ah, anlıyorum. Yöntemlerini okudum. Karanlıkta çalışıyor ve kimseye güvenmez. Ama yine de, aramızda olması mümkün. Şimdi, tekrar etrafına baktı, o korku ifadesini tekrar grubun üzerinden geçti. Her adam da komşusuna şüpheli bakıyor gibiydi. Rus yanağına dokundu. Öyle olsun. Devam edelim. Alman kendini toparlamış gibiydi. Bulunduğu yeri işaret etti, masanın başında oturuyordu. Rus geri adım attı, ama diğeri ısrar etti. Mümkün olan tek yer, dedi, sayı için, 1. Belki 14 numara kapıyı kapatır? Bir an sonra Tommy tekrar çıplak ahşap panellerle yüzleşti ve içerideki sesler tekrar ayırt edilemez bir mırıltıya dönüşmüştü. Tommy huzursuz hale geldi. Duyduğu konuşma merakını uyandırmıştı. Ne olursa olsun, daha fazlasını duyması gerektiğini hissetti. Aşağıdan bir ses gelmedi ve kapıcının da bu kadar olası görünmüyordu, yukarı çıkacaktı. 1-2 dakika dikkatle dinledikten sonra perdenin arkasından dön. Geçit boştu. Tommy eğildi ve çekildi, ayakkabılarını perdenin arkasında bırakıp dikkatlice dışarı çıktı, çoraplı ayaklarıyla kapalı kapının yanında diz çöktü ve kulağını koydu dikkatlice çatlağa. Yoğun bir sinirine rağmen, çok az şey ayırt edebiliyordu, daha fazla, sadece arada bir ses yükselirse tesadüfi bir kelime olurdu, ki bu sadece merakını daha da artırdı. Kapı koluna temkinli bir şekilde baktı. Bunu yavaş yavaş çevirebilir miydi, odadakilerin hiçbir şey fark etmeyeceği için nazikçe ve fark edilmeden mi, öyle miydi? O büyük bir özenle yapılabileceğine karar verdim. Çok yavaş, bir küçük 1 santim adımla hareket ettirdi, aşırı özenle nefesini tuttu. Biraz daha, asla bitmiş olur muydu? Ah, at son olarak daha fazla dönmezdi. 1-2 dakika böyle kaldı, sonra derin bir nefes aldı ve bastırdı, biraz içe çekilmişti. Kapı kıpırdamadı. Tommy sinirlenmişti. Gerekirse çok fazla kuvvet verdiğinde neredeyse kesinlikle gıcırdar. Sesleri bekledi, biraz kalktı, sonra tekrar denedi. Yine de hiçbir şey olmadı. Artırdı baskı. Canavar şey yapışmış mıydı? Sonunda, çaresizce, itti tüm gücüyle. Ama kapı sağlam kaldı ve sonunda gerçek ortaya çıktı onu. İçten kilitli ya da cıvatalıydı. 1-2 saniyeliğine Tommy'nin öfkesi üstün geldi. Vay canına, dedi. Ne kadar pis bir hile. Öfkesi azaldıkça, durumu yüzleşmeye hazırlandı. Açıkça ilk yapılması gereken şey, sapı orijinal konumuna geri getirmekti. Eğer izin verirse birdenbire gittiğinde, içerideki adamlar neredeyse kesinlikle fark edeceklerdi. Yani aynı sonsuz acılarla, eski taktiklerini tersine çevirdi. Her şey yolunda gitti ve genç adam rahatlayarak ayağa kalktı. Bir şey vardı, Tommy'nin yenilgiyi kabul etmekte yavaş olmasına neden olan bulldog inazmi. Matlı o anda, çatışmayı bırakmaktan çok uzaktı. Hala duymayı düşünüyordu kilitli odada neler olup bittiğini. Bir plan başarısız olmuştu. Avlanmak zorundaydı, bir başkası için yakın. Etrafına baktı. Geçidin biraz daha ilerisinde, solda bir ikinci kapı. Sessizce ona doğru kaydı. 1-2 dakika dinledi, sonra sapı denedim. Tabak teslim oldu ve içeri kaydı. Kiracı olmayan oda, yatak odası olarak döşenmişti. Her şey gibi evde ise mobilyalar parçalanıyordu ve toprak ise, her şey, daha bol bir şey. Ama Tommy'yi ilgilendiren şey, bulmayı umduğu şeydi, iletişim 2 oda arasındaki kapı, pencerenin solunda. Dikkatlice kapatmak, kapıdan geçite geçti, diğerine adım attı ve inceledi yakından. Okey, üzerinden geçti. Çok paslıydı ve açıkça paslanmamıştı, bir süredir kullanılıyor. Nazikçe sağa sola oynatarak Tommy bunu başardı, fazla ses çıkarmadan geri çekin. Sonra eski versiyonunu tekrar etti, sapla manevralar yapıyor, bu sefer tam başarıyla.
Kapı açıldı, sadece küçük bir çatlak, ama Tommy'nin ne duyması için yeterli devam etti. Bu kapının içinde kadife bir portiyere vardı ve görmesini engelledi ama sesleri bir makul bir doğruluk miktarı. Sinn Feiner konuşuyordu. Zengin İrlanda sesi kesinlikle anlaşılıyordu. Hepsi gayet iyi. Ama daha fazla para şart. Hayır para, sonuç yok. Tommy'nin Boris'e ait olduğunu düşündüğü başka bir ses ise yanıtladı. Sonuçların olacağını garanti eder misin? Bir ay sonra, er ya da geç istediğin gibi, yapacağım İrlanda'da, İngilizleri sarsacak bir terör saltanatı garanti eder imparatorluğu temellerine kadar. Bir duraklama oldu, sonra bir numaranın yumuşak, hışıltılı aksanları geldi. İyi, parayı alacaksın. Boris, bunu sen halledeceksin. Boris bir soru sordu. İrlandalı Amerikalılar ve her zamanki gibi Bay Potter aracılığıyla, sanırım sorun olmaz, dedi yeni bir ses, transatlantik tonlama, ama belirtmek isterim, burada ve şimdi işler biraz zorlaşıyor. Sempati yok İrlandalıların kendi işlerini halletmesine izin verme eğilimi artıyordu ve artıyordu Amerika'dan müdahale olmadan. Tommy, Boris'in omuzlarını silkmiş olduğunu hissetti ve cevap verdi. Bu önemli mi, çünkü para sadece nominal olarak devletler mi? En büyük zorluk, mühimmatın inişi, dedi Sinn Feiner. Para, kolayca içeri alınıyor, bizim sayımızda buradaki meslektaşım. Tommy'nin hoşuna giden bir diğer ses, uzun boylu, etkileyici görünümlü adamın sesiydi yüzü ona tanıdık gelen biri şöyle dedi. Belfast'ın duygularını düşün, eğer seni duyabilseler. O zaman bu karar verildi, dedi sızıldayan tonlar. Şimdi, içeri İngiliz gazetesine verilen kredi meselesi, detayları ayarlamışsınız tatmin edici bir şekilde, Boris. Sanırım öyle. Bu iyi. Moskova'dan resmi bir red gelecektir gerekli. Bir duraklama oldu, sonra Alman'ın net sesi sessizliği bozdu. Bana, Bay Brown, raporların özetlerini yerleştirmem için yönlendirildim senden önceki farklı sendikalardan. Madencilerin ise bu durum en tatmin edici derecede yeterli. Demiryollarını geri tutmalıyız. A, S, I ile sorun olabilir. Uzun süre bir sessizlik vardı, sadece kağıtların hışırtısı ve bir ara sıra Alman'dan açıklama sözü. Sonra Tommy ışığı duydu parmakların vurur, masada davul vurur. Ve, randevu, dostum, dedi numara 1. 29, uncusuy. Rus, şöyle düşünüyor gibiydi. Bu oldukça yakın. Biliyorum. Ama bu mesele başlıca İşçi Partisi liderleri tarafından çözüldü ve biz çok fazla müdahale edemiyor gibi. Tamamen kendilerine ait olduğuna inanmalılar kendi programı. Rus hafifçe güldü, sanki eğleniyormuş gibi. Evet, evet, dedi. Bu doğru. Hiç habersiz olmalı onları kendi amaçlarımız için kullandığımızı düşünüyor. Onlar dürüst adamlar ve bu da bizim için değerlerini gösteriyor. Bu ilginç, ama bir devrim olmadan yapamazsınız dürüst adamlar. Halkın içgüdüsü yanılmaz bir şeydir. Durakladı ve sonra tekrar etti, sanki bu ifade onu memnun ediyormuş gibi, her devrimde dürüst adamları vardı. Sonrasında kısa süre sonra elden çıkarılırlar. Sesinde uğursuz bir ton vardı. Alman devam etti. Klimes gitmeli. Çok ileri görüşür. 14. numara bunu kontrol edecek o. Kısık bir mırıltı duyuldu. Sorun değil, Governor. Ve sonra bir an sonra ya da iki, diyelim ki yakalandım. Seni savunmak için en iyi hukuki yeteneğe sahip olacaksın, diye yanıtladı sessizce Almanca. Ama her halükarda, eldiven giyeceksin kötü şöhretli bir ev hırsızının parmak izleri. Korkacak pek bir şeyin yok. Ah, korkmuyorum, Governor. Hepsi dava için iyilik için. Sokaklar kanla dolacak, öyle diyorlar. Konuştu kasvetli zevk. Bazen rüya görüyorum. Ve elmaslar ve inciler herkes alacak şekilde olukta yuvarlanıyor. Tommy bir sandalyenin kaydığını duydu. Sonra bir numara konuştu. O zaman her şey ayarlandı. Başarı garantisi mi var? Bence, sanırım. Ama Alman her zamankinden daha az konuşuyordu özgüven. Number One'un sesi aniden tehlikeli bir nitelik taşıyordu. Ne ters gitti? Hiçbir şey, ama ne? İşçi Partisi liderleri. Onlar olmadan, dediğin gibi, hiçbir şey yapamayız. Eğer 29'unda genel grev ilan etme.
Neden olmasın ki? Dediğiniz gibi, dürüstler. Ve her şeye rağmen hükümeti onların gözünde itibarsızlaştırmak için yaptık, emin değilim, gizli bir inançları ve inançları yok. Ama, biliyorum, bunu durmaksızın kötüye kullanıyorlar. Ama genel olarak, kamuoyu hükümetin tarafına geçiyor. Buna karşı gitmeyecekler. Yine Rus'un parmakları masada davulladı. Konuya gel, dostum. Bana bir şey olduğunu anlattılar. Başarıyı garanti eden belirli bir belge vardı. Öyle. Eğer o belge liderlerin önüne sunulursa, sonuç hemen olurdu. Onu İngiltere genelinde yayımlayacaklardı ve bir an bile tereddüt etmeden devrim için ilan et. Hükümet nihayet ve tamamen kırılırdı. O zaman daha ne istiyorsun? Belgenin kendisi, dedi Alman kabulce. Ah, elinizde değil mi? Ama nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Nerede olduğunu bilen var mı? Belki bir kişi. Ve bundan bile emin değiliz. Bu kişi kim? Bir kız. Tommy nefesini tuttu. Bir kız mı? Rus'un sesi küçümseyici bir şekilde yükseldi. Ve onu konuşmaya zorlamadın mı? Rusya'da kız yapmanın yolları var, konuş. Bu dava farklı, dedi Alman somurtkanca. Nasıl, farklı? Bir an durdu, sonra devam etti, kız şimdi nerede? Kız mı? Evet. O. Ama Tommy başka bir şey duymadı. Kafasına çarpıcı bir darbe indi ve her şey yolunda kaldı. Karanlık. Tommy iki adamın peşinden koştuğunda tüm Tuppens'leri aldı, kendi kendine emir vererek ona eşlik etmekten kaçınıyordu. Ancak kendini kontrol etti, elinden geldiğince öyle, mantığının yansımasıyla teselli oldu, olaylarla haklı çıkarılıyor. İki adam şüphesiz ikinci kattan gelmişti düz ve, Rita, adının o ince ipliği genç maceracılar tekrar Jane Finn'in kaçıranlarının izinde. Soru şu ki, sırada ne yapılacaktı? Tuppence, çimenlerin altında büyümesini sevmezdi ayakları. Tommy yeterince istihdam edilmişti ve kovalamacaya katılamıyordu, kız kendini bir uç gibi hissediyordu. Adım atarak giriş salonuna doğru yürüdü. Malikaneler. Şimdi küçük bir asansör görevlisi tarafından kiralanıyordu ve pirinç parlatıyordu, aksesuarlar ve en son havayı büyük bir enerjiyle ıslık çalıyor ve makul bir doğruluk miktarı. Tuppence'ın girişine göz gezdirdi. Belli bir miktar kızda gamin unsuru vardı. Her halükarda küçük Pokemon'la her zaman iyi anlaşırdı çocuklar. Anında sempatik bir bağ oluşmuş gibi görünüyordu. Düşündü ki düşman kampındaki müttefik, tabiri caizse, küçümsenecek bir şey değildi. Peki, William, dedi neşeyle, en iyi onaylamış bir şekilde hastane sabahı tarzında, iyi bir parlaklık mı? Çocuk tepki gibi bir gülümseme attı. Albert, hanımefendi, diye düzeltti. Albert olsun, dedi Tuppence. Gizemli bir şekilde etrafına göz attı Hall. Etki, Albert'in bunu kaçırması ihtimaline karşı kasıtlı olarak geniş bir etki yaptı. O çocuğa doğru eğildi ve sesini indirdi, seninle bir konuşmak istiyorum, Albert. Albert donanım işlemlerini durdurdu ve ağzını hafifçe açtı. Bak, bunun ne olduğunu biliyor musun? Dramatik bir hareketle fırlattı, montunun sol tarafını geri aldı ve küçük bir emaye rozeti ortaya çıkardı. Öyleydi, Albert'in bundan haberdar olması son derece olası değil, hatta Tuppence'in planları için ölümcül olurdu, çünkü söz konusu rozet başdiyakon tarafından kurulan yerel bir eğitim birliğinin aracı olarak tasarlanmıştır. Savaşın ilk günleri, Tuppence'in ceketindeki varlığı şu nedenlerle bir iki gün önce çiçekleri sabitlemek için kullanmış olması. Ama Tuppence'in gözleri keskindi ve 3 kuruşluk bir dedektifin köşesini fark etmişti. Albert'in cebinden çıkan roman ve hemen büyütülmüş gözleri ona taktiklerinin iyi olduğunu ve balıkların ayağa kalkacağını söylüyordu. Amerikan dedektif gücü, diye tısladı. Albert buna kandı. Tanrım, diye coşkulu bir şekilde mırıldandı. Tuppence, tam bir şekilde kurmuş biri gibi başını salladı, anlayış. Kimin peşinde olduğumu biliyor musun, diye sordu, dostane bir şekilde. Albert, hala yuvarlak gözlü, nefes nefese bir şekilde talep etti. Dairelerden biri mi? Tuppence başını salladı ve baş parmağını merdivenlerden yukarı doğru çekti. Numara 20. Kendine Wantmire diyor. Wantmire. Ha, ha. Albert'in eli cebine gitti.
Bir dolandırıcı, diye hevesle sordu. Bir dolandırıcı, öyle söylemeliyim. Hazır Rita'ya Amerika'da diyorlar. Hazır Rita, diye tekrarladı Albert deliryalarak. Ah, değil tam da fotoğraflar gibi. Öyleydi. Tuppence, sinemanın çok sık ziyaretçisiydi. Annie her zaman kötü biri olduğunu söylerdi, diye devam etti çocuk. Annie kim, diye sordu Tuppence boş boş. Aus parlor maid. Bugün gidiyor. Birçok Annies bana şöyle dedi, sözümü unutma, Albert, ben yapmam. Acaba polis bir gün peşine düşer mi? Tıpkı şu, ama bakmak için gerçekten çok güzel, değil mi? Tam bir şeftali, diye umursamazca izin verdi Tuppence. Bulurlar yerleşiminde kesinlikle faydalı. Zümrütlerden herhangi birini takıyor mu, yol? Zümrütler mi? Bunlar yeşil taşlar, değil mi? Tuppence başını salladı. İşte bunun için peşindeyiz. Biliyor musun, yaşlı adam R.Y.S. Dale. Albert başını salladı. Peter B. R.Y.S. Dale, petrol kralı mı? Bana biraz tanıdık geliyor. Kıvılcımlar ona aitti. En iyi zümrüt koleksiyonu dünya. 1 milyon dolar değerinde. Lumme. Albert coşkulu bir şekilde geldi. Daha çok şöyle geliyor her dakika fotoğraflar. Tuppence, çabalarının başarısından memnun bir şekilde gülümsedi. Henüz tam olarak kanıtlamadık. Ama biz onun peşindeyiz. Ve, uzun uzun bir göz kırptı, sanırım bu sefer iyi bir şey yapamayacak. Albert, sevinç göstergesi bir başka boşalma sesiyle çıktı. Ama evlat, bunun tek kelimesini bile söyleme, dedi Tuppence aniden. Sanırım seni akıllıca kullanmamalıydım ama Amerika'da biliyoruz gördüğümüzde gerçekten zeki bir çocuk. Tek kelime etmeyeceğim, diye hevesle itiraz etti Albert. Yapabileceğim bir şey yok mu? Biraz gölgeleme, belki, ya da mesela mi? Tuppence düşünmeye çalıştı, sonra başını salladı. Şu anda değil ama seni aklımda tutacağım oğlum. Ne gideceğini söylediğin kızla ilgili mi? Annie, düzenli olarak geliyorlar, adlanıyorlar. Annie'nin dediği gibi, hizmetkarlar biraz günümüzde bir tane ve buna göre muamele görmeli ve onun vefatıyla birlikte. Söylentilere göre, bir tane daha bulmak kolay olmayacak. Olmaz mı, diye düşündü Tuppence. Ben merak ediyor. Beyninde bir fikir doğmaya başladı. 1-2 dakika düşündü, sonra dokundu Albert omzunda. Bak oğlum, beynim meşgul. Nasıl olurdu ki genç bir kuzeniniz olduğunu ya da bir arkadaşınızın olduğunu söyledi, mekana uygun olabilir. Beni anladın mı? Oradayım, dedi Albert anında. Bırak ben, hanımefendi, ve her şeyi 2 saniyede hallederim. Ne delikanlı, diye yorum yaptı Tuppence, onaylayan bir baş sallamayla. Sen genç kadının hemen içeri girebileceğini söyleyebilirdi. Bana haber ver ve eğer sorun değilse, yarın saat 11'de geleceğim saat. Sana nereye haber vereceğim? Ritz, diye kısa bir şekilde yanıtladı Tuppence. Adı Cowley. Albert ona kıskançlıkla baktı. Bu teknoloji işi iyi olmalı. Gerçekten öyle, diye uzattı Tuppence, özellikle yaşlı adam R.Y.S. Dale bu tasarıyı destekliyor. Ama endişelenme, oğlum. Eğer bu iyi giderse, sen de yapacaksın zemin kattan gel. Bu sözle yeni müttefikinden veda etti ve hızla uzaklaştı South Audley malikaneleri, sabahki işinden çok memnundu. Ama kaybedilecek zaman yoktu. Doğrudan Ritz'e geri döndü ve Bay Carter'a birkaç kısa söz yazdı. Bunu bitirmiş, Tommy ise yok henüz dönmemişti, ki bu onu şaşırtmadı, bir yola başladı. Alışveriş gezisi, çay ve çeşitli kremalı kekler arasında bir ara vererek, onu saat 6'dan çok sonra meşgul etti ve otele döndü yorgun ama alışverişlerinden memnundu. Ucuz bir giyim dükkanıyla başlayalım ve bir ikinci el işletmeden geçerek, ünlü bir kuaförde bir gün. Şimdi, yatak odasının tenha halinde, son alışverişini açtı. 5 dakika sonra memnun bir şekilde gülümsedi camdaki yansıması. Bir oyuncunun kalemi ile kaşlarının çizgisini değiştirdi ve bu, yeni kaşlarla birlikte alındı üzerinde açık renkli saç gibi zengin bir büyüme vardı. Görünüşü öyle değişti ki Whittington ile yüz yüze gelse bile onun bunu yapmayacağına emin. Onu tanı. Ayakkabılarında asansör, şapka ve önlük takardı daha da değerli bir kılık değiştirme olurdu.
Hastane deneyiminden sadece biliyordu üniformasız bir hemşire genellikle onun tarafından tanınmaması için çok iyi hastalar. Evet, dedi Tuppence, keskin yansımaya başını sallayarak Glass, olur. Sonra normal görünümüne geri döndü. Akşam yemeği yalnız bir öğündü. Tuppence, Tommy'nin gözlerine oldukça şaşırdı geri dönmeme. Julius da yoktu, ama kızın aklına göre bu öyleydi daha kolay açıklanabilir. Koşturma, faaliyetleri sınırlı değildi, Londra'ya gönderildi ve ani görünüşleri ve kayboluşları tamamen kabul edildi, genç maceracılar da günün bir parçası olarak yer aldı. Oldukça fazla Julius P. Hersheimer'in Konstantinopolis'e bıraktığı kartlar, kuzeninin ipucu olarak görmek isterse anında orada kayboluş bulunacaktı. Enerjik genç adam bunu başarmıştı, birkaç Scotland Yard askerinin hayatını dahamsız hale getirdi ve Admiralty'deki telefon kızları tanıdık olanı tanımayı ve ondan korkmayı öğrenmişti. Alo. Paris'te 3 saat geçirerek prefektura ile çalışmıştı ve oradan bu fikirle dönerdi, muhtemelen yorgun bir adamdan ilham almıştı Fransız yetkili, gizemin gerçek ipucunun İrlanda'da bulunacağını belirtti. Sanırım şimdi oraya koştu, diye düşündü Tuppence. Her şey gayet iyi, ama bu benim için çok sıkıcı. İşte patlıyorum haberlerle birlikte ve kesinlikle söyleyecek kimse yok. Tommy belki de kablolamış, ya da bir şey. Acaba nerede acaba? Her neyse, kaybetmiş olamazdı, Trail, deniyor. Bu bana hatırlattı ve Bayan Cowley meditasyonlarını bıraktı ve küçük bir çocuğu çağırdı. 10 dakika sonra kadın yatağında rahatça uzanmış, sigara içiyordu. Sigaralar ve Garnaby Williams, çocuk kitabını derinlemesine inceledim dedektif, ki bu kitap, diğer 3 kuruşluk kasvetli kurgu eserleriyle birlikte satın almak için gönderildi. Hissetti ve haklı olarak, bu gerginlikten önce Albert ile daha fazla ilişkiye girişmek ise güçlendirmek de iyi olurdu, kendisi de iyi bir yerel renk kaynağına sahipti. Sabah Bay Carter'dan bir not geldi. Saygın Bayan Tuppence. Harika bir başlangıç yaptın ve seni tebrik ediyorum. Ama hissediyorum ki, bir kez daha risklerinizi size göstermek istiyorum, özellikle belirttiğiniz yolu takip ederseniz. O insanlar kesinlikle çaresiz ve ne merhamet ne de acıma konusunda yetersizdi. Muhtemelen sen de tehlikeyi hafife alıp seni tekrar uyarmak istiyorum. Sana söz verebilirim, hiçbir koruma yok. Bize değerli bilgiler verdiniz ve isterseniz şimdi çekil, kimse seni suçlayamaz. Her neyse, konuyu iyi düşünün karar vermeden önce. Eğer uyarılarıma rağmen, devam etmeye karar verirsen her şeyin düzenlendiğini göreceksin. 2 yıldır bayanla yaşadın Duffer'in, papaz binası, Yaneli ve Bayan Wantmire ona başvuru yapabilir. Referans. 1-2 kelime tavsiye alabilir miyim? Gerçeğe en yakın kalın, mümkün olduğunca, kayma, tehlikesini en aza indirir. Öneririm kendinizi olduğunuz gibi temsil etmeniz gerektiğini, eski bir 500. olarak temsil etmeniz gerektiğini, ev hizmetini meslek olarak seçti. Şu anda böyle birçok şey var zaman. Bu, ses veya tavrın herhangi bir uyumsuzluğunu açıklar, aksi takdirde şüphe uyandırabilir. Hangi yolu seçerseniz seçin, bol şans. Gerçek dostun. Bay Carter. Tuppence'ın morali çalışan bir şekilde yükseldi. Bay Carter'ın uyarıları geçti dikkate alınmadan. Genç hanım, kendine çok güveniyordu ve umursamıyordu onlara. Biraz isteksizce çizdiği ilginç kısmı bıraktı kendisi için. Kendi güçlerinden şüphesi yoktu, bir rolü sürdürebilecek süresizce, Bay Carter'ın argümanları. Tommy'den hala bir haber ya da mesaj gelmemişti. Ama sabah postası bir mesaj getirdi, biraz kirli kartpostal, üzerinde, sorun değil. Üzerine, saat 10.30'da Tuppence, hafifçe yıpranmış bir teneke sandığı gururla inceledi, yeni eşyalarını içeriyordu. Sanatsal bir şekilde kademeliydi. Bir hafifçe utandı, zili çaldı ve taksiye konmasını emretti. O Paddington'a gitti ve kutuyu pelerin odasında bıraktı. Daha sonra tamir edildi, hanımlar bekleme odasının sıkı yerlerine bir el çantası. 10 dakika daha sonra bir dönüşümlü Tuppence istasyondan çekingen bir şekilde çıktı ve otobüs. Saat 11 oldu ki Tuppence tekrar South salonuna girdi, Audley malikaneleri.
Albert gözetliyordu, görevlerini yerine getiriyordu, biraz dağınık bir tarz. Tuppens'ı hemen tanımadı. O yaptı, hayranlığı sınırsızdı. Keşke seni tanıysaydım. O donanım en üst delik. Beğendiğine sevindim, Albert, diye mütevazı bir şekilde yanıtladı Tuppence. Tarafından, yani kuzenin miyim, değil miyim? Sesinin diye bağırdı sevinçli çocuk. Şöyle İngilizce olarak her şey gibi. Hayır, bir arkadaşım genç bir kızı tanıyordu olarak söyledim. Annie en çok memnun değildi. Bugüne kadar durdu, yerine getirmek için, dedi, ama aslında seni karşı koymak için. Yer. İyi kız, dedi Tuppence. Albert ironiden şüphelenmiyordu. Kendine bir tarzı ve gümüşünü bir zevk olarak tutuyor, ama, aman söyle, öfkeli değil mi? Şimdi yukarı çıkıyor musunuz, hanımefendi? İçeri adım kaldır. Numara 20 dedin, ve göz kırptı. Tuppence sert bir bakışla onu susturdu ve içeri girdi. Numara 20'nin zilini çalarken, Albert'in gözlerinin yavaşça farkına vardı, zeminin seviyesinin altına iniyordu. Akıllı bir genç kadın kapıyı açtı. Buraya geldim, dedi Tuppence. Burası berbat bir yer, dedi genç kadın sessizce tereddüt. Sıradan bir kedi, hep müdahale ediyor. Beni suçladı, mektuplarına müdahale ediyordu. Zaten kapak yarı açık kalmıştı. Var, çöp kutusuna hiç girmez, her şeyi yakıyor. O yanlış bir adam, işte bu. Güzel kıyafetler ama yok sınıf. Cook onun hakkında bir şeyler biliyor, ama o bilmiyor anlatmak, ondan ölümüne korkuyor. Ve şüpheli. Seni hemen fark etti, bir adamla konuşursanız bile bir dakika. Sana söyleyebilirim. Ama Annie daha fazlasını söyleyebiliyordu ki, Tuppence asla öğrenmeye mahkum değildi. Çünkü o anda, kendine özgü çelik gibi bir sesle net bir ses seslendi. Annie, zeki genç kadın, sanki vurulmuş gibi zıpladı. Evet, hanımefendi. Kiminle konuşuyorsun? Durumla ilgili genç bir kadın, hanımefendi. O zaman onu içeri al, hemen. Evet, hanımefendi. Tuppence, uzun geçidin sağındaki bir odaya götürüldü. Bir kadın şöminenin yanında duruyor. Artık ilk gençliğinde değildi ve güzellik kesinlikle sertleşmiş ve kaba bir şekilde sahipti. Gençliğinde olmalı, göz kamaştırıyordu. Soluk altın saçları, sanata biraz destek verdiği için kıvrılmıştı boynunun alçaklarında, keskin elektrik mavisi gözleri sanki bir baktığı kişinin ruhuna inme yeteneği. O muhteşem bir figür, harika bir indigo charmeuse elbiseyle zenginleştirildi. Ve yine de, sallanan zarafetine ve neredeyse eterik yüzüne rağmen, hissettin içgüdüsel olarak sert ve tehditkar bir şeyin, bir tür metalik varlığın varlığı sesinin tonlarında ve o güçte ifade bulan bir güç gözlerinin gimlet gibi bir kalitesi. İlk kez Tuppence korktu. Whittington'dan korkmamıştı, ama bu kadın farklıydı. Büyülenmiş gibi, uzun ve acımasız çizgiyi izledi. Kırmızı kıvrımlı ağız ve yine panik hissi geçti her zamanki özgüveni onu terk etti. Belirsizce bu aldatıcı hissetti bu kadın, Whittington'ı kandırmaktan çok farklı olurdu. Bay Carter'ın uyarı aklına tekrar geldi. Burada gerçekten de merhamet bekleyebilirdi. Panik içgüdüsüyle mücadele ediyordu. Bu içgüdü onu geri dönüp kaçmaya itti, daha fazla gecikmeden, Tuppence kadının bakışlarını kararlı bir şekilde geri verdi ve saygıyla. İlk inceleme tatmin edici olmuş gibi, Bayan Wantmire işaret etti bir sandalyeye. Oturabilirsin. Nasıl duydun bir ev hizmetçisi istediğimi? Buradaki asansör çocuğunu tanıyan bir arkadaşım aracılığıyla. Mekanın belki de olabileceğini düşündü, bana yakışıyor. Yine o bazilisk bakışı onu delip geçti. Eğitimli bir kız gibi mi konuşuyorsun? Oldukça hafif bir şekilde, Tuppence hayali kariyerini önerilen çizgilerle anlattı Bay Carter tarafından. Bunu yaparken, Bayan Vandemier'in tavrı gevşedi. Anladım, dedi uzun uzun. Yazabileceğim biri var mı? Referans için mi? En son Miss Dufferin ile yaşadım, Yaneli'deki papazlıkta. Ben 2 yılı. Sonra Londra'ya gelerek daha fazla para kazanacağını düşündün, ben diyelim. Benim için önemli değil. Sana vereceğim 50 sterlin, 60 sterlin, ne istersen. Hemen içeri girebilir misin? Evet, hanımefendi. İsterseniz bugün. Kutum Paddington'da. O zaman git ve taksiyle getir. Kolay bir yer.
Ben dışarıdayım, güzel bir anlaşma. Bu arada, adın ne? Prudence Cooper, hanımefendi. Pekala, Prudence. Git ve kutunu getir. Ben dışarı çıkacağım, öğle yemeği. Aşçı sana her şeyin nerede olduğunu gösterecek. Teşekkür ederim, hanımefendi. Tuppence geri çekildi. Zeki eni gözde değildi. Aşağıdaki salonda muhteşem salon porterı Albert'i arka plana atmıştı. Tuppence yaptı, ona bile bakmadı, utangaçça bayıldı. Macera başlamıştı ama daha önceki kadar mutlu hissetmemişti sabah. Aklından geçti, eğer bilinmeyen Jane Finn Bayan Vandemier'in elleriyle, muhtemelen onunla sertleşmiş olabilir. Cuma ve cumartesi sorunsuz geçti. Tuppence kısa bir cevap almıştı Bay Carter'ın temizine karşılık. Kitapta, genç maceracıların işi kendi riskleriyle üstlenmişti ve tamamen uyarılmıştı. Tehlikeler. Tommy'ye bir şey olduysa derinden pişmandı, ama yapabilirdi, hiçbir şey yapma. Bu soğuk bir rahatlıktı. Bir şekilde, Tommy olmadan, tüm lezzet kayboldu macera ve ilk kez Tuppence başarıdan şüphe duydu. Zamanla beraberlerdi, bir dakika bile sorgulamamıştı. Gerçi öncülük etmeye alışkındı ve hızlı zekalılığıyla gurur duymaya alışkındı, aslında o zamanlar düşündüğünden daha fazla Tommy'ye güvenmişti. İşte onda son derece ayık ve berrak bir şey vardı. Sağduyusu ve görüş sağlamlığı o kadar değişmezdi ki, onsuz Tuppence çok şey hissediyordu, dümensiz bir gemi gibi. Şüphesiz çok fazla olan Julius'un da bu durumu ilginçti, Tommy'den daha zekiydi, ona aynı destek hissini vermiyordu. Vardı, Tommy'yi kötümserlikle suçladı ve kesin ki Tommy her zaman dezavantajları ve zorlukları kendisi de iyimserce karşılıyordu, göz ardı ediyordu ama yine de onun sağına çok güvenmişti yargı. Yavaş olabilir ama çok emindi. Kıza, ilk kez karanlık olduğunu fark etti, bu kadar hafifçe üstlendikleri görevin karakterini. Her şey başlamıştı, bir sayfa romantizm gibi. Şimdi, cazibesinden arınmış, sanki karanlık gerçeklik. Tommy, önemli olan tek şey buydu. Günün birçok kez Tuppence kararlılıkla gözyaşlarını kırptı. Küçük aptal, kendini apostrofit yapardı, hıçkırma. Of, tabii ki onu seviyorsun. Onu hayatın boyunca tanıyorsun. Ama duygusal olmana gerek yok. Bu arada, Boris'ten başka hiçbir şey görünmedi. Daireye gelmedi ve Julius ile araba boşuna bekledi. Tuppence kendini yenisine teslim etti, meditasyonlar. Julius'un itirazlarının doğruluğunu kabul etse de, yine de Sir James Peele'e başvurma fikrinden tamamen vazgeçmedi Egerton. Gerçekten de, redde adresini aramıştı kitap. O gün onu uyarmak mı istemişti? Eğer öyleyse, neden? Kesinlikle öyleydi, açıklama talep etmeye en az hakkı vardı. Ona çok nazikçe bakmıştı. Belki onlara Bayan Wantmire hakkında bir şey söyleyebilir, belki Tommy'nin nerede olduğuna dair bir ipucu veriyor. Her neyse, Tuppence, her zamanki omuz sallamasıyla buna değer diye karar verdi, deniyordu ve deneyecekti. Pazar günü onun öğleden sonra dışarısıydı. Onunla tanışacaktı Julius, onu kendi bakış açısına ikna ederseniz, aslanı sakal olarak göstereceklerdi den. Gün geldiğinde Julius'un oldukça ikna edilmesine ihtiyacı vardı, ancak Tuppence kararlı durdu. Zarar vermez, dedi, her zaman öyle, geri dön. Sonunda Julius pes etti ve arabayla Carlton'a doğru yola çıktılar, ev terası. Kapı, kusursuz bir uşak tarafından açıldı. Tuppence biraz hissetti, gergin. Sonuçta, belki de bu onun büyük bir cesaretiydi. Vardı, Sir James'in, evde olup olmadığını, sormamaya karar verdi, daha fazla bir evlat edinmeye karar verdi, kişisel tutum. Sir James'e birkaç dakika görüşebilir miyim diye sorar mısın? Onun için önemli bir mesaj. Uşak geri çekildi, 1-2 dakika sonra geri döndü. Sir James sizi görecek. Bu tarafa gelir misin? Onları evin arkasındaki, kütüphane gibi döşemiş bir odaya götürdü. Kitap koleksiyonu muhteşemdi ve Tuppence her şeyin bir duvar suç ve kriminoloji üzerine çalışmalara ayrılmıştı. Birkaç tane vardı, deri dolgulu deri koltuklar ve eski usul açık bir şömine. Pencerede evin sahibinin oturduğu kağıtlarla dolu büyük bir rulo üstü masa oturuyor. İçeri girerken ayağa kalktı. Bana bir mesajın mı var? Ah, Tuppence'ı bir sesle tanıdı. Gülümse, sen misin?
Bayandan bir mesaj getirdim. Wantmire, sanırım. Tam olarak değil, dedi Tuppence. Aslında, korkarım ki bunu sadece içeri gireceğimden emin olmak için söyledim. Bu arada, bu Bay Hersheimer, Sir James Peel Egerton. Tanıştığımıza memnun oldum, dedi Amerikalı, elini uzatarak. İkiniz de oturmaz mısınız, diye sordu Sir James. İleri çekildi 2 sandalye. Sir James, dedi Tuppence, cesurca dalarak, tahminimce siz buraya böyle gelmemi çok kötü bir şey olarak görecekler. Çünkü, tabii ki, seninle hiçbir ilgisi yok ve sonra sen çok önemli bir kişiyiz ve tabii ki Tommy ile ben çok önemsiziz. Nefes almak için durdu. Tommy, diye sordu Sir James, Amerikalıya bakarak. Hayır, o Julius, diye açıkladı Tuppence. Ben oldukça gergin ve bu da beni kötü anlatıyor. Gerçekten bilmek istediğim şey şu, geçen gün bana söyledikleriyle ne demek istemiştin? Beni uyarmak mı istemiştin Bayan Vandemier'e karşı mı? Yaptın, değil mi? Sevgili genç hanımefendi, hatırladığım kadarıyla sadece orada bahsetmiştim, başka yerlerde de aynı derecede iyi durumlar elde edilebiliyordu. Evet, biliyorum. Ama bu bir ipucuydu, değil mi? Belki de öyleydi, diye itiraf etti Sir James ciddi bir şekilde. Daha fazlasını bilmek istiyorum. Neden bana bir şey verdiğini bilmek istiyorum. İpucu. Sir James onun samimiyetine gülümsedi. Diyelim ki hanımefendi bana karşı iftira davasında bulunuyor karakter. Tabii ki, dedi Tuppence. Avukatların hep öyle olduğunu biliyorum, korkunç derecede dikkatli. Ama, önyargısız, diyemeyiz, önce ne söylemek istersek, sonra da tam olarak ne söylemek istersek. Peki, dedi Sir James, hala gülümseyerek, önyargı olmadan, o zaman, genç bir kız kardeşim geçimini sağlamak zorunda kalsaydı, bunu istemezdim, onu Bayan Vandemier'in hizmetinde gör. Sadece bunu benim sorumluluğum olduğunu hissettim, sana bir ipucu vereceğim. Burası genç ve deneyimsiz bir kız için uygun değil. Hepsi bu, sana söyleyebilirim. Anladım, dedi Tuppence düşünceli. Çok teşekkür ederim. Ama aslında deneyimsiz değilim, biliyorsun. Bunu gayet iyi biliyordum, oraya gittiğimde kötü bir gruptu, aslında bu yüzden gittim, biraz şaşkınlık görünce sözünü kesti avukatın yüzüne ve devam etti. Sanırım belki sana tüm hikayeyi anlatayım, Sir James. Bir tür hissim var, gerçeği söylemeseydim hemen anlardın, belki de söylersin ve başından beri her şeyi biliyorum. Ne düşünüyorsun, Julius? Sen kararlısan, hemen devam ederdim gerçekler, diye yanıtladı şimdiye kadar sessizce oturan Amerikalı. Evet, bana her şeyi anlat, dedi Sir James. Bilmek istiyorum Tommy'nin kim olduğunu. Bu şekilde cesaretlenen Tuppence hikayesine daldı ve avukat dinledi. Dikkat, çok ilginç, dedi, Jane bitirdiğinde. Çok şey bana söylediklerini, çocuk, zaten biliyorum. Ben de bazı şeyler bu Jane Finn hakkında kendi teorilerim. Olağanüstü iyi iş çıkardın şimdiye kadar ama biraz kötü, onu ne kadar tanıyorsun Bay Carter, sizi 2 genç kızı bu işe sokmak için nazik. Bu arada, Bay Hersheimer aslında nereden ortaya çıktı? Sen bunu net bir şekilde belirtmedi mi? Julius kendi başına cevap verdi. Ben Jane'in 1. kuzeniyim, diye açıkladı, geri dönerek avukatın keskin bakışı. Ah, ah, Sir James, diye patladı Tuppence, sizce ne oldu, Tommy'den mi oldun? Avukat ayağa kalktı ve yavaşça yukarı aşağı yürüdü. Sen geldiğinde, genç hanım, tuzaklarımı topluyordum. Gidiyorum İskoçya'ya gece treniyle birkaç gün balık tutmak. Ama bunlar var, farklı balıkçılık türleri. Burada kalmayı düşünüyorum, bakalım o genç adamın peşinden gidemiyor. Ah, Tuppence ellerini coşkuyla birleştirdi. Yine de, daha önce de söylediğim gibi, Carter'ın sizi böyle bir işe yerleştirin. Şimdi, alınma, hanımefendi, Cowley, Prudence Cowley. Ama arkadaşlarım bana Tuppence diyor. Peki, Bayan Tuppence, kesinlikle arkadaş olacağım. Genç olduğunu düşündüğüm için alınma. Gençlik bir başarısızlığıdır, çok kolay büyür. Şimdi, bu genç Tommy senin. Evet, Tuppence ellerini birleştirdi. Açıkçası, onun için işler kötü görünüyor. Bir yerlerde araya giriyor, orada istenmiyordu. Bunda hiç şüphe yok. Ama pes etme Umut. Ve gerçekten bize yardım edeceksin? İşte Julius,
Bana bunu istemedi gel, diye açıkladı. Hem, dedi avukat, Julius'a başka bir hevesli yardımla destek verdi bakış. Peki neden böyle? Seni küçük bir işle endişelendirmenin faydasız olacağını düşündüm böyle. Anladım. Bir an durakladı. Bu küçük iş, buna doğrudan çok büyük bir işletmeye ayılar diyorsunuz, belki de ikisinden de büyük sen ya da Bayan Tuppence biliyorsunuz. Eğer bu çocuk yaşıyorsa, çok değerli olabilir bize vereceğimiz bilgiler. Bu yüzden onu bulmalıyız. Evet, ama nasıl, diye bağırdı Tuppence. Düşünmeye çalıştım her şey. Sir James gülümsedi. Ve yine de yakında bir kişi var ki o da toplamda olasılık onun nerede olduğunu ya da her neyse, nerede olduğunu bilir ol. O kim, diye sordu Tuppence, şaşkınlıkla. Bayan Wantmire. Evet, ama asla söylemezdi. Ah, işte ben devreye giriyorum. Bence muhtemelen olacağım Bayan Vandemier'in bana bilmek istediğimi söylemesini sağlayabiliyor. Nasıl, diye sordu Tuppence, gözlerini çok büyüyerek açtı. Ah, sadece ona sorular sorarak, diye kolayca yanıtladı Sir James. Biz böyle yaparız, biliyorsun. Parmağıyla masaya vurdu ve Tuppence tekrar yoğun hissetti adamdan yayılan güç. Ya söylemezse, diye sordu Julius aniden. Sanırım yapacak. Bir ya da iki güçlü kolum var. Yine de, bu konuda olası olmayan bir durum, her zaman rüşvet ihtimali vardır. Tabii. Ve işte burada ben devreye giriyorum, diye bağırdı Julius, yumruğu masaya koydu ve patladı. Bana güvenebilirsin, eğer 1 milyon dolar için gerekli. Evet efendim, 1 milyon dolar. Sir James oturdu ve Julius'u uzun bir incelemeye tabi tuttu. Bay Hersheimer, dedi sonunda, bu çok büyük bir sam. Sanırım öyle olmalı. Bunlar böyle insanlar değil 6 peni teklif eder. Mevcut döviz kuruyla bu oran 2 oranın üzerinde 150 bin pound. Öyle. Belki şapkamın içinden konuştuğumu düşünüyorsun ama ben malları iyi teslim edebilir, ücretin için yeterli var. Sir James hafifçe kızardı. Ücret konusu yok, Bay Hersheimer. Ben değilim dedektif. Üzgünüm. Sanırım biraz aceleciydim ama kendimi kötü hissediyorum bu para sorusu hakkında. Jane hakkında büyük bir ödül vermek istedim. Günler önce, ama Scotland Yard'ın Kalkın Kurumu bana bundan vazgeçti. İstenmeyen olduğunu söyledi. Muhtemelen haklıydılar, dedi Sir James kuru bir şekilde. Ama Julius hakkında her şey sorun değil, diye ekledi Tuppence. Seni aldatmıyor. Sadece bir tencerede para. Yaşlı adam bunu şık bir şekilde yığdı, diye açıkladı Julius. Şimdi, hadi işin başına. Senin fikrin ne? Sir James bir iki an düşündü. Kaybedilecek zaman yok. Ne kadar erken vursak o kadar iyi. O Tuppence'a döndü. Bayan Wantmire bu akşam dışarıda yemek mi çıkarıyor, öyle mi? Biliyor musun? Evet, sanırım öyle ama geç saatlere kadar dışarıda olmayacak. Yoksa mandalını aldı. İyi, saat 10 civarında onu ziyaret edeceğim. Saat kaçtaysın geri dönmek mi gerekiyordu? Saat 9:30 ya da 10 civarı, ama daha erken dönebilirim. Bunu hiçbir şekilde yapmamalısın. Şüphe uyandırabilir, eğer her zamanki saatte kadar dışarıda kalmadı. Saat 9:30'da döneceğim. Varacağım 10. Bay Hersheimer belki aşağıda bir taksiyle bekler. Yeni bir Rolls-Royce arabası var, dedi Tuppence. Dolaylı gurur. Daha da iyi. Eğer adresi ondan almayı başarırsam, gidebiliriz hemen orada, gerekirse Bayan Vandemier'i de yanımıza götürür. Sen anladın mı? Evet. Tuppence sevinçle ayağa kalktı. Ah, kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok fazla üzerine inşa etme, Bayan Tuppence. Dikkatli ol. Julius avukata döndü. O zaman, saat 9:30 civarı arabada seni çağıracağım. Öyle mi? Belki de en iyi plan bu olur. 2 tane olması gereksiz olurdu etrafta bekleyen arabalar. Şimdi, Bayan Tuppence, size tavsiyem gidin ve iyi bir akşam yemeği, gerçekten çok iyi bir akşam yemeği. Ve daha fazla ileri düşünme yardım edebileceğin bir şey. İkisine de el sıkıştı ve bir an sonra dışarıdaydılar. O bir ördek değil mi? Diye coşku içinde sordu, Tuppence merdivenlerden atladı. Ah, Julius, o sadece bir ördek değil mi? Tabii ki, o iyi biri gibi görünüyor. Ve yanılmışım ona gitmenin işe yaramazlığı. Söyle, hemen Ritz'e dönelim mi?
Sanırım biraz yürümem gerek. Çok heyecanlıyım. Beni parka bırak. Will sen mi? Sen de gelmek istersen mi? Biraz benzin almak istiyorum, diye açıkladı. Ve bir gönderim 1-2 kablo. Peki, sizi 7'de Ritz'te buluşuruz. Yukarıda yemek yemem gerekiyor. Bu mutlu bezlerle kendimi gösteremem. Tabii, Felix'ten menüyü seçmeme yardım etmesini isterim. O tam bir kafa garson, hoşça kal. Tuppence, Serpenç'le doğru hızlı yürüdü, önce ona baktı izle. Saat neredeyse 6'ydı. Çay içmediğini hatırladı, ama açlığın farkında olamayacak kadar heyecanlıydı. Kensington'a kadar yürüdü Gardens ve sonra yavaşça adımlarını geri aldı, kendini sonsuz derecede daha iyi hissetti temiz hava ve egzersiz. Sir James'in tavsiyesini takip etmek o kadar kolay değildi ve akşamın olası olaylarını kafasından çıkardı. Yaklaştıkça ve HYDE Park köşesine daha yakın, South Audley'e dönme cazibesi Mansions neredeyse karşı konulamaz bir şeydi. Her neyse, sadece gidip bakmanın zararı olmayacağına karar verdi. Bina. Belki o zaman, sabırla 10 dakika beklemeye razı olabilirdi saat. South Audley Mansions her zamanki gibi görünüyordu. Tuppence'ın sahip olduğu şey beklediğini pek bilmiyordu ama kırmızı tuğladan yapılmış biraz kararlı görünüş onu saran artan ve tamamen mantıksız huzursuzluğu hafifletti. Tam arkasını dönerken keskin bir ıslık duydu ve sadıklar Albert binadan koşarak ona katılmak için geldi. Tuppence kaşlarını çattı. Programın dikkat çekilmesi için bir parça değildi mahalledeki varlığı vardı, ama Albert mor ve bastırılmıştı heyecan. Diyorum hanımefendi, gidiyor. Kim gidiyor, diye sordu Tuppence sertçe. Suçlu. Hazır Rita. Bayan Wantmire. Eşyalarını toplamaktadır ve az önce ona taksi bulmamı söyledi. Ne? Tuppence kolunu tuttu. Gerçek bu, hanımefendi. Belki bilmiyordun diye düşündüm konuda. Albert, diye bağırdı Tuppence, sen bir tuğlasın. Eğer sen olmasaydın onu kaybederdik. Albert bu saygı anı karşısında memnuniyetle kızardı. Zaman kaybedecek bir şey yok, dedi Tuppence, yolu geçerek. Onu durdurmam lazım. Her ne pahasına olursa olsun onu burada tutmalıyım ta ki, sözünü kesti. Albert, bir şey var telefon burada değil mi? Çocuk başını salladı. Dairelerin çoğunlukla kendi evleri var, hanımefendi. Ama bir kutu var köşede. O zaman, hemen git ve Ritz Oteli'ni ara. Bayı sor. Hershimer ve onu aldığında Sir James'i çağırmasını ve hemen gelmesini söyle bir keresinde, Bayan Wantmire onu yakalamaya çalışırken. Onu bulamazsan, çal Sir James Peel Egerton'a bakın, numarasını kitapta bulacaksınız ve anlatın ona ne oluyor. İsimleri unutmayacaksın, değil mi? Albert bunları hafifçe tekrarladı. Bana güveniyorsan, hanımefendi, hepsi bu kadarsa. Peki ya sen, kendine güvenmekten korkmuyor musun? Hayır, sorun değil. Ama git ve telefon et. Çabuk. Derin bir nefes alarak Tuppence malikanelere girdi ve kapıya doğru koştu. Numara 20. Bayan Vandemier'i iki adam gelene kadar nasıl tutacaktı, o bilmiyordu ama bir şekilde yapılmalıydı ve başarmalıydı görev tek başına yapılıyordu. Bu ani ayrılışı neyin sebep olmuştu? Yaptım Bayan Wantmire onu şüpheleniyor mu? Spekülasyonlar boşundaydı. Tuppence zile sertçe bastı. Belki öğrenebilir aşçıdan bir şey. Hiçbir şey olmadı ve birkaç dakika bekledikten sonra Tuppence zili bastı yine bir süre parmağını düğmeye bastırdı. Sonunda o içeride ayak sesleri duyuldu ve bir an sonra Bayan Wantmire kendisi kapıyı açtı kapı. Kızı görünce kaşlarını kaldırdı. Biraz diş ağrım vardı, hanımefendi, dedi Tuppence hafifçe bir şekilde. O yüzden eve gelip sakin bir akşam geçirmenin daha iyi olacağını düşündüm. Bayan Wantmire hiçbir şey söylemedi, ama geri çekildi ve Tuppence'ın içeri girmesine izin verdi. Senin için ne talihsiz, dedi soğukça. En iyisi yatmaya git. Mutfakta iyi olacağım, hanımefendi. Aşçı Will. Aşçı dışarıda, dedi Bayan Wantmire, biraz nazik bir tonla. Onu dışarı gönderdim. Yani yatmaya gitmen daha iyi olur. Birden Tuppence korktu. Bayan Vandemier'in elinde bir yüzük vardı hiç hoşlanmadığı bir ses.
Ayrıca, diğer kadın yavaşça onu kenara çekiyordu koridordan yukarı. Tuppence geri döndü. İstemiyorum. Sonra, bir anda soğuk çelik bir kenar şakaklarına dokundu ve Bayan Vandemier'in sesi soğuk ve tehditkar bir şekilde yükseldi. Sen lanet küçük aptal, bilmiyorum mu sanıyorsun? Hayır, yapma cevap ver. Eğer mücadele edersen ya da bağırırsan, seni köpek gibi vururum. Çelik kenar kızın şakaklarına biraz daha sert bastırıyordu. Şimdi, yürüyüş, diye devam etti Bayan Vantmeier. Bu odama kadar girdi. 1 dakika içinde, seninle işim bitince, sana söylediğim gibi yatağa gideceksin. Ve uyuyacaksın, evet, küçük casusum, iyi uyuyacaksın. Son sözlerde Tuppence'ın sahip olmadığı bir tür çirkin bir samimiyet vardı hiç bile. Şimdilik yapılacak bir şey yoktu ve yürüdü itaatkar bir şekilde Bayan Vandemier'in yatak odasına. Tabanca ondan hiç ayrılmadı ALN. Oda tam bir düzensizlik içindeydi, kıyafetler etrafa savruluyordu sağda ve solda, ortasında bir valiz ve yarı paketlenmiş bir şapka kutusu duruyordu. Yer. Tuppence kendini toparladı. Sesi biraz titredi ama cesurca konuştu. Hadi ama, dedi. Bu saçmalık. Yapamazsın beni vur. Binadaki herkes raporu duyardı. Bunu riske atarım, dedi Bayan Vantmeier neşeyle. Ama, yardım için şarkı söylemediğin sürece sorun olmaz, ve sanmıyorum. Sen zeki bir kızsın. Beni kandırdın kesinlikle. Senden hiç şüphem yoktu. Yani hiç şüphem yok işte benim en üstte olduğumu gayet iyi anladığınızı ve sen altındasın. Şimdi, yatağa otur. Ellerini yukarı kaldır kafanı ve hayatını önemsiyorsan onları kıpırdatma. Tuppence pasifçe itaat etti. Sağduyusu ona başka bir şey olmadığını söylüyordu durumu kabul etmek için. Yardım için bağırsa çok az şey olurdu onu duyma ihtimali vardı. Oysa muhtemelen oldukça iyi bir ihtimalle Bayan Vantmeier onu vuruyor. Bu arada, her dakikalık gecikme kazanılan değerliydi. Bayan Vantmeier tabancayı içindeki yıkama kolunun kenarına koydu elini uzatırken, hala Tuppence'a vaşak gibi bakıyor hareket etmeye çalışsa da, küçük bir şişeyi yerinden aldı mermeri ve içindekiden bir kısmını bir bardağa döktü, bardağını doldurdu suyla birlikte. O da ne, diye sordu Tuppence sertçe. Seni derin uykuya daldıracak bir şey. Tuppence biraz soldu. Beni zehirleyecek misin, diye fısıldadı. Belki, dedi Bayan Vantmeier, hoşça gülümseyerek. O zaman içmeyeceğim, dedi Tuppence kararlıca. Vurulmayı çok tercih ederim. Her neyse, bu bir tartışma olurdu ve birisi duyabilir. Ama sessizce öldürülmeyeceğim, bir kuzu. Bayan Vantmeier ayağını vurdu. Aptal olma. Gerçekten bir renk ve ağlamak istediğimi mi sanıyorsun? Cinayet için peşimden mi çıktı? Eğer biraz aklın varsa, fark edeceksin o zehirleme benim kitabıma hiç uymaz. Bu bir uyku sadece rüzgar, hepsi bu. Yarın sabah hiç uyanmayacaksın daha kötüsü. Seni bağlamak ve ağzını kapatmak istemiyorum. Alternatif bu, ve hoşunuza gitmeyecek, söyleyebilirim. İstersem çok sert olabilirim. O zaman bunu iyi bir kız gibi iç, ve bundan daha kötü olmayacaksın. Kalbinin derinliklerinde Tuppence ona inanıyordu. Ortaya koyduğu argümanlar doğruydu. Onu yolundan çekmek için basit ve etkili bir yöntemdi şimdilik. Yine de, kız bu fikri pek hoş karşılamadı özgürlük için tek bir teklif bile olmadan uysalca uyutmak. Bunu hissetti Bayan Vantmeier onlara kurtulduğunda, Tommy'yi bulmanın son umudu olacaktı git. Tuppence zihinsel süreçlerinde hızlıydı. Tüm bu düşünceler geçip gitti zihninden bir anda geçti ve bir şansın nerede olduğunu gördü, çok sorunlu bir şans, Ley ve hepsini tek bir üstün çabayla riske atmaya karar verdi. Buna göre, aniden yataktan kalktı ve bayan önünde dizlerinin üzerine çöktü. Vantmeier, eteklerini telaşla tutuyordu. "İnanamıyorum," diye inledi. "Gerçekten zehir, zehir olduğunu biliyorum. Ah, beni içmeye zorlama o," sesi çığlığa yükseldi, "beni zorlama iç onu." Bayan Vantmeier, elinde bardakla, bu ani duruma dudaklarını kıvırarak aşağıya baktı çökmek. "Kalk, küçük aptal, orada saçmalama. Nasıl senin rolünü oynamaya hiç cesaret etmedim, sankamıyorum." O ayağını yere vurdu. "Kalk, diyorum." Ama Tuppence tutmaya ve hıçkırmaya devam etti,
hıçkırıklarını anlaşılmaz bir şekilde araya girdi merhamet dilere. Kazanılan her dakika iyiye gidiyordu. Ayrıca, eğilerek hedefine fark edilmeden yaklaştı. Bayan Wantmeier keskin ve sabırsız bir haykırış çıkardı ve kızı kendine doğru çekti dizleri. Hemen iç. Sırf otoriter bir şekilde camı kızın dudakları. Tuppence son bir umutsuz inleme attı. Bana zarar vermeyeceğine yemin ediyorsun, diye düşündü. Tabii ki sana zarar vermez. Aptal olma. Ben mi edersin? Evet, evet, dedi diğeri sabırsızca. Söz veriyorum. Tuppence titreyen sol elini bardağa kaldırdı. Pekala. Ağzı utangaçça açıldı. Bayan Wantmeier rahatlamış bir nefes aldı, şimdilik hazırlıksız kalmıştı. O zaman, Tuppence cam hızında, olabildiğince sert bir şekilde bardağı yukarı doğru çekti. İçindeki sıvı Bayan Vandemier'in yüzüne sıçrattı ve onun kısa bir nefes aldı, Tuppence'in sağ eli hızla dışarı çıktı ve tabancayı kavradı. Masanın kenarında yattığı yerde, bir sonraki anda geri sıçramış bir adım ve tabanca doğrudan Bayan Vandemier'in kalbine doğrulttu, elinde hiç dengesizlik yoktu. Zafer anında Tuppence, biraz sporculuk dışı bir zaferi sergiledi. Şimdi kim üstünde, kim altında, diye bağırdı. Diğerinin yüzü öfkeyle kıvrılmıştı. Bir an düşündü Tuppence. Kız ona atlayacaktı, bu da kızı bir hoş olmayan bir ikilem, çünkü gerçekten serbest bırakmanın sınırını çizmek istemişti tabanca. Ancak, Bayan Wantmeier kendini kontrol etti ve sonunda yüzüne yavaş yavaş kötü bir gülümseme yayıldı. O zaman aptal değilsin. Bunu iyi yaptın kızım. Ama sen ödeyeceksin bunun için, evet, bunun bedelini ödeyeceksin. Uzun bir hafızam var. Bu kadar kolay kandırılmış olmana şaşırdım, dedi Tuppence küçümseyerek. Gerçekten benim böyle bir kız olduğumu mu sandın? Yere yatıp merhamet için sızlanıyor mu? Bir gün yapabilirsin, dedi diğeri anlamlı bir şekilde. Soğuk ve kötü niyetli tavrı, Tuppence'in içinden hoş olmayan bir ürperti gönderdi, sırtını bozdu, ama buna boyun eğmeyecekti. Otursak öyle olur ki, dedi nazikçe. Hediyemiz tavır biraz melodramatik. Hayır, yatakta değil. Bir sandalye çek masa, doğru. Şimdi karşınızda oturacağım, önümde tabanca, kaza ihtimaline karşı. Harika. Şimdi, konuşalım. Ne hakkında, dedi Bayan Wantmeier somurtkanca. Tuppence bir dakika boyunca düşünceli bir şekilde ona baktı. Birkaç tane hatırlıyordu şeyler. Boris'in sözleri, sanırım bizi satarsın, ve onun cevabı, bedeli şu olmalı devasa bir şekilde verilmişti. Doğruydu, ama belki de bir onda gerçeğin alt tabakası mı? Uzun zaman önce, Whittington sormamış mıydı, kim konuşuyor ki? Rita Wantmeier bunu kanıtlayacak mıydı? Bay Brown'un zırhındaki zayıf nokta mı? Gözlerini diğerinin yüzünden sabitledi ve Tuppence cevap verdi sessizce. Para. Bayan Wantmeier başladı. Açıkça yanıt beklenmedikti. Ne demek istiyorsun? Sana söyleyeceğim. Az önce uzun hafızanın olduğunu söyledin. Uzun hafıza, uzun bir çanta kadar faydalı değil. Sanırım rahatlatıyor duyguların bana yapılacak her türlü korkunç şeyi planlamak için epey şey, ama bu pratik mi? İntikam çok tatmin edici değil. Her biri her zaman öyle diyor. Ama para, Tuppence evcil hayvanına ısındı Creed, paranın tatmin edici bir yanı yok, orada. Sizce mi, dedi Bayan Wantmeier alaycı bir şekilde, benim öyleyim arkadaşlarımı satacak türden bir kadın mı? Evet, dedi Tuppence hızlıca. Eğer fiyat büyük olsaydı yeter. Yaklaşık 100 kilo. Hayır, dedi Tuppence. Ben önermeliyim, 100.000. Ekonomik ruhu, tüm milyon doları anmasına izin vermedi Julius tarafından önerilmiştir. Bayan Vandemier'in yüzünde bir kızarıklık belirdi. Ne dedin, diye sordu, parmakları gergin bir şekilde bir göğsünde broş var, o anda Tuppence balığın kancaya takıldığını anladı ve ilk kez kendi para seven ruhundan bir dehşet hissetti. O karşısındaki kadına karşı korkunç bir akrabalık hissi veriyordu. 100.000 pound, diye tekrarladı Tuppence. Bayan Vandemier'in gözlerinden ışık söndü. Geriye yaslandı sandalye. Bah, dedi. Başaramadın. Hayır, diye itiraf etti Tuppence, yapmadım, ama biliyorum birini kullanan biri. Kim? Bir arkadaşım. Milyoner olmalı, dedi Bayan Wantmeier inanmaz bir şekilde.
Aslında öyle. O bir Amerikalı. Sana ödeme yapacak tek mırıldanmadan öyle. Benden anlayabilirsin, bu mükemmel bir gerçek bir teklif. Bayan Wantmeier tekrar doğruldu. Sana inanmaya meyilliyim, dedi yavaşça. Aralarında bir süre sessizlik oldu, sonra Bayan Wantmeier başını kaldırdı. Bu arkadaşın ne bilmek istiyor? Tuppence kısa bir mücadele yaşadı. Ama para Julius'un parasıydı ve çıkarları öncelikli olmalı. Jane Finn'in nerede olduğunu öğrenmek istiyor, dedi cesurca. Bayan Wantmeier şaşırmadı. Şu anda nerede olduğundan emin değilim, dedi yanıtladı. Ama öğrenebilirsin. Ah, evet, diye umursamazca geri döndü Bayan Wantmeier. Olurdu, bunda hiç zorluk olmaz. O zaman, Tuppence'in sesi titredi, küçük bir erkek var, bir arkadaşım. Korkarım ona bir şey oldu, senin arkadaşın Boris aracılığıyla. Adı ne? Tommy Beresford. Hiç duymadım. Ama Boris'e soracağım. Bana söyleyecek bildiği her şey. Teşekkür ederim. Tuppence'ın morali büyük bir yükseliş hissetti. O onu daha cesur çabalara itti. Bir şey var daha fazla. İyi. Tuppence öne eğildi ve sesini alçalttı. Bay Brown kim? Hızlı gözleri, güzel yüzün aniden solgunlaşmasını gördü. Çabayla Bayan Wantmeier kendini toparladı ve eski tavrına dönmeye çalıştı. Ama bu girişim sadece bir parodiydi. Omuzlarını silkti. Eğer kimsenin Bay Brown'un kim olduğunu bilmediğini bilmiyorsan, bizim hakkımızda çok şey öğrenmiş olamazsın. Biliyorsun, dedi Tuppence sessizce. Yine diğerinin yüzündeki renk kayboldu. Bunu nereden söyleniyor? Bilmiyorum, dedi kız dürüstçe. Ama eminim. Bayan Wantmeier uzun süre önünde baktı. Evet, dedi sonunda, boğuk bir sesle, biliyorum. Ben güzel, anlıyor musun, çok güzel. Halasın, dedi Tuppence hayranlıkla. Bayan Wantmeier başını salladı. Elektrik mavisinde garip bir parıltı vardı gözler. Yeterince güzel değil, dedi yumuşak, tehlikeli bir sesle. Yeterince güzel değil ve bazen son zamanlarda, korkuyor. Çok fazla şey bilmek tehlikelidir. Öne doğru eğildi masanın karşısında. Yemin et ki adım ortaya çıkmayacak, o kimsenin asla bilmeyeceği bir şey. Yemin ederim. Ve yakalandıktan sonra sen de dışarı çıkacaksın tehlike. Bayan Vandemier'in yüzünde korkmuş bir ifade belirdi. Yapalım mı? Hiç olacağım mı? Tuppence'ın kolunu tuttu. Paradan emin misin? Oldukça eminim. Ne zaman alacağım? Gecikme olmamalı. Bu arkadaşım yakında burada olacak. Belki telgraf göndermek zorunda kalabilir, ya da buna benzer bir şey. Ama gecikme olmayacak, o bir harika bir dolandırıcı. Bayan Vandemier'in yüzünde kararlı bir ifade belirdi. Ben yaparım. Büyük bir para miktarı ve ayrıca, meraklı bir gülümseme verdi, akıllıca değil benim gibi bir kadını alt etmek için. 1-2 saniye boyunca gülümseyerek kaldı ve parmaklarını hafifçe vuruyordu masa. Birden irkildi ve yüzü beyazlaştı. O neydi? Hiçbir şey duymadım. Bayan Wantmeier etrafına korkuyla baktı. Eğer biri dinliyorsa, saçmalık, kim olabilir ki? Duvarların bile kulakları olabilir, diye fısıldadı diğeri. Ben sana korktuğumu söylemek. Onu tanımıyorsun. 100.000 pound'u düşün, dedi Tuppence sakinleştirici bir şekilde. Bayan Wantmeier dilini kurumuş dudaklarının üzerinden geçirdi. Onu tanımıyorsun, diye boğuk bir sesle yineledi. O, ah! Korku dolu bir çığlıkla ayağa fırladı. Uzanmış eli işaret etti Tuppence'in kafasının üzerinde. Sonra bayıldı ve yere çöktü. Tuppence, onu neyin şaşırttığını görmek için etrafına baktı. Kapıda Sir James Peel Egerton ve Julius Hersheimmer vardı. Ateşin zonklayan sancıklarıyla kesintilenen karanlıktan Tommy kendi ateşini sürükleyerek duyuları yavaş yavaş yeniden canlanıyor. Sonunda gözlerini açtığında bilinçliydi, şakaklarında sadece dayanılmaz bir acı vardı. Biraz farkındaydı yabancı ortamın için. Neredeydi, ne olmuştu? Zayıfça gözlerini kırptı. Burası Ritz'teki onun yatak odası değildi. Ve ne şeytan sorunu vardı kafasıyla mı? Lanet olsun, dedi Tommy ve oturmaya çalıştı. Hatırlamıştı. Evet, Soho'daki o karanlık evde. İnledi ve geriye düştü. Onun aracılığıyla neredeyse kapalı kapağını dikkatlice inceledi. Kendine geliyor, dedi Tommy'nin kulağına çok yakın bir ses.
O hemen sakallı ve verimli Alman olarak tanıdı ve sıradan sanatsal olarak hareketsiz. Çok erken gelmenin üzücü olacağını düşündü ve başındaki ağrı biraz azalana kadar kendini oldukça yetersiz hissediyordu aklını toplamak. Acı verici bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalıştı. Belli ki birisi arkasından sessizce yaklaşmış olmalı, dinlerken ve ona vurmuş olmalı kafaya bir darbeyle yere düş. Artık onu casus olarak tanıyordular ve toplamda öyle olacaktılar olasılık ona önemsiz kalır. Şüphesiz zor bir durumdaydı. Kimse nerede olduğunu biliyordu. Bu yüzden dışarıdan yardım beklememesi gerekiyordu ve zorunlu sadece kendi zekasına güveniyordu. "Şimdi başlıyorum," diye mırıldandı Tommy kendi kendine ve tekrarladı eski bir yorum. "Lanet olsun," diye gözlemledi ve bu sefer oturmayı başardı. Bir dakika içinde Alman öne çıktı ve dudaklarına bir bardak koydu, kısa bir komut, "İç." Tommy itaat etti. Rüzgarın gücü boğulmasına sebep oldu ama beynini harika bir şekilde temizledi. Toplantının yapıldığı odada bir kanepede yatıyordu. Bir de yanında Alman, diğer tarafında kötü niyetli kapıcı vardı onu içeri almıştı. Diğerleri biraz uzakta bir araya toplanmıştı. Ama Tommy bir yüzü kaçırdı. Bir numara olarak bilinen adam artık şirket. "Daha iyi hissediyor musun?" diye sordu Alman, boş bardağı çıkarırken. "Evet, teşekkürler," diye neşeyle karşılık verdi Tommy. "Ah, genç dostum, kafatanın bu kadar kalın olması senin için şanslı." İyi Konrad sert vurdu. Kötü yüzlü kapıcını bir şekilde işaret etti başını sallıyor. Adam gülümsedi. Tommy başını bir epey çevirdi. "Ah," dedi, "demek sen Konrad'sın, değil mi? Vurur kafatasımın kalınlığı senin için de şanslıydı. Sana baktığımda hissediyorum cellatıyı kandırmana izin verdiğim için neredeyse yazık." Adam hırladı, sakallı adam sessizce dedi. "Bunun riski olmazdı. Tam istediğin gibi," diye yanıtladı Tommy. "Biliyorum polisi yakalamak için moda. Ben de onlara inanıyorum." Tavrı son dereceye kadar kayıtsızdı. Tommy Beresford da onlardan biriydi özel bir entelektüel yetenekle ayırt edilmeyen, ancak genç İngilizler, dar bir yer, olarak bilinen yerde kesinlikle en iyi hallerindedir. Doğal çekingenlikleri ve temkinleri eldiven gibi kayıp gider. Tommy kaçış için tek şansın kendi aklında olduğunu mükemmel şekilde anladı ve rahat tavrının ardından, beynini deli gibi yoruyordu. Almancanın soğuk aksanları sohbeti kapladı. "Casus olarak idam edilmeden önce söyleyecek bir şeyin var mı?" "Sadece çok şey," diye yanıtladı Tommy aynı şehirli bir tavırla. "Önce, o kapıda dinlediğini inkar ediyor musun?" "Ben değilim. Gerçekten özür dilemeliyim, ama konuşman çok ilginç," tercenimi açtı. "Nasıl girdin? Sevgili Konrad burada." Tommy ona küçümseyici bir şekilde gülümsedi. "Ben sadık bir hizmetkardan emekli olmayı önermekte tereddüt edin ama gerçekten yapmalısınız daha iyi bir bekçi köpeği olsun." Konrad güçsüzce hırladı ve somurtkan bir şekilde söyledi, sakallı adam sallanırken üzerine döndü. "O söz verdi. Nasıl bilebilirdim?" "Evet," diye araya girdi Tommy. "Nasıl bilebilirdi ki? Yapma zavallı adamı suçla. Aceleyle yaptığı hareket, seni görme zevkini bana verdi hepsi yüz yüze." Sözlerinin grupta biraz huzursuzluk yarattığını düşündü, ama dikkatli German elini sallayarak onu durdurdu. "Ölüler hikaye anlatmaz," dedi sakin bir şekilde. "Ah," dedi Tommy, "ama henüz ölmedim." "Yakında olacaksın, genç dostum," dedi Alman. Diğerlerinden onaylayan bir mırıltı geldi. Tommy'nin kalbi daha hızlı atıyordu ama rahat neşesi sarsılmadı. "Sanmıyorum," dedi kararlı bir şekilde. "Harika bir şey yapmalıyım ölüme itiraz." Onları şaşırtmıştı, bunu esir alanının yüzündeki ifadeden anladı. "Seni idam etmememiz için bir sebep verebilir misin?" diye sordu Alman. "Birkaçını," diye yanıtladı Tommy. "Bak, sen bana çok soru soruyor. Bir tane soracağım. Neden yapmadım? Beni hemen öldürdün, bilincimi geri kazanmadan mı?" Alman tereddüt etti ve Tommy avantajını ele geçirdi. "Çünkü ne kadar çok şey bildiğimi ve nereden öğrendiğimi bilmiyordun o bilgi. Şimdi beni öldürürsen, asla bilemezsin." Ama burada Boris'in duyguları onun için fazla oldu. İleri adım attı kollarını sallıyordu.
Sen cehennem peşi casussun, diye bağırdı. Sana vereceğiz kısa bir kayıp. Öldürün onu, onu öldür. Alkış kokarışıklığı yükseldi. Duydun mu, dedi Alman, gözleri Tommy'den diziliyordu. Ne var buna, sen de söylemek zorunda kaldın? Ne diyorsun? Tommy omuzlarını silkti. Aptallar sürüsü. Bırakın kendilerine birkaç soru sor. Buraya nasıl girdim? Hatırla ne sevgili Konrad, dedi, kendi şifrenle, değil mi? Nasıl onu bulabildim mi? O merdivenlerden rastgele çıktığımı sanmıyorsun ve aklıma gelen ilk şeyi söyledi. Tommy, bu konuşmanın son sözlerinden memnun kaldı. Tek pişmanlığı Tapples'ın tam tadını çıkarmak için orada olmadığını. Doğru, dedi işçi aniden. Yoldaşlar, biz ihanete uğradı. Çirkin bir fısıltı yükseldi. Tommy cesaret verici bir şekilde gülümsedi. Bu daha iyi. Herhangi bir işi nasıl başarılı kılmayı umabilirsin, aklını kullanmıyor musun? Bize kim ihanete uğradığını söyleyeceksin, dedi Alman. Ama bu seni kurtarmaz, ah, hayır. Bildiklerini bize anlatacaksın. Boris burada, insanları konuşmaya ikna etmenin güzel yollarını biliyor. Bah, dedi Tommy, küçümseyerek, oldukça hoş olmayan bir kişiyle mücadele ederek. Midesindeki bir hissi vardı. Ne işkence edeceksin ne de öldüreceksin. Ben, neden olmasın, diye sordu Boris. Çünkü altın yumurta bırakan kazı öldürürsün, Tommy sessizce yanıtladı. Kısa bir duraklama oldu. Tommy'nin ısrarcı olduğu anlaşılıyordu, güvence nihayet galip geliyordu. Artık tam olarak emin değillerdi kendileri. Yıpranmış kıyafetler içindeki adam Tommy'ye arayla baktı. Seni kandırıyor, Boris, dedi sessizce. Tommy ondan nefret ediyordu. Adam onu görmüş müydü? Alman, çabayla sertçe Tommy'ye döndü. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi sanıyorsun, diye savuşturdu Tommy, çaresizce içine bakarak kendi zihnini. Birden Boris öne çıktı ve yumruğunu Tommy'nin yüzüne salladı. Konuş, sen İngiliz domuzu, konuş. Bu kadar heyecanlanma, iyi dostum, dedi Tommy sakin bir şekilde. Bu sizin yabancıların en kötüsü. Sakin kalamazsın. Şimdi size soruyorum, en az ihtimalin olduğunu sanıyor muyum? Beni mi öldürüyorsun? Kendinden emin bir şekilde etrafına baktı ve ısrarcı sesleri duyamadıkları için mutluydu, kalbinin atması sözlerini yalanlıyordu. Hayır, diye sonunda somurtkan bir şekilde kabul etti Boris, sen istemiyorsun. Şükürler olsun, o zihin okuyucu değil, diye düşündü Tommy. Yüksek sesle o avantajını takip etti. Peki neden bu kadar kendinden eminim? Çünkü beni bir duruma sokan bir şey biliyorum, bir pazarlık teklif edecek pozisyon. Bir pazarlık mı? Sakallı adam onu keskin bir şekilde kaldırdı. Evet, bir fırsat. Hayatım ve özgürlüğüm karşı, durakladı. Neye karşı? Grup ilerledi. Bir iğne düştüğünü duyabilirdiniz. Yavaşça Tommy konuştu. Danvers'ın Amerika'dan Lusitania'dan getirdiği belgeler. Sözlerinin etkisi elektrikleyiciydi. Herkes ayağa kalkmıştı. Alman onları geri salladı. Tommy'nin üzerine eğildi, yüzü heyecanla mor oldu. Himmel, yani onları aldın? Muhteşem bir sakinlikle Tommy başını salladı. Nerede olduklarını biliyor musun, diye ısrarla sordu Alman. Tommy yine başını salladı. Hiç de yok. O zaman, öfkeli ve şaşkınlıkla kelimeler başarısız oldu onu. Tommy etrafına baktı. Her yüzünde öfke ve şaşkınlık görüyordu. Ama sakinliği güvence işini yapmıştı, kimse şüphe duymuyordu, ama arkasında bir şey var sözleri. Belgelerin nerede olduğunu bilmiyorum, ama sanırım yapabilirim, onları bul. Bir teorim var. Tommy elini kaldırdı ve tiksinti çığlıklarını susturdu. Buna teori diyorum. Ama benimle oldukça eminim, gerçekler, kimsenin bildiği gerçekler, sadece benim. Her neyse, ne yapıyorsunuz? Kaybediyor mu? Eğer belgeleri çıkarabilirsem, bana hayatımı ve özgürlüğümü veriyorsun değişim. Bir fırsat mı? Ya reddedersek, dedi Alman sessizce. Tommy kanepede uzandı. 29'u, dedi düşünceli, 2 haftadan kısa süredir ileride. Bir an Alman tereddüt etti. Sonra Konrad'a işaret yaptı. Onu diğer odaya götür. 5 dakika boyunca Tommy, yan odadaki kirli odada yatakta oturdu. Kalbi şiddetle dövüyordu. Bu atışta her şeyi riske atmıştı. Nasıl karar vereceklerdi?
Ve bu acı dolu sorular içinde devam ederken, konuştu Konrad'a alaycı bir şekilde, bu da çapraz kapı bekçisini öyle bir öfkelendirdi ki cinayet manisi. Sonunda kapı açıldı ve Alman, Konrad'a geri dönmesi için emir bir sesle seslendi. Umarım yargıç siyah şapkasını takmamıştır, Tommy hafif bir şekilde söyledi. Doğru, Konrad, beni içeri al. Mahkum barda, beyler. Alman tekrar masanın arkasına oturdu. Tommy'ye oturmasını işaret etti tam karşısında. Kabul ediyoruz, dedi sertçe, şartlarla. Belgeler olmalı serbest kalmadan önce bize teslim edildi. Aptal, dedi Tommy dostça bir şekilde. Nasıl arayabileceğimi düşünüyorsun, eğer beni bacağımdan bağlı tutarsan onlar. O zaman ne bekliyorsun? İşi kendi tarzımla yürütme özgürlüğüm olmalı. Alman güldü. Buradan çıkıp gitmene izin verdiğimiz için biz küçük çocuklar mıyız sanıyorsun bize vaatlerle dolu güzel bir hikaye mi? Hayır, dedi Tommy düşünceli. Sonsuz derecede daha basit olsa da, ben, bu plana kabul edeceğini gerçekten düşünmemiştim. Pekala, yapmalıyız bir uzlaşma ayarlayın. Küçük Konrad'ı buraya bağlasan nasıl olurdu kişi? O sadık bir adam ve yumruğuna çok hazır. Tercih ediyoruz, dedi Alman soğukça, senin kalman buyur. Numaralarımızdan biri talimatlarınızı hemen yerine getirecek. Eğer operasyonlar karmaşıktır, o size bir raporla geri dönecek ve sen de ona daha fazla talimat ver. Ellerimi bağlıyorsun, diye şikayet etti Tommy. Gerçekten çok hassas bir işti ve diğer adam bunu muhtemelen mahvedebilir, peki nerede olacağım? Sizden birinin 1 gram bile olduğuna inanmıyorum. Zarafet. Alman masaya vurdu. Şartlarımız bunlar. Yoksa ölüm. Tommy yorgun bir şekilde geriye yaslandı. Tarzını beğendim. Kısa, ama çekici. O zaman öyle olsun. Ama bir şey var zorunlu, kızı görmeliyim. Hangi kız? Tabii ki Jane Finn. Diğeri birkaç dakika merakla ona baktı, sonra yavaşça söyledi ve yine de kelimelerini özenle seçiyordu. Onun sana hiçbir şey söyleyemediğini bilmiyor musun? Tommy'nin kalbi biraz daha hızlı attı. Yüzleşmeyi başaracak mıydı? Aradığı kızla yüzleşmesi, ondan bana bir şey söylemesini istemeyeceğim, dedi sessizce. Tabii ki o kadar da çok konuşulmaz. O zaman neden onu görüyorsunuz? Tommy duraksadı. Bir soru sorduğumda yüzüne bakmak için, diye yanıtladı sonuncu. Yine Alman'ın gözlerinde Tommy'nin tam olarak göremediği bir ifade vardı anla. Soruna cevap veremeyecek. Bu önemli değil. Sorduğumda yüzünü görmüş olacağım. Ve bunun sana bir şey anlatacağını mı düşünüyorsun? Kısa bir cevap verdi hoş olmayan bir kahkaha. Tommy, her zamankinden daha çok bir faktör olduğunu hissetti anlamadığı bir yerde. Alman ona arayarak baktı. Acaba, sonuçta düşündüğümüz kadar biliyor musun? Yumuşakça söyledi. Tommy, yükselişini bir an öncesine göre daha az emin hissetti. Tutuşu kaybolmuştu biraz. Ama şaşkındı. Yanlış ne demişti? Konuşma yaptı anın bir dürtüsüdür. Senin bildiğin şeyler olabilir ama benim bilmediğim. Numara yapmadım programınızın tüm detaylarından haberdar olmak için. Ama aynı şekilde benim de senin bilmediğin bir şey var. Ve işte burada puan toplamak istiyorum. Danvers lanet olası zeki bir adamdı, sanki fazla konuşmuş gibi sözünü kesti. Ama Alman'ın yüzü biraz aydınlamıştı. Danvers, diye mırıldandı. Anladım, durakladı bir dakika, sonra Konrad'a el salladı. Onu götürün, üst katta, sen biliyor. Bir dakika, dedi Tommy. Peki ya kız? Belki bu ayarlanabilir. Olmalı. Göreceğiz. Bunu sadece bir kişi kararlaştırabilir. Kim, diye sordu Tommy. Ama cevabı biliyordu. Bay Brown. Onu göreyim mi? Belki. Gel, dedi Konrad sertçe. Tommy itaatkar bir şekilde ayağa kalktı. Kapının dışında gardiyan ona binmesini işaret etti. Merdivenler. Kendisi de hemen arkasından geldi. Üst katta Konrad bir kapı ve Tommy küçük bir odaya geçti. Konrad tıslayan bir gaz ocağını yaktı ve dışarı çıktı. Tommy, kilidin anahtarının çevrildiğini duydu. Hapishanesini incelemek için çalışmaya başladı. Oda o odadan küçüktü aşağıda, atmosferde tuhaf bir havasız bir şey vardı sonra pencere olmadığını fark etti. Etrafından dolaştı. Duvarlar her yerde olduğu gibi kirliydi.
Dört fotoğraf eğri şekilde asılı duruyordu. Faust'tan sahneleri temsil eden duvar. Marguerite mücevher kutusuyla, kilise sahnesi, Siebel ve çiçekleri, Faust ve Mephistopheles. İkincisi Tommy'nin aklını tekrar Bay Brown'a getirdi. Bu kapalı ve mühürlü odası, sıkı oturan ağır kapısıyla, dünyadan kopuk hissediyordu ve baş suçlunun karanlık gücü daha gerçek görünüyordu. Bağırmak istediği gibi, hayır onu duymak mümkün değildi. Burası yaşayan bir mezardı. Tommy kendini toparladı. Yatağa çöktü ve teslim oldu, kendini yansıtmaya kadar uzanıyordu. Başı çok ağrıyordu, ayrıca açtı. Mekanın sessizliği moral bozucuydu. Neyse, dedi Tommy, kendini neşelendirmeye çalışarak, göreceğim şef, gizemli Bay Brown ve biraz şanslı blöf yaparak gizemli Jane Finney de göreceğim. Bundan sonra Tommy, bu ihtimalin kasvetli göründüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Bir an için şaşkın olan Tommy restorana girdi ve bir yemek sipariş etti, mükemmelliği aşıyor. 4 günlük hapis cezası ona yeniden öğretmişti iyi yiyeceği değerli bulmak. Özellikle seçkin bir soğul ala parçasını aktarmanın ortasındaydı Jeanette, Julius'un odaya girdiğini görünce ağzına geldi. Tommy neşeyle bir menü salladı ve diğerinin dikkatini çekmeyi başardı. Tommy'yi görünce Julius'un gözleri sanki aklından fırlayacaktı. Karşıya yürüdü ve Tommy'nin kolunu pompaladı, Elizabeth için gereksiz görünen bir güçle elini uzatıyordu. Aman tanrım, diye boşaldı. Gerçekten sen misin? Tabii ki öyle. Neden olmasın ki? Neden olmasın ki? Söyle dostum, biliyor musun ölü sandığın mı? Sanırım senin için ciddi bir anlık düzenlerdik birkaç gün daha. Kim öldüğümü düşündü, diye sordu Tommy. 2 kuruş. Sanırım iyi ölün genç olduğu atasözünü hatırladı. İşte hayatta kalmam için içimde belli bir miktarda orijinal günah olmalı. Nerede bu arada 2 pence mi? Burada değil mi? Hayır, ofisteki adamlar onun az önce dışarı çıktığını söyledi. Sanırım alışverişe gitmişim. Onu yaklaşık 1 saat önce arabaya bıraktım. Ama diyelim ki, o İngiliz sakinliğini bırakıp işe başlayamıyor musun? Bütün bu zaman boyunca ne yapıyordun böyle? Burada besleniyorsan, diye yanıtladı Tommy, şimdi emrin ver. Uzun bir hikaye olacak. Julius masanın karşı tarafına bir sandalye çekti, havada asılı duran bir kişiyi çağırdı, garson olarak görev yaptı ve dileklerini dikte etti. Sonra Tommy'ye döndü. Ateş açın. Sanırım birkaç maceran oldu. 1 ya da 2, diye mütevazı bir şekilde yanıtladı Tommy ve anlatımına daldı. Julius büyülenmiş bir şekilde dinledi. Önüne koyduğu bulaşıkların yarısını yemeyi unuttum. Sonunda uzun bir iç çekiş verdi. Sana zorba, ucuz roman gibi okunuyor. Ve şimdi ev cephesi, dedi Tommy, elini uzatarak bir şeftali için. Diye uzattı Julius, itiraf etmekten çekinmiyorum, biz de bazı maceralar yaşadık. O ise anlatıcı rolünü üstlendi. Başarısız olmasıyla başlayarak Bournemouth'ta keşif yaptıktan sonra Londra'ya dönüşüne ve satın alma sürecine geçti araba, Tuppence'in artan endişeleri, Sir James'e yapılan çağrı ve önceki gecenin sansasyonel olayları. Ama onu kim öldürdü, diye sordu Tommy. Tam olarak bilmiyorum anlıyor. Doktor kendini kandırdı, kendisi aldı, diye yanıtladı Julius kuru bir şekilde. Peki ya Sir James, ne düşündü? Hukuki bir öncü olarak, aynı zamanda bir insan istiridyesi, diye yanıtladı Julius. Bence, yargıyı sakın tutmuş, derim. O da sabahın olaylarını detaylandırmaya geçelim. Hafızasını kaybetti, dedi Tommy ilgiyle. Aman tanrım, bu yüzden ona sorguladığımı söylediğimde bana bu kadar tuhaf baktıklarını açıklıyor. Benim tarafımdan biraz hata oldum. Ama bu bir adamın yaptığı türden bir şey değildi, tahmin edebileceğim bir şey olabilir. Jane'in nerede olduğuna dair sana hiçbir ipucu vermediler mi? Tommy pişmanlıkla başını salladı. Tek kelime yok. Biliyorsun, biraz pisliyim. Ben almalıydım bir şekilde onlardan daha fazlası. Sanırım burada olduğun için şanslısın. O blöfün ürünler iyi. Bunu nasıl böyle düşündüğünü Pat beni çok iyi düşündü Frazle. O kadar üzgündüm ki bir şey düşünmem gerekti, dedi Tommy basitçe. Bir anlık duraklama oldu, sonra Tommy tekrar Bayan S. Vandemier'in ölümü.
Chloral olduğuna hiç şüphe yok mu? Sanmıyorum. En azından buna kalp yetmezliği diyorlar, aşırı doz ya da böyle bir saçmalık. Sorun değil. İstemiyoruz soruşturma konusunda endişelen. Ama sanırım Tuppence, ben ve hatta yüksek seçkin Sir James'in hepsi aynı fikirdeymiş. Bay Brown, diye düşündü Tommy. Tabii ki. Tommy başını salladı. Yine de, diye düşünceli bir şekilde söyledi. Bay Brown ise gitmedi kanatları var, nasıl girip çıktığını anlamıyorum. Biraz üst düzey düşünce aktarımı numarası nasıl olur? Biraz manyetik Bayan Vandemier'i intihar etmeye karşı konulmaz bir şekilde ittiğin etkili bir etki. Tommy ona saygıyla baktı. İyi, Julius. Kesinlikle iyi. Özellikle ifade biçimi. Ama gidiyor ben üşüdüm. Gerçek bir Bay Brown'u özlüyorum. Bence yetenekli olanlar genç dedektifler işe koyulmalı, giriş ve çıkışları incelemeli ve alınlarında kabarmalar var, ta ki gizemin çözümü ortaya çıkana kadar. Hadi olay yerine gidelim. Keşke ulaşabilsek 2 peni. Ritz, mutlu bir buluşmanın gösterisinden keyif alacaktı. Ofisteki soruşturma, Tuppence'ın henüz dönmediğini ortaya çıkardı. Yine de, sanırım yukarı bir bakacağım, dedi Julius. Oturma odamda olabilir. Kayboldu. Aniden Tommy'nin dirseğine minik bir çocuk konuştu. Genç hanım, sanırım trenle gitmiş, efendim, diye utangaçça mırıldandı. Ne? Tommy onun üzerine döndü. Küçük çocuk öncekinden daha pembe oldu. Taksi, efendim. Şoföre Charing Cross'a bakmasını söylediğini duydum keskin. Tommy ona baktı, gözleri şaşkınlıkla açıldı. Cesaretlenmiş, küçük çocuk devam etti. Öyle düşündüm, bir A, B, 100. ve Bradshaw. Tommy onu böldü. Ne zaman A, B, 100. ve Bradshaw istedi? Ona telgrafı götürdüğümde, efendim. Bir telgraf mı? Evet, efendim. Ne zamandı o? Saat 12:30 civarı, efendim. Tam olarak ne olduğunu anlat. Küçük çocuk derin bir nefes aldı. Numara 891'e telgraf aldım, hanımefendi oradaydı. Açtı ve bir nefes aldı, sonra çok neşeyle, beni yukarı getir Bradshaw ve bir A, B, 100. ve şık görün, Henry. Benim adım değil Henry, ama, adını boş ver, dedi Tommy sabırsızca. Git on. Evet, efendim. Onları getirdim, bana beklememi söyledi ve başını kaldırdı bir şey. Sonra saate bakıyor ve, çabuk ol, diyor ki. Bana taksi çağırmalarını söyle, ve o itmeye başlıyor şapkasını camın önüne koydu ve neredeyse aynı hızda 2 anda yere düştü ben de öyle oldum, ve onu merdivenlerden aşağı inerken taksiye binerken söyledim ve duydum sana söylediklerimi dile getirmesin. Küçük çocuk durdu ve ciğerlerini yeniledi. Tommy bakmaya devam etti onu. O anda Julius tekrar ona katıldı. Elinde açık bir mektup tutuyordu. Ben söylüyorum, Hersheimer, Tommy döndü o, Tuppence kendi başına dedektiflik yapmaya başladı. Aman tanrım, evet, öyle. Bir taksiyle Charing Cross'a 2 saniye içinde gitti telgraf aldıktan sonra acele et. Gözü mektuba takıldı Julius'un eli. Ah, sana bir not bıraktı. Hepsi busa. Nereye gidiyor? Neredeyse farkında olmadan mektubu almak için elini uzattı ama Julius onu katladı yukarı kaldırdı ve cebine koydu. Biraz utanmış gibiydi. Sanırım bununla hiçbir ilgisi yok. Bir şeyle ilgili başka bir şey, ona haber vermesini istediğim bir şey. Ah, Tommy şaşkın görünüyordu ve daha fazlasını bekliyordu. Bak, dedi Julius aniden, seni koysam iyi olur Bilge. Bu sabah Bayan Tuppence'a evlenme teklif ettim. Ah, dedi Tommy mekanik bir şekilde. Kendini sersemlemiş hissediyordu. Julius'un sözleri tamamen beklenmedik bir durumdu. Şimdilik beynini zayıflattılar. Sana söylemek isterim, diye devam etti Julius, bunu daha önce Miss Tuppence'a böyle bir şey önerdim. Açıkça belirttim ki arasına hiçbir şekilde karışmak istemiyordu sen. Tommy kendini toparladı. Sorun değil, dedi hızlıca. Tuppence ve ben yıllardır arkadaşız. Başka bir şey yok. Eliyle sigara yaktı bu çok az sarsıyordu. Sorun değil. Her zaman 2 pensi dikkat ettiğini söyledi. Aniden durdu, yüzü kızarmıştı ama Julius hiç de dalgın değildi. Ah, sanırım paralar işe yarayacak. Hanımefendi Tuppence bunu hemen anladı. Onunla ilgili hiçbir saçmalık yok.
Biz birlikte çok iyi gitmeli. Tommy bir dakika merakla ona baktı, sanki konuşmak üzereymiş gibi, sonra fikrini değiştirdi ve hiçbir şey söylemedi. Tuppence ve Julius, peki neden olmasın? Vardı, zengin adam tanımadığı için üzülmezdi. Açıkça bunu açıklamamış mıydı, fırsatı olursa para için evlenme niyeti var mıydı? Buluşması genç Amerikalı milyoner ona şans vermişti ve bu da öyleydi, muhtemelen bunu yavaş kullanması pek olası değildi. Para peşindeydi. O hep böyle söylemişti. Neden onu suçlayasın, çünkü inancına sadık kalmıştı? Yine de Tommy onu suçluyordu. Tutkulu ve tamamen bir duyguyla doluydu. Mantıksız bir öfkeydi. Şöyle şeyler söylemek çok güzeldi ama gerçek bir kız asla para için evlenmez. Tuppence tamamen soğukkanlı ve bencil ve onu hiç görmese çok sevinirdi yine. Ve dünya berbattı. Julius'un sesi bu meditasyonlara katıldı. Evet, birlikte çok iyi idare etmeliyiz. Duydum ki kız seni hep bir kez reddeder, bir tür gelenek. Tommy kolunu yakaladı. Reddediyor mu? Reddediyor mu dedin? Tabii ki. Sana söylememiş miydim? Az önce bir rap yaptı. Hayır, demek, hiçbir sebep olmadan. Sonsuz dişili, Hunlar böyle diyor, duydum. Ama o yeterince kendine gelecek. Muhtemelen, ona biraz aldırdım. Ama Tommy görgü kurallarına rağmen araya girdi. O notta ne yazmış, diye şiddetle sordu. Yardımsever Julius onu ona uzattı. Nereye gittiğine dair dünyevi bir ipucu yok, Tommy'ye güvence verdi. Ama kendin görebilirsin, bana inanma. Tuppence'ın ünlü okul öğrencisi yazısıyla yazılmış not, şöyleydi. Sevgilijulius. Her şeyin siyah beyaz olması her zaman daha iyidir. Ay, Tommy bulunana kadar evliliği düşünmeye zahmet edemeyeceğimi hissediyorum. O zamana bırakalım. Sevgilerle. Ikı yüz. Tommy geri verdi, gözleri parlıyordu. Duyguları keskin bir şekilde tepki. Artık Tuppence'ın soylu ve ilgisiz olan tek şey olduğunu hissediyordu. Julius'u tereddüt etmeden reddetmemiş miydi? Doğru, notta işaretler vardı, zayıflamayı düşünüyordu, ama bunu mazur görebilirdi. Julius için neredeyse bir rüşvet gibi okunuyordu, Tommy'yi bulma çabalarını teşvik etmek için, ama aslında öyle olmadığını düşündü, öyle demek istemiştim. Sevgili Tuppence, dünyada dokunulacak bir kız yoktu o. Onu gördüğünde, düşünceleri aniden aklına geldi, pislik. Dediğin gibi, dedi, kendini toparlarak, burada ne yaptığına dair hiçbir ipucu yok. Merhaba, Henry. Küçük çocuk itaatle geldi. Tommy 5 şilin üretti. Bir şey daha, genç hanımın ne yaptığını hatırlıyor musun? Telgraf. Henry nefesini tuttu ve konuştu. Onu bir top haline getirdi, ızgaraya attı ve bir, "Vop" gibi bir ses gibi bir şey var efendim. Çok grafik, Henry, dedi Tommy. İşte 5'in şiling. Hadi Julius. O telgrafı bulmalıyız. Hızla yukarı çıktılar. Tuppence anahtarı kapısına bırakmıştı. O da bırakmıştı. Şöminede turuncu ve beyaz renklerde buruşuk bir top vardı. Tommy telgrafı çözdü ve telgrafı düzeltti. Hemen gel, Moathouse, Ebury, Yorkshire, harika gelişmeler, TOMMY. Birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. Julius ilk konuştu. Sen göndermedin mi? Tabii ki hayır. Ne anlama geliyor? Sanırım en kötüsü demek, dedi Julius sessizce. Onu yakaladılar. Ne? Tabii ki. Adını imzaladılar ve o tuzağa düştü, kuzu. Aman tanrım, ne yapacağız? Meşgul ol ve peşinden git. Şimdi, zaman kaybedilecek bir şey yok. Teli yanında götürmemesi büyük bir şanstı. Eğer olsaydı muhtemelen onu asla bulamazdık. Ama acele etmeliyiz. Bradshaw nerede? Julius'un enerjisi bulaşıcıydı. Kendi başına bırakılsa, Tommy muhtemelen bir plan yapmadan önce yarım saat boyunca oturup düşündü eylem için. Ama Julius Hersheimer varken, telaş kaçınılmazdı. Birkaç mırıldanmadan sonra Bradshaw'ı Tommy'ye verdi, daha fazlası gibi gizemleriyle tanışıyordu. Tommy onu terk edip yüzüncü seçti. İşte geldik. Ebury, Yorks, King's Cross'tan ya da Saint Pancras. Çocuk bir hata yapmış olmalı. Kral haçı, Çering haçı değil. 12.50, o tren o kadar sürdü. 2.10, o gitti.
3.20 sıradaki ve lanet olası yavaş bir trende. Araba ne olacak? Tommy başını salladı. İstersen yukarı gönder, ama trende kalsak iyi olur. Sakin kalmak en güzel şey. Julius homurdandı. Öyle, ama bu kekim o masum genci düşünmeye başladı, tehlikedeki kız. Tommy soyut bir şekilde başını salladı. Düşünüyordu. 1-2 dakika içinde şöyle dedi. Diyorum Julius, onu neden istiyorlar ki? Seni anlamıyor muyum? Demek istediğim, onun işini yapmak onların işi olduğunu düşünmüyorum, herhangi bir zarar görecek mi, diye açıkladı Tommy, kaşlarını buruşturarak zihinsel süreçler. O bir rehine, işte öyle. Acil bir tehlikede değil, çünkü bir şeye takılırsak, onlara çok faydalı olacaktı. Yeter ki onu ellerinde tutsunlar, kırbaç elimizde onlar. Görüyor musun? Tabii ki, dedi Julius düşünceli. Bu yani. Ayrıca, diye ekledi Tommy, sonradan aklıma gelerek, harikalarım tapınsa inanmak. Yolculuk yorucuydu, birçok duraklama ve kalabalık arabalar vardı. Zorundaydılar, 2 kez değişti, bir kez Doncaster'da, bir kez küçük bir kavşakta. Ebury terk edilmiş bir yerdi, tek başına bir hamile birlikte görev yaptı, Tommy kendisine şöyle hitap etti. Bana Mouthhouse'a giden yolu söyleyebilir misin? Hendek evi mi? Buradan daha güzel bir adım. Büyük evin yakınındaki deniz, demek istiyorsun? Tommy cesurca onayladı. Kapıcının titiz ama konuşmasını dinledikten sonra kafa karıştırıcı talimatlar aldı, istasyondan ayrılmaya hazırlandılar. Artık yağmur yağdırdı ve kabanlarının yakalarını kaldırarak yürürken yolun çamur karanlığı. Birden Tommy durdu. 1 dakika bekle. İstasyona koştu ve ham habere sert yeniden. Bak, daha önce bir trenle gelen genç bir hanımı hatırlıyor musun? Londra'dan 12,50 mil. Muhtemelen sana Hendek'e giden yolu sorardı ev. Tapınsy olabildiğince iyi tarif etti ama hamçı başını salladı. Birkaç kişi bahsi geçen trende gelmişti. Aklına gelmiyordu, özellikle bir genç hanım. Ama kimsenin sormadığından oldukça emindi, ona Mouthhouse'a giden yolu bulmak. Tommy Julius'a katıldı ve açıkladı. Depresyon üzerine bir tür çökmüştü kurşunlu ağırlık. Görevlerinin başarısız olacağına inanıyordu. Düşman 3 saatten fazla bir başlangıç yapmıştı. 3 saat fazlasıyla yeterliydi Bay Brown için. Telgrafın gerçekleşmiş olma ihtimalini göz ardı etmezdi bulundu. Yol sonsuz görünüyordu. Bir keresinde yanlış bir dönüş yaptılar ve neredeyse yarım saniye yönlerinden kilometrelerce uzakta. Saat 7'yi geçtikten sonra küçük bir çocuk, Mouthhouse'un hemen sonraki köşeyi geçtiğini söyledi. Paslı demir bir kapı, menteşelerinde sallanıyordu. Yoğun bir sürüş yapraklarla. Mekanda ikisini de ürperten bir şey vardı, kalpleri. Terk edilmiş yoldan yukarı çıktılar. Yapraklar onların uyuştuğu ayak sesleri. Gün ışığı neredeyse bitmişti. Sanki bir dünyada yürüyordu hayaletler. Yukarıda dallar çırpılıyor ve hüzünlü bir notla gıcırdadı. Ara sıra ıslak bir yaprak sessizce aşağı süzülür, soğukluğuyla onları ürküttür, yanağına dokundu. Yolun bir dönüşü onları evin görüşüne getirdi. O da boş görünüyordu ve terk edilmişti. Kepenkler kapalıydı, kapıya çıkan basamaklar ise bitki örtüsünde yosun. Gerçekten de Tuppence bu ıssız yere mi yönlendirilmişti? O aylarca bir insan ayak izinin bu yoldan geçtiğine inanmak zor görünüyordu. Julius paslı çan kolunu sarstı. Çıngırdayan bir çınlama uyumsuzca yankılandı içimdeki boşlukta. Kimse gelmedi. Tekrar çalıyordu, ama hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Sonra evin etrafında tamamen dolaştılar. Her yerde sessizlik ve kapalı pencereler. Kanıtlara inanabilirlerse gözlerinden mekan boştu. Hiçbir şey olmaz, dedi Julius. Yavaşça kapıya doğru geri çekildiler. Yanında bir köy olmalı, diye devam etti genç Amerikalı. Orada sorgulama yapmalıyız. Bir şeyler bilirler yer hakkında ve son zamanlarda orada kimse olup olmadığını. Evet, kötü bir fikir değil. Yolda ilerlerken, kısa süre sonra küçük bir köye vardılar. Dış bölgelerde bir işçinin çantasını sallayarak alet kullandığını gördüler ve Tommy onu bir sesle durdurdu, soru. Hendek evi mi? Boş. Yıllardır boştu.
Bayan anahtarı Sweeney'de var. İstersen gözden geçirmek istersen, direğin yanında ofis. Tommy ona teşekkür etti. Kısa sürede postaneyi buldular, o da tatlı ve genel bir lüks dükkanı ve yanındaki kulübenin kapısını çaldılar. Temiz, sağlıklı görünen bir kadın açtı. Hendeyin anahtarını kolayca ortaya çıkardı ev. Ama burası size uygun bir yer olup olmadığını sanmıyorum, efendim. Bir berbat bir onarım durumu. Tavanlar sızdırıyor ve her şey. Çok fazla şey gerekir, para harcandı. Teşekkürler, dedi Tommy neşeyle. Sanırım bu bir yıkılmış, ama evler artık nadir. Evet, dedi kadın içtenlikle. Kızım ve damat da bilmiyorum uzun zamandır düzgün bir kulübe arıyor, ne kadar süre. Hepsi savaş. Durumu çok mahvetti, öyle. Ama affedersiniz, efendim, evin çoğunu göremeyeceğiniz için çok karanlık olacak. Değil miydin, yarına kadar beklemek daha iyi mi? Sorun değil. Bu akşam etrafa göz atacağız, neyse. Daha önce burada olurduk ama yolumuzu kaybettik. Nedir, burada gece geçirmek için en iyi yer mi? Bayan Sweeney şüpheli bakıyordu. Yorkshire Arms var ama pek iyi bir şey değil, sizin gibi beyefendiler için bir yer. Ah, çok iyi olacak. Teşekkürler. Bu arada, henüz bir şey yaşamadınız bugün, bu anahtarı isteyen genç hanım. Kadın başını salladı. Uzun zamandır kimse buraya gelmemiş. Çok teşekkürler. Adımlarını geri çekip hendek evine doğru yürüdüler. Ön kapı tekrar açılırken menteşeleri yüksek sesle itiraz etti, Julius bir kibrit yaktı ve zemini inceledi dikkatle. Sonra başını salladı. Yemin ederim kimse bu yoldan geçmedi. Toza bak. Kalın. Ayak izi yok. Terk edilmiş evde dolaştılar. Her yerde aynı hikaye. Kalın katmanlar toz gibi görünüyor ve dokunulmamıştı. Bu beni çok etkiledi, dedi Julius. İnanmıyorum, tapınsa bu evde hiç bulunmadı. Olmalı ki. Julius cevap vermeden başını salladı. Yarın tekrar gözden geçireceğiz, dedi Tommy. Belki gündüz daha fazlasını görürüz. Ertesi gün aramaya tekrar başladılar ve isteksizce zorla yapmaya zorlandılar, evin uzun süredir işgal edilmediği sonucuna varıldı. Köyü tamamen terk etmiş olabilirlerdi, ancak şanslı bir keşif Tommy'nin. Kapıya doğru adımlarını geri çekerken, aniden ağladı, eğildi, yaprakların arasından bir şey aldı ve uzattı Julius'a. Küçük altın bir broştu. O tapınsın. Emin misin? Kesinlikle. Onu sık sık taktığını gördüm. Julius derin bir nefes aldı. Sanırım mesele çözüldü. Zaten buraya kadar geldi. Theo barı merkezimiz yapın ve onu bulana kadar burada ortalığı karıştırın. Birisi onu görmüş olmalı. Hemen sefer başladı. Tommy ve Julius ayrı ayrı ve birlikte çalıştılar, ama sonuç aynıydı. Tapıns'ın tarifine kimse cevap vermiyor, çevrede görülmüştü. Şaşkındılar, ama cesaretini kırmadılar. Sonunda taktiklerini değiştirdiler. Tapıns kesinlikle uzun süre kalmamıştı Malthouse mahallesi. Bu, onun yenildiğini gösteriyordu ve arabayla götürülmüştür. Soruşturmaları yeniden başlattılar. Araba gören var mı? O gün Malthouse yakınlarında bir yerde mi duruyordu? Yine karşımızda yok başarı. Julius kendi arabasını kasabaya telgraf attı ve her gün mahalleyi didik didik gezdiler, bitmek bilmeyen bir tutkuyla. Büyük umutlar verdikleri gri bir limuzin vardı, Harrigate'e kadar izlendi ve oldukça saygın bir kişinin mülkü olduğu ortaya çıktı kız hanımefendi. Her gün yeni bir maceraya çıktılar. Julius tasmalı bir taze gibiydi. En ince ipucunu takip etti. Oradan geçen her araba köy o kader gününde izlendi. Ülkeye zorla girdi, mülkleri ve motorların sahiplerini arama sürecine teslim etti, çapraz sorgu. Özürleri, yöntemleri kadar kapsamlıydı ve nadiren kurbanlarının öfkesini etkisiz hale getirmekte başarısız oldu. Ama gün gün geçtikçe, Tapıns'ın yerini keşfetmeye hiç yaklaşmadılar. Çok iyi yaşamıştı, kaçırılma planlanmıştı ve kız kelimenin tam anlamıyla içine kaybolmuş gibi görünüyordu ince hava. Ve Tommy'nin aklında başka bir meşgule daha vardı. "Burada ne kadar zamandır olduğumuzu biliyor musun?" diye sordu bir sabah kahvaltıda yüz yüze otururken. "Bir hafta, biz değiliz, Tapıns'ı bulmaya daha yakın ve gelecek pazar 29'u. Aman tanrım, dedi Julius düşünceli. Neredeyse 29'unu unuttum.
Aklımda sadece 2 pensi. Ben de öyle. En azından 29 uncusunu unutmamıştım, ama Tuppence'ı bulmakla kıyaslandığında hiçbir önemi yoktu. Ama bugün 23'ü ve zaman daralıyor. Eğer bir gün onu yakalayacaksak, bunu 29'undan önce yapmalıyız, hayatı sonrasında 1 saatlik satın almaya değmez. Rehine oyunu o zamana kadar bitmiş olacak. Büyük bir şey yaptığımızı hissetmeye başladım, bu konuda bir hata var. Zaman kaybettik ve biz avcı değiliz. Seninle birlikteyim. Biz birkaç köpek köpeğiydik, onların çiğnemeyeceği kadar büyük bir parçayı ısırmışlar. Ben hemen saçmalamayı bırak. Ne demek istiyorsun? Sana söyleyeceğim. Yapmamız gerekeni yapacağım. Bir hafta önce, hemen Londra'ya dönüp davayı İngiliz polisin. Kendimizi dedektif olarak görüyorduk. Dedektifler. Gerçekten bir parça aptalca bir aptallık. Ben bittim. Artık yeterince oldum. Scotland Yard benim için. Haklısın, dedi Tommy yavaşça. Keşke Tanrı'ya hemen oraya gitmiştik. Geç olsa da, hiç geç olmasa iyi olur. Bir çift güzel gibi oynuyorduk, işte Mulberry Bush'un etrafından dolaşıyoruz. Şimdi sağa gidiyorum, Scotland Yard'a gidip elimden tutup bana nasıl davrandığımı göstermelerini istemek için gitmeli. Sanırım profesyonel oyuncu sonunda her zaman amatörün önüne geçer. Benimle geliyor musun? Tommy başını salladı. Ne iyi, birimiz yeterli. Burada kalmak daha iyi olur ve burun yuvarlak biraz daha uzun. Bir şey çıkabilir. Bir tane asla biliyor. Tabii ki. Hoşça kal. Birkaç saniye sonra geri döneceğim, birkaç müfettiş yanında. Onlara en parlak ve en parlak karakterlerini seçmelerini söyleyeceğim en iyisi. Ama olayların gidişi Julius'un koyduğu planı takip etmemek oldu. Daha sonra bir gün Tommy bir telgraf aldı. Bana katılın, Manchester Midland Oteli. Önemli haber, JULIUS. O gece saat 7.30'da Tommy yavaş bir ülke treninden indi. Julius platformda. Dışarıda olmasaydın bu trenle geleceğini sanmıştım, çünkü benim tel geldi. Tommy kolundan tuttu. Ne oldu? Tuppence bulundu mu? Julius başını salladı. Hayır. Ama bunu Londra'da bekletirken buldum. Yeni geldi. Telgraf formunu diğerine verdi. Tommy'nin gözleri açıldı ve oku. Jane Finn buldu. Hemen Manchester Midland Hotel'e gel, PELEDGERTON. Julius formu geri aldı ve katladı. Tuhaf, diye düşünceli bir şekilde söyledi. O avukat adamı sanıyordum bırakmıştı. Sokakta gayri resmi bir savaş konseyi yapıldı. Sir James 1 saat çekmişti cebinden. Holyhead'e giden tekne treni saat 12.14'te Chester'da duruyor. Hemen başlarsan bağlantıyı yakalayabilirsin diye düşünüyorum. Tommy şaşkınlıkla başını kaldırdı. Acele etmene gerek var mı, efendim? Bugün sadece 24'ü. Sanırım sabah erken kalkmak her zaman iyidir, dedi Julius, avukat cevap vermeden önce. Yapacağız, hemen depoya raylar gönderin. Sir James'in alnında hafif bir kaş çatma belirmişti. Keşke seninle gelebilseydim. Saat 2'de bir toplantıda konuşmam gerekiyor saat. Talihsiz bir durum. Tonundaki isteksizlik çok belirgindi. Öte yandan açıktı, Julius'un diğerinin kaybına kolayca katlandığı şirket. Sanırım bu anlaşmada karmaşık bir şey yok, diye belirtti. Sadece saklambaç oyunu, hepsi bu. Umarım öyledir, dedi Sir James. Tabii ki. Başka ne olabilir ki? Hala gençsiniz, Bay Hersheimer. Benim yaşımda muhtemelen bir ders aldım. Rakibini asla küçümseme. Tonunun ciddiyeti Tommy'yi etkiledi ama Julius üzerinde pek etkisi olmadı. Sence Bay Brown gelip yardım edebilir mi? Eğer yaparsa, ona hazırım. Cebine vurdu. Silah taşıyorum. Küçük Willy burada her yerde benimle dolaşıyor. Bir öldürücü görünen otomatik silahı sevgiyle dokundurdu ve geri verdi evine. Ama bu yolculukta ona ihtiyaç duyulmayacak. Var, Bay Brown'u bilgece söyleyecek kimse yok. Avukat omuzlarını silkti. Bay Brown'a Bayan Vandemier'in olduğunu söyleyecek kimse yoktu, onu ihanet etmek için niyetliydi. Buna rağmen, Bayan Vandemeier ölmeden öldü konuşuyorum. Julius bu sefer susturuldu ve Sir James daha hafif bir notla ekledi. Sadece seni tetikte tutmak istiyorum. Hoşça kal ve bol şans.
Kabul etme belgeler elinize geçtikten sonra gereksiz riskler. Eğer bir sebep varsa gölgelendiğinize inanın, onları hemen yok edin. Bol şans. Oyun artık senin ellerinde. İkisine de el sıkıştı. 10 dakika sonra iki genç adam birinci sınıf bir arabaya oturdu Chester için bir güzergah. Uzun süre ikisi de konuşmadı. Sonunda Julius sessizliği bozduğunda, tamamen beklenmedik bir yorumla. "Söyle," diye düşündü. "Hiçbir şey yaptın mı? Bir kızın yüzü için kendini aptal mısın?" Tommy, bir an şaşkınlıktan sonra zihnini aramaya başladı. "Söyleyemem ki," diye sonunda yanıtladı. "Tabii ki yapamıyorum, en azından hatırla." "Neden?" "Çünkü son 2 aydır duygusal bir şey yapıyorum, Jane yüzünden kendimi aptallıkla tuttum." İlk kez onun fotoğrafına göz attığım anda Hart, romanlarda okuduğunuz tüm alışılmış numaraları yaptı. "Sanırım öyleyim, itiraf etmekten utanıyorum ama buraya onu bulup her şeyi düzeltmeye kararlı bir şekilde geldim ve onu Bayan Julius P. Hershimer olarak geri al." "Ah," dedi Tommy, hayranlıkla. Julius bacaklarını sertçe açtı ve devam etti. "Bir adamın kendini ne kadar aptal yapabileceğini gösteriyor. Bir kez canlı kız ve ben iyileştim." Her zamankinden daha fazla dilsiz hisseden Tommy yine boşaldı. "Ah, Jane'e küçümseme yok, unutma," diye devam etti diğeri. "O gerçekten iyi bir kız ve bir adam ona aşık olacak hemen." "Onu çok yakışıklı bir kız sanıyordum," dedi Tommy, kendi kızını bularak değil. "Tabii ki öyle. Ama o onun fotoğrafına hiç benzemiyor. En azından ben sanki bir bakıma, olmalı, çünkü onu hemen tanıdım. Onu kalabalıkta görseydim, işte bir yüzünü hemen tanıdığım kız, hiç tereddüt etmeden. Ama vardı o fotoğrafla ilgili bir şey." Julius başını salladı ve bir nefes aldı, iç çek, "Sanırım romantizm çok tuhaf bir şey." "Olmalı," dedi Tommy soğukça, "buraya gelebilirsen bir kıza aşık olup 2 hafta içinde diğerine evlenme teklif ediyor." Julius, dağılmış gibi görünme zarafeti gösterdi. Yorgun bir his vardı ki Jane'i asla bulamıyordu ve zaten bunun tamamen aptallıktı. Ve o zaman, örneğin Fransızlar çok daha mantıklıdır olaylara bakış açıları. Romantizmi ve evliliği korurlar ayrı. Tommy utandı. "Vay canına, eğer bu." Julius aceleyle araya girdi. "Şimdi, acele etme. Ne demek istediğini kastetmiyorum. Alıyorum Amerikalıların ahlak konusunda sizden daha yüksek bir görüşü var. Demek istediğim Fransızların evliliğe ticari bir şekilde girişmesi, 2 tane bulmak, birbirine uygun olan, para işleriyle ilgilenen ve her şeyi pratik olarak ve iş ruhuyla bir şekilde anlattı." "Bana sorarsan," dedi Tommy, "hepimiz çok lanetliyiz günümüzde iş dünyasında bir şey gibi görünüyor. Hep, karşılığını alacak mı, diyoruz. Erkekler yeterince kötü, kızlar ise daha kötü. Sakin ol oğlum, bu kadar kızdırma. Kendimi çok sıcak hissediyorum," dedi Tommy. Julius ona baktı ve daha fazla konuşmamanın akıllıca olduğunu düşündü. Ancak Tommy'nin Holyhead'e ulaşmadan önce soğuması için bolca zamanı vardı ve neşeli gülümseme yüzüne geri dönmüştü, onların yanına indiklerinde varış noktası. Görüşmeden sonra ve bir yol haritası yardımıyla oldukça iyiydiler, yön konusunda hemfikir olduk. Bu yüzden fazla uzatmadan taksi tutabildik ve arabayla sürdük Durba'ya giden yolda. Adama yavaş gitmesini söylediler ve yolu kaçırmamak için dar bir şekilde izledi. Kısa süre sonra buna geldiler, kasabadan ayrılırken Tommy arabayı hemen durdurdu, rahat bir tonla sordu yolun denize inip gitmediğini ve bunu duymak adamın işini başarıya çevirdi, yakışıklı tarz. Bir an sonra taksi yavaşça Holyhead'e doğru hızla dönerdi. Tommy ve Julius onu gözden kaybetti, sonra dar yola döndü. "Sanırım doğru olan mı?" diye sordu Tommy şüpheli. "Burada çok sayıda olmalı." "Tabii ki öyle. Bak tavunu. Jane'in ne dediğini hatırlıyor musun?" Tommy, yolun kenarındaki kabaran altın çitlere baktı, her iki tarafta da ikna oldu. Tek sıra olarak indi, Julius öndeydi. Tommy 2 kez başını çevirdi, huzursuz. Julius arkasına baktı. "Ne oldu?" "Bilmiyorum. Bir şekilde kafam var. Devam et, biri bizi takip ediyor." "Olamaz," dedi Julius olumlu bir şekilde. "Göreceğiz onu."
Tommy bunun doğru olduğunu kabul etmek zorundaydı. Yine de, huzursuzluk duygusu derinleşti. Kendine rağmen düşmanın her şeyi bildiğine inanıyordu. Keşke o adam da gelse, dedi Julius. O cebini okşadı. Küçük William burada çok can atıyor egzersiz. Hep onu, yanında taşıyor musun, diye sordu Tommy yanan merakla. Çoğu zaman, sanırım ne çıkacağını asla bilemezsin. Tommy saygılı bir sessizlik kaldı. Küçük William'dan etkilenmişti. Görünüşe göre Bay Brown'un tehdidini daha uzaklaştırmak için. Yol şimdi uçurumun kenarından, denize paralel ilerliyordu. Aniden Julius öyle ani bir şekilde durdu ki Tommy ona top attı. "Ne oldu?" diye sordu. "Şuraya bak. Eğer bu grubu yenemezse." Tommy baktı. Yolun yarı engelleyen kısmında devasa bir kaya vardı ve kesinlikle hayali bir şekilde, dilenen, bir teriyere benziyordu. "Peki," dedi Tommy, Julius'un duygularını paylaşmayı reddederek, "beklediğimiz şey bu, değil mi?" Julius ona üzgün bir şekilde baktı ve başını salladı. "İngiliz balgamı. Elbette bekliyorduk, ama bu beni biraz sarsıyor aynı, onu tam beklediğimiz yerde görmek demek." Sakinliği belki de doğal değil, daha çok varsayılan olan Tommy, ayaklarını hareket ettirdi sabırsızca. "İlerle. Peki ya delik?" Uçurum kenarını dar bir şekilde taradılar. Tommy kendini aptalca söylediğini duydu. Tavu yıllar sonra orada olmayacak. Ve Julius ciddi bir şekilde yanıtladı. "Sanırım haklısın." Tommy aniden titreyen eliyle işaret etti. "Peki ya şu yarık orada?" Julius hayranlıkla yanıtladı. "Kesinlikle bu." Birbirlerine baktılar. "Fransa'dayken," dedi Tommy hatırlayarak, "ne zaman Batman'im beni aramadı, hep Caire olduğunu söyledi. Hiç inanmadım. Ama hissedip hissetmese de, böyle bir şey var histi. Şimdi anladım." Kötü şekilde. Kayaya acı dolu bir tutkuyla baktı. "Lanet olsun," diye bağırdı. "İmkansız. 5 yıl. Bir düşünün. Kuş yuvaları kuran çocuklar, piknik partileri, binlerce insan pas yapmak. Orada olamaz. Yüze bir varlığına karşı orada. Bu tüm mantıklara aykırı. Gerçekten de, bunun imkansız olduğunu düşünüyordu, belki de daha fazla. Çünkü yapamıyordu, birçok kişinin başarısız olduğu yerde kendi başarısına inanıyordu. O şey de vardı, kolaydı, bu yüzden olamazdı. Delik boş olurdu. Julius ona genişleyen bir gülümsemeyle baktı. "Sanırım şimdi gerçekten sarsıldın," diye uzattı, "keyif aldım. Şimdi başlıyorum." Elini yarığa soktu ve hafifçe yüzünü buruşturdu. Sıkı bir oturum. Jane'in eli benimkinden birkaç beden daha küçük olmalı. "Kendimi hissetmiyorum herhangi bir şey, hayır, söyle, bu ne?" "Vay canına." Ve süsledi, küçük bir renk değiştirmiş paketi havaya salladı. "Ürün tamam. Yağlı deriye dikilmiş. Ben bıçağımı alırken bekle." İnanılmaz olan olmuştu. Tommy değerli paketi nazikçe tuttu ellerini. Başarılı olmuşlardı. "Garip," diye mırıldandı boş boş, sanki dikişler çürümüş olurdu. "Yenisi gibi görünüyorlar." Dikkatlice kesti ve yağlı telini yırttı. İçinde küçük bir katlanmış kağıdı. Titreyen parmaklarıyla açtılar. Çarşaf boştu. Birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. "Bir kukla mı?" diye düşündü Julius. Danvers sadece bir yem miydi? Tommy başını salladı. Bu çözüm onu tatmin etmedi. Birden yüzü temizlendi. "Buldum. Sempatik mürekkep. Öyle mi düşünüyorsun? Yine de denemeye değer. Genellikle ısı işe yarar. Biraz çubuk al, ateş yakacağız." Birkaç dakika içinde dal ve yaprakların küçük ateşi neşeyle yanmaya başladı. Tommy kağıdı parıltıya yakın tuttu. Kağıt sıcaklıkla hafifçe kıvrıldı. Başka bir şey değil. Aniden Julius kolunu kavadı ve karakterlerin ortaya çıktığı yere işaret etti, hafif kahverengi renkte. "Vay canına, başardın. Söyle, senin fikrin harikaydı." "O hiç aklıma gelmedi." Tommy kağıdı birkaç dakika daha yerinde tuttu, ta ki sıcaklığı değerlendirene kadar işini yapmıştı. Sonra geri çekti. Bir an sonra bir çığlık attı. Sayfanın üzerinde düzgün kahverengi baskılarla şu sözler yazıyordu: "ILTIFATETMİŞLERI Bay Brown." 1-2 saniye birbirlerine aptalca bakarak durdular, sersemlemiş şok.
Bir şekilde, açıklanamaz bir şekilde, Bay Brown onları önlemişti. Tommy kabul etti sessizce yenilgi. Julius ise öyle değil. Nasıl oldu da bizden önce geldi? En iyisi bu ben dedim, diye sonunda. Tommy başını salladı ve donuk bir şekilde dedi. Dikişlerin yeni olmasının sebebi bu. Tahmin etmiş olabilirdik. O lanet dikişleri boş ver. Nasıl önden geçti? Acele ettik bildiğimiz tek şey. Buraya daha hızlı gelmesi kesinlikle imkansız bizim yaptığımızdan daha fazla. Ve neyse, bunu nasıl bildi? Sence bir diktafon var mı Jane'in odasında mı? Sanırım olmalıydı. Ama Tommy'nin sağduyusu itirazları işaret etti. Kimse önceden onun orada olacağını bilemezdi hele ki o özel oda. Öyle, diye itiraf etti Julius. O zaman hemşirelerden biri bir dolandırıcıydı ve kapıda dinliyordu. Nasıl yani? Zaten bunun bir önemi yok, dedi Tommy yorgun bir şekilde. Birkaç ay önce öğrenmiş olabilir ve evrakları kaldırmış. O zaman, hayır, Allah aşkına, bu yıkanmıyor. Olurdu hemen yayımlandı. Tabii ki yaparlar. Hayır, bugün biri bizden bir farkla önde yaklaşık 1 saat kadar. Ama nasıl yaptıkları beni çok şaşırttı. Keşke o adam Peel Egerton bizimle olsaydı, dedi Tommy düşünceli. Neden? Julius baktı. Yaramazlık yapıldı geldi. Evet, Tommy tereddüt etti. Kendi karakterini açıklayamıyordu yüzüncünün varlığının bir şekilde olacağı mantıksız bir fikir felaketi önledi. Eski bakış açısına geri döndü. Nasıl yapıldığı üzerine tartışmanın hiç faydası yok. Oyun bitti. Başarısız olduk. Yapacak tek bir şey var. O da ne? En kısa sürede Londra'ya dön. Bay Carter uyarılmalıdır. Şimdi darbenin düşmesi sadece saatler meselesi. Ama her neyse, en kötüsünü bilmeliydi. Görev hoş olmayan bir görevdi ama Tommy bundan kaçmayı düşünmüyordu. O başarısızlığını Bay Carter'a bildirmeli. Bundan sonra işi bitmişti. Aldı Londra'ya gece yarısı postası. Julius, geceyi Holyhead'de geçirmeyi seçti. Varışından yarım saat sonra, yorgun ve solgun halde, Tommy şefinin önünde duruyordu. Rapor vermeye geldim, efendim. Başarısız oldum kötü bir şekilde. Bay Carter ona keskin bir bakış attı. Yani antlaşma. Bay Brown'un elinde, efendim. Ah, dedi Bay Carter sessizce. Yüzündeki ifade ise değişim vardı. Ama Tommy gözlerindeki umutsuzluk kıvılcımını yakaladı. Bu onu ikna etti başka hiçbir şey bunu yapmadığı için bakış açısı umutsuzdu. Peki, dedi Bay Carter 1-2 dakika sonra, biz dizlerin çökmemesi gerektiğini sanırım. Kesinlikle bunu bilmek güzel. Elimizden geleni yapmalıyız. Tommy'nin zihninde şu güvence belirdi, umutsuz ve bunun umutsuz olduğunu biliyor. Diğeri ona baktı. Bunu kalbine alma, evlat, dedi nazikçe. Evet, yaptın en iyisini göster. Yüzyılın en büyük beyinlerinden biriyle karşı karşıydınız. Ve başarıya çok yaklaştın. Bunu unutma. Teşekkür ederim, efendim. Gerçekten çok iyi bir davranış. Kendimi suçluyorum. Bu diğerini duyduğumdan beri kendimi suçluyorum haberler. Tonunda bir şey Tommy'nin dikkatini çekiyordu. Yeni bir korku sarıldı kalbini. Daha fazlası, bir şey var mı, efendim? Korkarım öyle, dedi Bay Carter ciddi bir şekilde. Uzandı elini masadaki bir çarşafla koydu. Tuppence. Tommy tereddüt etti. Kendin oku. Daktilo yazılı kelimeler gözlerinin önünde dans ediyordu. Yeşil bir tok tanımı, cebinde 50. 100. işaretli bir mendil olan bir ceket. Acı çekmiş görünüyordu Bay Carter'a soru soruyorum. Sonuncusu buna şöyle yanıt verdi. Yorkshire kıyısına yıkandı, Ebury yakınlarında. Ben korkuyor, bu tamamen kötü niyetli bir şey gibi görünüyor. Aman tanrım, diye nefes nefese diye seslendi Tommy. Tuppence, bunlar şeytanlar, onlarla intikam almadan asla rahatlamayacağım. Onları avlayacağım, ben. Bay Carter'ın yüzündeki acıma onu durdurdu. Nasıl hissettiğini biliyorum, zavallı oğlum. Ama işe yaramıyor. Gücünü boşuna harcayacaksın. Kulağa sert gelebilir ama tavsiyem sizin için şudur, zararlarınızı kesin. Zaman merhametlidir. Unutacaksın. Tuppence'i unuttun mu? Asla. Bay Carter başını salladı. Şimdi öyle düşünüyorsun. Düşünmek bile olmaz, o cesur küçük kız.
Bütün bu iş için özür dilerim, kafa karıştırıcı bir şekilde, üzgünüm. Tommy aniden kendine geldi. Zamanınızı alıyorum, efendim, dedi çabayla. Kendini suçlamana gerek yok. Sanırım biz böyle bir işi üstlenecek birkaç genç aptal. Bizi uyardın evet. Ama ben keşke boynuna saplanan kişi ben olsaydım. Hoşça kal efendim. Ritz'e döndüğünde, Tommy birkaç eşyasını mekanik olarak topladı, kendi eşyaları düşünceler uzaklarda. Trajedinin ortaya çıkmasıyla hala şaşkındı neşeli, sıradan hayatı. Birlikte ne kadar eğlenmişlerdi, o ve iki Pence. Ve şimdi, inanamıyordu, gerçek olamaz. Tuppence, öldü. Küçük Tuppence, dolup taşan hayat bitti. Bu bir rüyaydı, korkunç bir rüyaydı. Başka bir şey değil. Ona bir not getirdiler, Peel Egerton'dan birkaç nazik taziyeli söz gazetede haberleri okumuştu. Büyük bir manşet vardı. EX 5. bininci S, korktu, boğuldu, mektup, bir çiftlikte görev teklifiyle sona erdi. Arjantin'de, Sir James'in önemli çıkarları olduğu bir yerdi. Nazik yaşlı dilenci, diye mırıldandı Tommy, topu kenara fırlatırken. Kapı açıldı ve Julius her zamanki şiddetiyle içeri girdi. Açık bir şekilde elinde gazete. Bak, bu ne böyle? Görünüşe göre aptalca bir fikirleri var iki Pence'i. Doğru, dedi Tommy sessizce. Yani onu öldürdüler mi? Tommy başını salladı. Sanırım antlaşma alındığında o, hiç iyi değildi artık onları bırakmaktan korktular. Vay canına, dedi Julius. Küçük Tuppence, o gerçekten en cesur küçük kızdı. Ama birden Tommy'nin beyninde bir şey çatladı. Kendi yerini kaldırdı ayaklar. Çık dışarı. Gerçekten umursamıyorsun, lanet olsun. Sen istedin seninle o çürümüş soğukkanlı şekilde evlenmek istiyordum ama onu seviyordum. Ben onu zarardan kurtarmak için bedenimden ruhumu verdim. Dururdum tek kelime etmeden ona evlenmesine izin ver. Çünkü ona böyle bir zamanın olması gerekirdi ve ben sadece bir kuruşu olmayan zavallı bir şeytandım kendini kutsamak için. Ama bu benim yapmadığım için olmazdı dikkat et. Bak buraya, diye başladı Julius imtina. Şeytana git. Buraya gelip konuşmana dayanamıyorum, küçük Tuppence hakkında. Git kuzenine bak. Tuppence'dir kızım. Çocukken birlikte oynadığımız zamandan beri onu hep sevdim. Büyüdük ve hep aynıydı. İçerideyken asla unutmayacağım hastaneye girdi ve o saçma şapka ve önlükle geldi. Öyleydi ki sevdiğim kızın hemşireye gelmesini görmek mucize Kit. Ama Julius onu böldü. Bir hemşire çantası. Vay canına. Colney Hatch'e gitmem gerekiyor. Yapabilirim Jane'i hemşire şapkasında da gördüğüme yemin ederim. Ve bu tam bir imkansız. Hayır, sakız olsun, ben hallederim. Konuşurken gördüğüm oydu Whittington, Bournemouth'taki huzurevinde. O hasta değildi orada. O hemşiredir. Sanırım öyle, dedi Tommy öfkeyle, muhtemelen başından beri onlarla birlikteydim. O evrakları çalıp çalmadığını merak etmemem baştan Danvers'tan. Kesinlikle yaptı, diye bağırdı Julius. O kuzenim ve her zamanki gibi vatansever bir kız. Ne olduğu umurumda değil ama defol buradan. Tommy de yüksek sesle karşılık verdi. Gençler neredeyse kavga etmek üzereydi. Ama aniden, bir neredeyse büyülü bir anlıkla Julius'un öfkesi azaldı. Peki oğlum, dedi sessizce, gidiyorum. Söylediklerin için seni suçlama. Çok güçlü neyse ki söyledin. Ben en güçlü laf dolu aptaldım hayal edilebilen bir şey. Sakin ol, Tommy bir mesaj atmıştı sabırsız bir jest, hemen gidiyorum, Londra ve Northwestern Demiryolu deposu, bilmek isterseniz. Nereye gittiğin umurumda değil, diye hırladı Tommy. Kapı Julius'un arkasından kapanırken, valizine geri döndü. Hepsi bu, diye mırıldandı ve zili çaldı. Bagajımı indir. Evet, efendim. Gidiyor musunuz, efendim? Şeytana gidiyorum, dedi Tommy, ne olursa olsun. Adi duygular. Ancak o görevli sadece saygılı bir şekilde yanıt verdi. Evet, efendim. Taksi çağırayım mı? Tommy başını salladı. Nereye gidiyordu? Hiçbir fikri yoktu. Sabit bir şeyin ötesinde Bay Brown'dan intikam alma kararlılığı nedeniyle hiçbir planı yoktu. Efendimi tekrar okudu James'in mektubu, başını salladı. 2 Pence'i intikam alınmalı. Yine de, biraz yaşlı adamdı.
Sanırım cevap versen iyi olur. Yazı masasına geçti. Yatak odası kırtasiyesinin alışılmış sapkınlığı gibi, sayısız vardı zarflar ve kağıt yok. Aradı. Kimse gelmedi. Tommy gecikmeye sinirlendi. Sonra o Julius'un oturma odasında iyi bir malzeme olduğunu hatırladı. The American hemen ayrılacağını açıklamıştı, korku yoktu. Ona karşı koşmak. Üstelik, yapsa da umursamazdı. Evet, söylediklerinden biraz utanmaya başladı. Yaşlı Julius neşeyle iyi gidiyorlar. Orada bulursa özür dilerdi. Ama oda boştu. Tommy yazı masasına yürüdü ve açtı orta çekmece. Bir fotoğraf, dikkatsizce yukarı doğru itilmiş ve onun fotoğrafını yakaladı. Göz, bir an yere saplanmış durdu. Sonra çıkardı, susturdu çekmecesini açtı, yavaşça bir koltuğa yürüdü ve hala elinde fotoğraf. Fransız kız Annette'in Julius'ta yaptığı bir fotoğraf neydi böyleydi Hersheimer'ın yazı masası mı? Başbakan önündeki masaya endişeli parmaklarıyla dokundu. Onun yüzü yıpranmış ve taciz edilmişti. Bay Carter ile Bay Carter ile konuşmaya başladı. Nokta kırılmıştı. Anlamıyorum, dedi. Gerçekten de işin o kadar da çaresiz olmadığını mı kastediyorsun? Böyle düşünüyor gibi görünüyor. Mektubuna tekrar bakalım. Bay Carter onu verdi. Geniş çocukça bir el yazısıyla yazılmıştı. Saygın Bay Carter. Bir şey ortaya çıktı ve bana bir kavanoz verdi. Tabii ki olabilirim kendimi kötü bir şekilde rezil ediyorum ama sanmıyorum. Eğer benim sonuçlar doğru, Manchester'daki o kız sadece bir bitkiydi. Bütün şey önceden ayarlanmıştı, sahte paketle birlikte, bizi düşünmeye teşvik etmek amacıyla maç bitmişti, bu yüzden sanırım oldukça ateşli olmuştuk koku. Sanırım gerçek Jane Finn'in kim olduğunu biliyorum ve hatta bir belgelerin nerede olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu sadece bir tahmin, ama bir tür hissim var ki, her şey yolunda gider. Neyse, onu kapatıyorum değeri varsa, mühürlü bir zarfta. Sana soracağım, yapma hatta 28'i gece yarısına kadar açacaktı. Nedenini birazdan anlarsın. Görüyorsun, çözdüm Tapılsın o şeylerinin de bir bitki olduğunu ve artık olmadığını benden daha boğulmuşum. Düşünceyim şu, son bir şans olarak izin verecekler Jane Finn, bu anı numarasını sahte ettiğini umarak kaçar ve özgür olduğunu düşündüğü anda hemen Tabii ki bu onların alması için korkunç bir risk. Çünkü biliyor hepsi onlarla ilgili, ama bunu ele geçirmek için oldukça çaresizler. Antlaşma. Ama eğer belgelerin bizim tarafından ele geçirildiğini bilseler, bu iki kızın hayatı bir saatlik satın almaya değmez. Jane kaçmadan önce Tappins'a ulaşmaya çalışmalıyım. Ritz'teki Tappins'a gönderilen telgrafın tekrarını istiyorum. Sir James P. Egerton, bunu şu şekilde yönetebileceğinizi söyledi ben. O inanılmaz derecede zeki. Son bir şey, lütfen Soho'daki o evi gün ve gün boyunca izlendirin gece. Seninki, vesaire. Thomas Bresford. Başbakan başını kaldırdı. Kafes mi? Bay Carter kuru bir şekilde gülümsedi. Bankanın kasalarında. Hiçbir riske girmiyorum. Düşünmüyorsun, başbakan tereddüt etti dakika, şimdi açmanın daha iyi olacağını mı? Elbette yapmalıyız belgeyi güvence altına alırsa, tabii ki genç adamın tahmini hemen doğru ol. Bunu yapmış olma gerçeğini sessiz tutabiliriz gizli. Yapabilir miyiz? Ben o kadar emin değilim. Etrafımızda casuslar var. Bir kez bunu vermeyeceğimi biliyorum. O sertçe seslendi parmaklar, o iki kızın hayatı için. Hayır, çocuk bana güvendi ve onu hayal kırıklığına uğratmayacağım. Vay canına, o zaman burada bırakalım. Bu nasıl biri? Değlenmiş. Dışarıdan bakıldığında, sıradan, temiz bir uzuvlu, oldukça korkak biri genç İngiliz. Zihinsel süreçlerinde yavaştı. Öte yandan, hayal gücünde onu yanlış yola çıkarmak imkansızdı. Henüz yapmadığı herhangi bir şey var, yani kandırmak zor. Yavaş yavaş endişeleniyor ve bir şeyi ele geçirdiğinde bırakmaz. Küçük hanımefendi oldukça farklı, daha fazla sezgi ve daha az sağduyu. Bir birlikte çalışan güzel çift. Tempo ve dayanıklılık. Kendinden emin görünüyor, diye düşündü başbakan. Evet, ve bu bana umut veriyor. O türden biri çekingen genç,
Ki cesaret almadan önce çok emin olması gerekirdi, hiç görüş kurmadım. Diğerinin dudaklarında yarım bir gülümseme belirdi. Ve bu, çocuk, bizim ustalarımızın suçlusunu yenecek zaman. Bu, dediğiniz gibi, ama bazen bir gölge görüyormuşum gibi geliyorum arkada. Yani mi? Peel Egerton. Peel Egerton, dedi başbakan şaşkınlıkla. Evet, elini görüyorum. Açık mektuba bastı. O orada, karanlıkta, sessizce, göze batmadan çalışıyor. Her zaman biri Bay Brown'u dünyaya getirecek biri olursa, Peel diye düşünmüşümdür, Egerton o adam olacaktı. Sana söylüyorum, şimdi davada ama bilinmesini istemiyor. Bu arada, ondan oldukça garip bir istek aldım geçen gün. Evet, bana Amerikan gazetesinden bir kesit gönderdi. Bu atıfta bulunuyor: bir adamın cesedi yaklaşık 3 hafta önce New York'taki iskele yakınlarında bulundu. O konuyla ilgili bulabildiğim her türlü bilgiyi toplamamı istedi. İyi. Carter omuzlarını silkti. Çok fazla bir şey bulamadım. Genç adam yaklaşık 35 civarında, kötü giyinmiş, yüzü çok kötü şekilde şekilsiz. Hiç kimliği tespit edilmedi. Ve bu iki konunun bir şekilde bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsun? Bir şekilde anlıyorum. Tabii ki yanılıyor olabilirim. Bir duraksadı, sonra Bay Carter devam etti. Onu buraya çağırdım. Ama bundan hiçbir şey çıkaramayacağız, ona söylemek istemiyor. Hukuki içgüdüleri çok güçlü. Ama Young'da bir iki belirsiz noktaya ışık tutabileceği kesin. Beresford'un mektubu. Ah, işte burada. İki adam yeni geleni karşılamak için ayağa kalktı. Yarı eğlenceli bir düşünce aklına geldi. Başbakanın zihninde bu konuda bir şeyler vardı. Belki de benim halefim. Genç Beresford'dan bir mektup aldık, dedi Bay Carter, hemen konuya geliyoruz. Onu görmüşsünüz sanırım. Yanılıyorsun, dedi avukat. Ah, Bay Carter biraz şaşkındı. Sir James gülümsedi ve çenesini okşadı. Beni aradı, diye gönüllü söyledi. Aramızda tam olarak ne geçtiğini bize söylemeye itiraz eder misiniz? Sen, hiç de yok. Bana yazdığım bir mektup için teşekkür etti, aslında ona iş teklif etmiştim. Sonra bana Manchester'da ona o sahte telgrafla ilgili söylediğim bir şey Bayan Cowley'i uzaklaştırdı. Ona uygunsuz bir şey olup olmadığını sordum. Dedi Bay Hersheimer'in odasındaki bir çekmecede bulduğu şeyi bulmuştu, bir fotoğraf. Avukat durakladı, sonra devam etti, ona fotoğrafta Kaliforniyalı bir fotoğrafçının adı ve adresi vardı. O cevap verdi, işin içindeysiniz, efendim. Öyle oldu. Sonra bana bilmediğim bir şey söyle. O fotoğrafın orijinali hayatını kurtaran Fransız kız annetti. Ne? Aynen öyle. Genç adama biraz merakla ne yaptığını sordum fotoğraf. O da onu bulduğu yere geri koyduğunu söyledi. Avukat tekrar durdu. İyiydi, biliyorsun, kesinlikle iyiydi. O genç adam zekasını kullanabilir. Onu tebrik ettim. Keşif bir ilahi bir takdir idi. Tabii ki, Manchester'daki kızın geldiği andan itibaren bir bitki olduğu kanıtlandı ve her şey değiştirildi. Genç Beresford bunu şu şekilde gördü, kendisi bunu ona söylemeden, ona anlatmak zorunda kalmadan. Ama güvenemeyeceğini hissediyordu Miss Cowley konusundaki kararı. Onun hayatta olduğunu mu sanıyordum? Söyledim, kanıtları dikkatlice tartarak, lehine çok kesin bir şans olduğunu belirtti ondan. Bu bizi telgrafa geri getirdi. Yes, I advised him to apply to you for a copy of the original wire. It had occurred to me as probable that, after Miss Cowley flung it on the floor, certain words might have been erased and altered with the express intention of setting searchers on a false trail. Carter nodded. He took a sheet from his pocket, and read aloud. Come at once, Astley Priors, Gatehouse, Kent. Great developments, T-O-M-M-Y. Very simple, sighed Sir James, and very ingenious. Just a few words to alter, and the thing was done. And the one important clue they overlooked. What was that? The page boy's statement that Miss Cowley drove to Charing Cross. They were so sure of themselves that they took it for granted he had made a mistake. Then young Beresford is now at Gatehouse, Kent, unless I am much mistaken. M.R.
Carter looked at him curiously. I rather wonder you're not there too, Peel Egerton. Ah, busy on a case. I thought you were on your holiday. Oh, I've not been briefed. Perhaps it would be more correct to say I'm preparing a case. Any more facts about that American chap for me? I'm afraid not. I say it important to find out who he was. Oh, I know who he was, sighed Sir James easily. I can't prove it yet, but I know. The other two asked numara questions. They had an instinct that it would be mere waste of breath. But what I don't understand, sighed the Prime Minister suddenly, is how that photograph came to be in Mere Hershimer's drawer. Belki de hiç ayrılmadı, dedi avukat nazikçe. Ama sahte müfettiş. Müfettiş Brown. Ah, dedi Sir James düşünceli. Ayağa kalktı. Ben seni tutmamalı. Ülkenin işlerine devam et. Geri dönmem gerekiyor benim durumuma. 2 gün sonra Julius Hershimer Manchester'dan döndü. Tommy'den bir not masasına yat. Sevgilihersheimer. Üzgünüm, sinirlendim. Bir daha görmezsem diye hoşça kal. Arjantin'de bir iş teklifi aldım ve kabul etmeliyim. Senin. Tommyberesford. Julius'un yüzünde tuhaf bir gülümseme bir an kaldı. Attı mektup çöp kutusuna atıyor. O lanet aptal, diye mırıldandı. Claridge'in evindeki suite'inde Kramer'in bir kanepeye yaslanıp dikte etti, sekreteri ise Rusça gibiydi. Kısa süre sonra sekreterin dirseğindeki telefon mırıldandı ve o telefonu aldı, alıcı 1-2 dakika konuştu, sonra işverenine döndü. Aşağıda biri seni istiyor. Kim o? Bay Julius P. Hershimer'in adını veriyor. Hershimer, diye düşündü Kramer'in düşünceli bir şekilde. Duydum o isim daha önce. Babası Amerika'nın çelik krallarından biriydi, diye açıkladı her şeyi bilmek işi olan sekreter. Bu genç adam mutlaka birkaç kez milyoner ol. Diğerinin gözleri takdir edici bir şekilde kısıldı. Aşağı inip onu görmelisin, Ivan. Ne istediğini öğren. Sekreter itaat etti, kapıyı sessizce kapattı. Birkaç dakika içinde geri döndü. İşini açıklamayı reddediyor, tamamen özel olduğunu söylüyor ve kişisel ve seni görmesi gerektiğini. Birkaç kez milyoner, diye mırıldandı Kramer'in. Getir onu yükselt, sevgili Ivan. Sekreter tekrar odadan çıktı ve Julius'a eşlik ederek geri döndü. Monsieur Kramer'in mi, diye aniden söyledi. Rus, solgun zehirli gözleriyle onu dikkatle inceleyerek eğildi. Tanıştığımıza memnun oldum, dedi Amerikalı. Ben seninle konuşmak istediğim çok önemli bir iş var, eğer görürsem sadece sen. Diğerine kasıtlı bir şekilde baktı. Sekreterim Monsieur Gruber, ondan hiçbir sırrım yok. Belki öyle, ama ben öyle oldum, dedi Julius kuru bir şekilde. Yani ona çekilmesini söylersen minnettar olurum. Ivan, dedi Rus yumuşakça, belki de umursamazsınız bir sonraki odaya çekilmek. Sonraki oda olmaz, diye sözünü kesti Julius. Biliyorum bu dükalık suitler, ve ben bunu tamamen boş istiyorum, sadece sen ve ben var, onu bir kuruş fıstık alması için bir dükkana gönder. Amerikalının özgür ve kolay tavrını pek sevmese de, konuşma ile Kramer'in merakla yutuldu. İşin uzun sürecek mi? Söylemek için mi? Eğer anladıysan gece boyunca bir iş olabilir. Çok iyi, Ivan. Bu akşam bir daha sana gerek olmayacağım. Gidin tiyatro, bir gece izin ver. Teşekkür ederim, ekselansları. Sekreter eğildi ve ayrıldı. Julius kapıda durup onun geri çekilişini izliyordu. Sonunda, memnun bir iç çekişle, kapıyı kapattı ve odanın ortasındaki konumuna geri döndü. Şimdi, Bay Hershimer, belki de nazikçe gelirsiniz. Sanırım bu 1 dakika sürmez, diye uzattı Julius. O zaman, ani bir tavır değişikliği, eller yukarı, yoksa vururum. Bir an için Kramer'in büyük otomatiğe körü körüne baktı, sonra neredeyse komik bir aceleyle ellerini başının üstüne kaldırdı. O anda Julius ölçtü. Karşılaştığı adam tam anlamıyla fiziksel olarak tam anlamıyla korkak, geri kalan kolay olacaktı.
Bu bir rezalet, diye haykırdı Rus, yüksek histerik bir sesle. Bir rezalet, beni mi öldürmek istiyorsun? Sesini alçaltırsan olmaz. Yan tarafa doğru kayma o zil. Bu daha iyi. Ne istiyorsun? Aceleyle yapma. Unutma, hayatım en üst düzeyde ülkem için değer. Belki de kötülenmiş olabilirim. Sanırım, dedi Julius, gün ışığına giren adam insanlığa iyi bir şey yapmış olursun. Ama endişelenmene gerek yok. Bu yolculukta seni öldürmeyi teklif etmiyorum, tabii ki, eğer öyleysen, makul. Rus, diğerinin gözlerindeki sert tehditin karşısında ürktü baktı. O dilini kuru dudaklarının üzerinden geçirdi. Ne istiyorsun? Para? Hayır. Jane Finn'i istiyorum. Jane Finn, ben, hiç duymadım. Sen tam bir yalancısın. Kimi kastettiğimi gayet iyi biliyorsun. Sana söylüyorum, o kızı hiç duymadım. Ve sana söylüyorum, diye karşılık verdi Julius, şu küçük Willy sadece çılgınca çılgınlaşıyor. Rus gözle görülür şekilde soldu. Cesaret edemezsin. Ah, evet, evlat. Kramen'in, seste inanç taşıyan bir şeyi fark etmiş olmalı, çünkü somurtkan bir şekilde dedi. İyi, gerçi kimi kastettiğini biliyorum, ne olacak? Şimdi bana, tam burada, nerede olması gerektiğini söyleyeceksin bulundu. Kramen'in başını salladı. Cesaretim yok. Neden olmasın? Cesaretim yok. İmkansızlığı soruyorsun. Korkuyorsun, ha, kimin? Bay Brown, ah, bu seni gıdıklıyor. Böyle bir şey var o zaman kişi. Şüpheliydim. Ve onun anılması bile seni korkutuyor sert. Onu gördüm, dedi Rus yavaşça. Onunla konuştum yüz yüze. Bunu ancak sonrasında öğrendim. O kalabalıktan biriydi. Ay onu bir daha tanımamalıydı. Gerçekten kim, bilmiyorum. Ama biliyorum bu, o korkulması gereken bir adam. Asla bilemeyecek, dedi Julius. Her şeyi biliyor ve intikamı hızlı. Hatta ben, Kramen'in, muaf olmazdım. O zaman sana söylediğimi yapmayacaksın. İmkansızlığı soruyorsun. Tabii ki senin için yazık, dedi Julius neşeyle. Ama genel olarak dünya faydalanacak. Tabancayı kaldırdı. Dur, diye bağırdı Rus. Ateş etmek istemezsiniz ben mi? Tabii ki istiyorum. Her zaman siz devrimcilerin hayat tuttuğunuzu duydum ucuz ama kendi hayatın olduğunda fark var gibi görünüyor soru. Sana kirli derini kurtarman için sadece bir şans verdim, o da almaz. Beni öldürürler. Peki, dedi Julius nazikçe, karar sana kalmış. Ama şunu söyleyeceğim, küçük Willy tam bir kesinlik ve ben yerinde olsam Bay Brown ile bir şans alırım. Beni vurursan asılacaksın, diye kararsızca mırıldandı Rus. Hayır, yabancı, yanılıyorsun. Unuttun, dolarlar. Büyük bir avukat kalabalığı meşgul olacak ve onlar da biraz ilgilenecekler işte yüksek seçkin doktorlar var ve her şeyin sonunda onlar diyelim ki beynim akıl sağlığını kaybetti. Birkaç ay sessiz bir sanatoryumda kalacağım, aman ruh sağlığım iyileşecek, doktorlar tekrar aklımı itiraf edecek ve hepsi küçük Julius için mutlu bir şekilde bitecek. Sanırım birkaç ay dayanabilirim, emeklilik dünyadan kurtulmak için ama kendini kandırma ben asılacağım. Rus ona inandı. Kendini yozlaştırmış, bu güce zımpara inanıyordu para. Amerikan cinayet davalarının çok fazla çizgilerle yürüdüğünü okumuştu Julius tarafından işaretlendi. Adaleti kendisi satın alıp satmıştı. Bu güçlü genç belirgin bir uzatma sesi olan Amerikan, kırbaç elini kullanıyordu. 5 sayacağım, diye devam etti Julius, ve ben sanırım, eğer 4'ü geçememe izin verirsen, Bay Kahverengi. Belki cenazeye çiçek gönderir ama kokusu alamazsın. Hazır mısın? Ben başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Rus bir çığlıkla araya girdi. Ateş etme. Ne istersen yapacağım. Julius tabancayı indirdi. Duyacağını sanmıştım. Kız nerede? Kentteki Gatehouse'da. Astley Priors, orası Astley Priors olarak adlandırılıyor. Orada mahkum mu? Evden çıkmasına izin verilmiyor, ama güvenli yeter artık. Küçük aptal hafızasını kaybetti, lanet olsun ona. Bu senin ve arkadaşların için sinir bozucu oldu sanırım. Ne diğer kız hakkında, bir haftadan fazla önce kandırıldığın o kız hakkında. O da orada, dedi Rus somurtkanca. Bu iyi, dedi Julius. Her şey pan yapma değil mi? Güzel mi çıktı?
Ve koşu için harika bir gece. Hangi koşu, diye sordu Kramer'in, bakışlarla. Gatehouse'a kadar var, tabii. Umarım araba kullanmayı seviyorsundur. Ne demek istiyorsun? Gitmeyi reddediyorum. Şimdi kızma. Görmelisin ki ben o kadar çocuk değilim, seni burada bırakıyorum. Arkadaşlarını o telefondan ilk iş olarak arayacaksın. Ah, diğerinin yüzündeki düşüşü gözlemledi. Görüyorsun, her şeyi düzeltmiştin. Hayır efendim, siz benimle geliyorsunuz. Bu yan odan mı? Doğrudan içeri gir. Küçük Willy ve ben geleceğiz arkada. Kalın bir palto giy, doğru. Kürklü mü? Ve sen sosyalist. Şimdi hazırız. Aşağı inip koridordan çıkıyoruz arabamın beklediği yere. Ve unutma, seni yanımda tuttuğumu unutma, yolun her santimini kapladı. Ben de palto cebimden de aynı şekilde ateş edebiliyorum. Bir kelime, hatta bir bakış, o giyimli hizmetlilerden birine ve kükürt ve kenar taşlarında kesinlikle garip bir yüz olacak işe yarıyor. Birlikte merdivenlerden indiler ve bekleyen arabaya bayıldılar. Rusça öfkeyle titriyordu. Otel hizmetçileri onları çevreledi. Bir çığlık dudaklarında asılı kaldı ama son anda cesareti yordu. The American sözünün üstünde duran bir adamdı. Arabaya vardıklarında, Julius rahat bir nefes aldı. Tehlike bölgesi kabul edildi. Korku yanındaki adamı başarıyla hipnotize etmişti. "Bin," diye emretti. Sonra diğerinin yanından yakaladı bir bakış, "Hayır, şoför sana hiç yardımcı olmayacak." Deniz adamı. Bir devrim patlak verdiğinde Rusya'da denizaltı olarak görev yaptı. Bir kardeşi halkın tarafından öldürüldü. George, evet, efendim, şoför başını çevirdi. Bu beyefendi bir Rus Bolşevik. Onu vurmak istemiyoruz, ama gerekli olabilir. Anladın mı? Mükemmeliyetle, efendim. Kentteki Gatehouse'a gitmek istiyorum. Yolu hiç biliyor musun? Evet efendim, yaklaşık 1,5 saatlik bir süre. 1 saat yap. Acelem var. Elimden geleni yapacağım, efendim. Araba ileri doğru hızla trafik. Julius, kurbanının yanına rahatça yerleşti. Kendi işini aldı, elini ceketinin cebinde tutuyordu ama tavrı son dereceye kadar kiçilmişti. Arizona'da bir keresinde vurduğum bir adam vardı, diye başladı neşeyle. Saatlik koşunun sonunda talihsiz Kramer'in daha çok ölüydü. Hayatta, Arizonalı adamın anlattığı anekdotun ardından, zor bir, Frisco'dan ve Rockies'te bir bölüm. Julius'un anlatısı tam olarak doğru olmasa da, çok güzeldi. Yavaşlayarak, şoför omzunun üzerinden onların geldiğini seslendirdi Gatehouse'a. Julius, Ruslara onları yönlendirdi. Planı araba kullanmaktı, doğrudan eve doğru. Orada Kramer'in 2 kızı istemek üzereydi. Julius küçük Willy'nin başarısızlığa tahammül etmeyeceğini açıkladı. Kramer'in, bu zamana kadar, diğerinin elinde tam bir macun gibiydi. Onların harika hızı gelmişti ve onu daha da personelsiz bırakmıştı. Kendini ölü sanırmıştı her köşede. Araba yola doğru ilerledi ve verandanın önünde durdu. Şoför baktı, sipariş için tur. Önce arabayı çevir, George. Sonra zili çal ve işe geri dön yer. Motoru çalıştırmaya devam et ve ben verdiğimde hızla kaymaya hazır ol kelime. Çok iyi, efendim. Ön kapı uşak tarafından açıldı. Kramer'in, kaburgalarına bastırılmış tabanca. Şimdi, diye tısladı Julius. Ve dikkatli ol. Rus işaret etti. Dudakları beyazdı ve sesi pek kararlı değildi. Benim, Kramer'in. Kızı hemen indir. Zaman yok, kaybet. Whittington merdivenlerden indi. Hayranlıkla bir haykırış çıkardı diğerini görmek. Sen, naber? Planı kesinlikle biliyorsun. Kramer'in onu sözünü kesti, gereksiz birçok kelimeyi kullandı, panikler. İhanete uğradık. Planlar terk edilmeli. Kendi dünyamızı korumalıyız, skinler. Kız, ve hemen, tek şansımız bu. Whittington tereddüt etti, ama neredeyse bir an kadar. Emir aldın, ondan mı? Tabii ki, yoksa burada mı olmalıyım? Çabuk ol, vakit yok, kayboldu. Diğer küçük aptal da gelsin, iyi olur. Whittington döndü ve eve koştu. Acı dolu dakikalar geçti. Sonra, pelerinli 2 figür aceleyle pelerin içinde belirdi ve merdivenlerde belirdi, hızla arabaya bindi. İkisi arasında daha küçüğü direnmeye meyilliydi ve Whittington onu sertçe itti.
Julius öne doğru eğildi ve bunu yaparken açık kapıdan gelen ışık yüzünü aydınlattı. Merdivenlerde bir adam daha arkasında Whittington şaşkın bir haykırış yaptı. Gizlenme sona ermişti. "Hadi git, George," diye bağırdı Julius. Şoför debriyajını kaydı ve araba bir sıçrayarak çalıştı. Merdivenlerdeki adam yemin etti. Elini cebine götürdü. Bir şey vardı, flash ve bir rapor. Mermi, uzun boylu kızın hemen ardından 1 santim farkla isabet etti. "Yere yat, Jane," diye bağırdı Julius. Alt kısmında düz araba. Onu keskin bir şekilde öne itti, sonra ayağa kalktı ve "Dikkatli oldu, nişan alıp ateş et." "Ona vurdun mu?" diye hevesle bağırdı Tuppence. "Tabii," diye yanıtladı Julius. "Ama öldürülmedi. Böyle kokarcalar çok öldürülür. İyi misin, Tuppence?" "Tabii ki öyleyim. Tommy nerede?" "Peki bu kim?" O titreyen kramenini işaret etti. "Tommy Arjantinli için iz atıyor." "Sanırım öyle düşündü, parmaklarını yukarı kaldırmıştın." "Kapıdan sakin geç, George. Busa. Bizden sonra en az 5 dakika meşgul olacaklar. Sanırım telefonu kullanacaklar, o yüzden tuzaklara dikkat edin, ileriye ve doğrudan yolu tercih etmeyin." "Bu kim, sen mi mesela Tuppence? Size Monsieur Kramenini tanıtayım. Onu gelmeye ikna ettim, sağlığı için yolculuk." Rus sessiz kaldı, hala korkudan öfkeliydi. "Peki bizi bırakmalarına ne sebep oldu?" diye şüpheyle sordu Tuppence. "Sanırım Monsieur Kramen'in onlara o kadar güzel bir şekilde sordu ki sadece reddedemezdim. Bu Rus için fazlaydı. Şiddetle patladı. Lanet olsun, lanet olsun. Şimdi biliyorlar ki onları ihanet ettim. Hayatım bu ülkede 1 saat bile güvende olmayacak." "Öyle," diye onayladı Julius. "Sana tavsiye ederim, hemen Rusya'ya doğru yola çık." "O zaman bırak beni," diye bağırdı diğeri. "Senin yaptığın şeyi ben yaptım," sordu. "Neden hala beni yanında tutuyorsun? Senin arkadaşlığın zevki için değil. Sanırım şimdi hemen inebilirsin istersen. Seni geri aldırmayı tercih edersin diye düşündüm, Londra. Londra'ya asla ulaşmayabilirsin," diye hırladı diğeri. "Bırak beni burada ve şimdi." "Tabii ki. Çek yukarı, George. Beyefendi geri dönmeyecek trip. Eğer bir gün Rusya'ya gelirsem, Bay Kramen'in, coşkulu bir şey beklerim, hoş geldin ve..." Ama Julius konuşmasını bitirmeden ve araba nihayet bitirmeden önce Rus durdu, kendini dışarı attı ve geceye karıştı. "Bizi terk etmek için biraz sabırsızlanıyor," dedi Julius, araba sırasında tekrar çok toplandı. "Ve kibarca veda etmeyi hiç düşünmüyorum hanımlar. Jane, şimdi koltuğa kalkabilirsin." Kız ilk kez konuştu. "Onu nasıl ikna ettin?" diye sordu. Julius tabancasına dokundu. "Küçük Willy övgüyü alıyor." "Harika," diye bağırdı kız. Renk yüzüne doldu, onun gözleri hayranlıkla Julius'a baktı. "Annette ve ben başımıza ne geleceğini bilmiyorduk," dedi Tuppence. "Yaşlı Whittington bizi aceleyle götürdü. Biz öyle sandık kuzuları kesime gönderecek." "Annette," dedi Julius. "Ona böyle mi diyorsun?" Zihni yeni bir fikre uyum sağlamaya çalışıyor gibiydi. "Adı bu," dedi Tuppence, gözlerini çok büyüyerek açtı. "Aman tanrım," diye karşılık verdi Julius. Belki de onun kendisi olduğunu düşünebilir isim, çünkü hafızası gitmiş, zavallı çocuk. Ama gerçek olan bu ve orijinal Jane Finn buradayız. "Ne?" diye bağırdı Tuppence. Ama sözünü kesmişti. Öfkeli bir patlamayla bir kurşun kendini arabanın döşemesi başının hemen arkasında. "Aşağı seni," diye bağırdı Julius. "Bu bir pusu bu." Bunlar erkekler oldukça hızlı meşgul oldu. "Biraz zorla, George." Araba oldukça ileri atladı. 3 şut daha yankılandı ama memnuniyetle dışarı gitti. Julius, dik duruyordu, arabanın arkasına yaslanmıştı. "Ateş edecek bir şey yok," diye karamsar bir şekilde ilan etti. "Ama sanırım yakında bir piknik daha olacak." "Ah!" elini yanağına kaldırdı. "Yaralandın mı?" dedi Annette hızlıca. "Sadece bir çizik." Kız fırladı, ayağa kalktı. "Beni dışarı çıkarın, beni dışarı çıkarın diyorum. Arabayı durdur. Ben onlar. Sonra, istedikleri kişi benim. Hayatlarınızı şu yüzden kaybetmeyeceksiniz ben. Bırak beni." Kapının kilitleriyle uğraşıyordu. Julius onu iki kolundan tuttu ve ona baktı. Hiçbir iz bırakmadan konuşmuştu yabancı aksanlı.
Otur çocuk, dedi nazikçe. Sanırım var hafızan bir sorun yok. Onları hep kandırıyorsun, ha. Kız ona baktı, başını salladı ve sonra aniden gözyaşlarına boğuldu. Julius omzuna hafifçe vurdu. Hadi, hadi, sadece sakin otur. Sana izin vermeyeceğiz, vazgeç. Kız hıçkırıkları arasında belirsizce söyledi. Sen evdensin. Sesinden anlıyorum. Beni bu evi özlem içinde. Tabii ki evdenim. Ben senin kuzenin, Julius Hersheimer. Seni bulmak için Avrupa'ya kasıtlı olarak geldim ve güzel bir beni yönlendirdin dans. Araba hızını yavaşlattı. George omzunun üzerinden konuştu. Burada kavşak, efendim. Yolu bilmiyorum. Araba neredeyse hiç hareket etmeyecek kadar yavaşladı. Bunu yaparken bir figür tırmandı, aniden sırtın üzerinden atıldı ve kafa öne onların arasına daldı. Üzgünüm, dedi Tommy, kendini toparlayarak. A mass of confused exclamations greeted him. He replied to them severely. Was in the bushes by the drive. Hung on behind. Couldn't let you know before at the pass you were going. It was all I could do to hang on. Now then, you girls, get out. Get out. Yes, there's a station just up that road. Train due in 3 minutes. You'll catch it if you hurry. What the devil are you driving at? Demanded Julius. Do you think you can fool them by leaving the car? You and I aren't going to leave the car. Only the girls. You're crazed, Beresford. Stark staring mad. You can't let those girls go off alone. It'll be the end of it if you do. Tommy Tuppence'a döndü. Hemen çık, Tuppence. Onu da götür ve dediğimi yap. Hayır, bir tane sana zarar verebilir. Güvendesin. Londra'ya trenle git. Git doğrudan Sir James Peel Egerton'a. Bay Carter şehir dışında yaşıyor, ama onunla güvende olacaksın. Lanet olsun sana, diye bağırdı Julius. Delisin. Jane, sen kal nerede olduğun yerde. Ani ve hızlı bir hareketle Tommy, Julius'un tabancasını kaptı. Elini uzattı ve ona doğrulttu. Şimdi gerçekten inanacak mısın? İkiniz de çıkın ve yapın dediğim gibi, yoksa vururum. Tuppence fırladı, isteksiz Jane'i peşinden sürükledi. Hadi, sorun yok. Tommy eminse, emin tabii. Çabuk ol, treni kaçıracağız. Koşmaya başladılar. Julius'un birikmiş öfkesi patladı. Ne oluyor? Tommy onu böldü. Susu. Sizinle birkaç kelime konuşmak istiyorum, Bay Julius Hersheimer. Kolunu Jane'in kolundan geçirip sürükleyerek istasyona ulaştı. Hızlı kulakları yaklaşan trenin sesini yakaladı. Çabuk ol, diye nefes nefese söyledi, yoksa kaçırırız. Tren durduğu anda perona vardılar. Tuppence boş bir birinci sınıf kompartımanın kapısını açtı ve iki kız battı yastıklı koltuklarda nefes nefese yere yatıyordu. Bir adam içeri baktı, sonra bir sonraki vagona geçti. Jane endişeyle başladı. Gözleri korkuyla büyüdü. Sorgulayan bir şekilde Tuppence'a baktı. Sence onlardan biri mi, diye nefes aldı. Tuppence başını salladı. Hayır, hayır. Sorun yok. Jane'in elini kendi eliyle tuttu. Tommy emin olmadıkça bunu yapmamızı söylemezdi, iyi oluruz. Ama onları benim kadar tanımıyor. Kız ürperdi. Anlayamazsın. 5 yıl, 5 uzun yıl. Bazen ben delirmem gerektiğini düşündüm. Boş ver. Her şey bitti. Öyle mi? Tren şimdi hareket ediyordu. Gece boyunca yavaş yavaş hızlanıyordu oran. Birden Jane film başladı. O neydi? Bir yüz gördüğümü sandım, içinden bakıyordum. Pencere. Hayır, hiçbir şey yok. Görüyorsun. Tuppence pencereye gitti ve kayışı kaldırınca cam aşağı indirildi. Emin misin? Oldukça eminim. Diğeri ise bir bahane gerektiğini düşünüyordu. Sanırım korkmuş bir tavşan gibi davranıyorum ama yapamam, yardım et. Şimdi yakalasalardı, gözleri geniş açıldı ve bakıyordu. Yapma, diye yalvardı Tuppence. Arkaya yaslan ve düşünme. Tommy'nin bunu yapmayacağından oldukça emin olabilirsiniz, eğer güvenli değilse de güvende olduğunu söyledi. Kuzenim öyle düşünmedi. Bizim yapmamızı istemiyordu bu. Hayır, dedi Tuppence, biraz utanarak. Ne düşünüyorsun, dedi Jane keskin bir şekilde. Neden? Sesin çok tuhaftı. Bir şey düşünüyordum, itiraf etti Tuppence.
Ama sana söylemek istemiyorum, şimdi değil. Yanılıyor olabilirim ama ben sanmıyorum. Uzun zamandır aklıma gelen bir fikir uzun zaman önce. Tommy'de de var, neredeyse eminim var. Ama endişelenme, bunun için yeterince zaman olacak sonra. Ve belki de hiç de öyle değil. Söylediğimi yap, arkaya yaslanıp hiçbir şey düşünme. Deneyeceğim. Uzun kirpikler Ela gözlerin üzerine sarkıyordu. Tuppence ise, kendi tarafından, dik duruyordu, tam bir tavırla, dikkatli teriyer tetikteydi. Kendine rağmen gergindi. Gözleri sürekli bir pencereden diğerine parlıyordu. Tam konumu not etti iletişim kablosundan. Korktuğu şey, o olacaktı söylemesi zor. Ama kendi zihninde sözlerinde özgüven gösteriliyordu. Tommy'ye inanmıyordu ama ara sıra, bu kadar basit ve dürüst olduğu gibi, şeytani incelikle asla yarışabilirdi. Baş suçlu. Eğer bir kez güvenle Sir James Peel Egerton'a ulaşırlarsa, her şey yoluna girecekti. Ama ona ulaşacaklar mı? Bay Brown'un sessiz güçleri zaten öyle değil miydi? Onlara karşı toplanmak mı? Tommy'nin elinde tabanca olan son fotoğrafı bile, onu teselli edememişti. Şimdiye kadar aşırı güçlü olabilir, sadece güçle basılmış olabilir sayıların gücü. Tuppence sefer planını çizdi. Tren yavaşça Charing Cross'a yaklaşırken, Jane Finn bir sesle doğruldu başla. Vardık mı? Hiç düşünmezdim ki, yapmalıyız. Ah, Londra'ya iyi varacağımızı sanmıştım. Eğer bir şey varsa eğlenceli olması için, şimdi başlayacak. Çabuk, çık dışarı. Hemen içeri gireceğiz bir taksi. 1 dakika sonra bariyeri geçiyorlar, gerekli ücretleri ödemişlerdi ve taksiye biniyorlardı. King's Cross, diye yönlendirdi Tuppence. Sonra bir sıçradı. Adam tam başladıkları anda pencereye baktı. Neredeyse emindi yanlarındaki arabaya binen aynı adamdı. Korkunç bir durumu vardı her yandan yavaş yavaş sıkıştırılmış hissi. Görüyorsun, diye açıkladı Jane'e, eğer onlar bizim Sir James'e gitmek, bu onları kokusundan uzaklaştırır. Şimdi hayal edecekler Bay Carter'a gidiyoruz. Kırsal yeri Londra'nın kuzeyindedir bir yerde. Holborn'u geçerken bir blok vardı ve taksi bekletildi. İşte bu Tuppence beklemişti. Çabuk, diye fısıldadı. Sağ kapıyı açın. İki kız trafiğe çıktı. 2 dakika sonra oturdular başka bir taksiye bindi ve bu sefer doğrudan Carlton'a doğru geri dönüyorlardı ev terası. Orada, dedi Tuppence, büyük memnuniyetle, bu onları yapmak için. Aslında oldukça zeki olduğumu düşünmeden edemiyorum. Diğer taksi görevlisi nasıl küfreder? Ama numarasını aldım, göndereceğim yarın ona bir posta gönderisi verecek, böylece kaybetmesin samimi olmak için. Bu şey ne dönüyor, ah! Bir gıcırdama ve bir çarpma duyuldu. Başka bir taksi onlarla çarpışmıştı. Bir anda Tuppence kaldırımda dışarı çıktı. Bir polis yaklaşıyordu. Tuppence gelmeden önce şoföre 5 şilin vermişti ve o ve Jane kalabalığa karışmıştı. Şimdi sadece 1-2 adım kaldı, dedi Tuppence nefese. Kaza Trafalgar Meydanı'nda gerçekleşmişti. Çarpışmanın kaza mı olduğunu düşünüyorsun, yoksa kasıtlı mı oldu? Bilmiyorum, belki de ikisi de olabilir. El ele tutuşarak iki kız aceleyle ilerledi. Belki benim hayalim, dedi Tuppence aniden, ama hissediyorum ki ama arkamızda biri vardı. Çabuk ol, diğeri mırıldandı. Ah, acele et. Şimdi Carlton House Terrace'ın köşesindeydiler ve ruhları hafifledi. Aniden, büyük ve görünüşe göre sarhoş bir adam yollarını kapattı. İyi akşamlar, hanımlar, diye hıçkırdı. Nereye git hızlı mı? Geçelim lütfen, dedi Tuppence otoriter bir şekilde. Buradaki güzel arkadaşınla sadece bir konuşma. Uzandı dengesiz bir eli ve Jane'in omzundan tuttu. Tuppence başkalarını duydu ayak sesleri arkada. Arkadaş mı olduklarını anlamak için duraksamadı düşmanlar. Başını eğerek çocukça günlerin bir manevrasını tekrarladı ve saldırganlarını geniş ortadan tam olarak vurdu. Bunların başarısı sportmenlik dışı taktikler hemen ortaya çıktı. Adam aniden oturdu kaldırım. Tuppence ve Jane peşlerine koyuldu. Aradıkları ev gerçekten çok büyüktü çok aşağı. Diğer ayak sesleri arkalarında yankılandı. Nefesleri geliyordu Sir James'in kapısına ulaştıklarında boğuk bir nefes alıyorlar.
Tuppence çanı ele geçirdi ve Jane de çalan kişi. Onları durduran adam merdivenlerin dibine ulaştı. Bir an için tereddüt etti ve o bunu yaparken kapı açıldı. Birlikte koridora düştüler. Sir James kütüphane kapısından öne çıktı. "Alo, bu da ne?" He stepped forward, and put his arm round Jane as she swayed uncertainly. He half carried her into the library, and laid her on the leather couch. From a tantalus on the table he poured out a few drops of brandy, and forced her to drink them. With a sigh she sat up, her eyes still wild and frightened. "It's all right. Don't be afraid, my child. You're quite safe." Her breath came more normally, and the color was returning to her cheeks. Sir James looked at Tuppence quizzically. "So you're not dead, Miss Tuppence, any more than that Tommy boy of yours was." "The young adventurers take a lot of killing," boasted Tuppence. "So it seems," sighed Sir James Drylye. "Am I right in thinking that the joint venture has ended in success, and that this," he turned to the girl on the couch, "is Miss Jane Finn?" Jane sat up. "Yes," she sighed quietly, "I am Jane Finn. I have a lot to tell you. When you are stronger. Numara, now." Her voice rose a little. "I shall feel safer when I have told everything." "As you please," sighed the lawyer. He sat down in one of the big armchairs facing the couch. In a low voice Jane began her story. "I came over on the Lusitania to take up a post in Paris. I was fearfully keen about the war, and just dying to help somehow or other. I had been studying French, and my teacher said they were wanting help in a hospital in Paris, so I wrote and offered my services, and they were accepted. I hadn't got any folk of my own, so it made it easy to arrange things. When the Lusitania was torpedoed, a man came up to me. I'd noticed him more than once, and I'd figured it out in my own mind that he was afraid of somebody or something. He asked me if I was a patriotic American, and told me he was carrying papers which were just life or death to the Allies. He asked me to take charge of them. I was to watch for an advertisement in the Times. If it didn't appear, I was to take them to the American ambassador. Most of what followed seems like a nightmare still. I see it in my dreams sometimes. I'll hurry over that part. Mary Danvers had told me to watch out. He might have been shadowed from New York, but he didn't think so. At first I had numara suspicions, but on the boat to Holyhead I began to get uneasy. There was one woman who had been very keen to look after me, and chum up with me generally, a Mrs. Wantmeyer. At first I'd been only grateful to her for being so kind to me, but all the time I felt there was something about her I didn't like, and on the Irish boat I saw her talking to some queer-looking men, and from the way they looked I saw that they were talking about me. I remembered that she'd been quite near me on the Lusitania when Mary Danvers gave me the packet, and before that she'd tried to talk to him once or twice. I began to get scared, but I didn't quite see what to do. I had a wild idea of stopping at Holyhead, and not going on to London that day, but I soon saw that that would be plumb foolishness. The only thing was to act as though I'd noticed nothing, and hope for the best. I couldn't see how they could get me if I was on my guard. One thing I'd done already as a precaution, ripped open the oilskin packet and substituted blank paper, and then sewn it up again. So, if anyone did manage to rob me of it, it wouldn't matter. What to do with the real thing worried me numara, and finally I opened it out flat. There were only 2 sheets, and laid it between 2 of the advertisement pages of a magazine.
I stuck the two pages together round the edge with some gum of an envelope. I carried the magazine carelessly stuffed into the pocket of my ulster. Holyhead'de, her şeye benzeyen insanlarla bir arabaya binmeye çalıştım evet, ama tuhaf bir şekilde, etrafımda hep bir kalabalık vardı, itiyordu ve gitmek istemediğim şekilde beni itiyordu. Bir şey vardı tuhaf ve korkutucuydu. Sonunda kendimi bir arabada buldum sonuçta Bayan Wantmire. Koridora çıktım, ama diğer her şey arabalar doluydu, bu yüzden geri dönüp oturmam gerekti. Kendimi teselli ettim arabada başka insanların olması düşüncesi, oldukça iyiydi karşısında oturan güzel bir adam ve eşi. Bu yüzden neredeyse mutlu hissettim Londra dışında olana kadar bu konuda konuştu. Geriye yaslanıp gözlerimi kapattım. Sanırım uyuyor olduğumu sanıyorlardı ama gözlerim tam kapalı değildi ve aniden yakışıklı adamın çantasından bir şey çıkarıp ona verdiğini gördüm Bayan Wantmire ve bunu yaparken göz kırptı. O göz kırpmanın beni nasıl dondurduğunu anlatamam tamam. Tek düşüncem koridora en hızlı çıkmaktı. Olabilir. Kalktım, doğal ve rahat görünmeye çalıştım. Belki gördüler bir şey, bilmiyorum. Ama aniden Bayan Wantmire dedi, şimdi, dedim ve burnuma ve ağzıma bir şey attım, denemeye çalışırken çığlık atıyor. Aynı anda sırtımda muşsuz bir darbe hissettim kafa. Ürperdi. Sir James sempatiyle bir şeyler mırıldandı. Bir dakika içinde devam etti. Bilincime ne kadar zaman döndü bilmiyorum. Kendimi çok hasta ve hasta hissettim. Kirli bir yatakta yatıyordum. Bir ekran turu vardı ama odada iki kişinin konuştuğunu duyabiliyordum. Bayan Wantmire ise onlar. Dinlemeye çalıştım ama başta pek bir şey anlayamadım. Ne zaman en son ne olduğunu anlamaya başladım, sadece çok korkmuştum. Orada çığlık atmadığımı merak ediyorum. Belgeleri bulamamışlardı. Yağlı deri paketini almışlardı boşluklarla ve gerçekten çok sinirlendiler. Belgeleri değiştirip değiştirmediğimi ya da Danvers'ın bir sahte mesaj varken, gerçek mesaj başka bir şekilde gönderildi. Konuştular, gözlerini kapattı, beni işkence ederek öğrenmek için. Korkun, gerçekten mide bulandırıcı korkun, ne olduğunu hiç bilmiyordum önce. Bir keresinde bana bakmaya geldiler. Gözlerimi kapattım ve hareketsizmiş gibi davrandım baygındı, ama kalbimin atışını duyacaklarından korktum. Ancak yine gittiler. Deli gibi düşünmeye başladım. Ne yapabilirdim ki? Biliyordum işkenceye karşı uzun süre dayanamayacağım. Birdenbire bir şey hafıza kaybı düşüncesini kafama soktu. Konu her zaman ilgimi çekmişti ve bu konuda çok şey okumuştum. Her şeyi parmaklarımın ucundaydı. Keşke taşıyabilseydim blöf yaparsan, belki beni kurtarır. Dua ettim ve derin bir nefes aldım. O zaman gözlerimi açtım ve Fransızca gevezelik etmeye başladım. Bayan Wantmire hemen ekranın etrafına geldi. Yüzü o kadar kötü bir şeydi ki neredeyse ölüyordum ama ona şüpheli gülümsedim ve Fransızca nerede olduğumu sordum. Vardı. Onu şaşırttı, görebiliyordum. Konuştuğu adamı aradı. Ekranın yanında duruyordu, yüzü gölgede kaldı. Bana Fransızca konuştu. Onun sesi çok sıradan ve sessizdi ama nedense, nedenini bilmiyorum, o beni kadından daha çok korkuttu. Beni tam olarak gördüğünü hissettim ama ben rolümü oynamaya devam ettim. Tekrar nerede olduğumu sordum, sonra oraya devam ettim hatırlamam gereken, sadece şu şey için her şey gittiği anda. Kendimi giderek daha fazla rahatsız etmeye çalıştım. Adımı sordu. Bilmiyorum dedim, bilemeyeceğimi söyledim her şeyi hatırla. Birden bileğimi yakaladı ve burkmaya başladı. Acı korkunçtu. Bağırdım. Devam etti. Çığlık attım ama çığlık atmayı başardım Fransızca şeyler. Ne kadar devam edebileceğimi bilmiyorum ama neyse ki bayıldım. Son duyduğum şey, onun sesiydi, bu değil blöf. Neyse, onun yaşında bir çocuk yeterince bilmez. Sanırım o Amerikalı kızların yaşlarına göre İngiliz kızlardan daha yaşlı olduğunu unuttum ve daha fazla alıyorlar bilimsel konulara ilgi. Kendine geldiğimde, Bayan Wantmire bana bal gibi tatlıydı. O sanırım onun emirlerini aldı. Bana Fransızca konuştu, bana şok oldu ve çok hastaydım. Yakında iyileşeceğim.
Biraz daha fazla davranıyormuş gibi davrandım sersemlemiş, doktorun bana zarar verdiğine dair bir şeyler mırıldandı. Bilek, bunu söylediğimde rahatlamış görünüyordu. Bir anda tamamen odadan çıktı. Hala şüpheliydim ve bir süre oldukça sessiz yattı. Sonunda ise kalkıp yürümeye başladım, odada dolaşıp inceliyordu. Biri izliyorsa bile sanıyordum bir yerden geldiğimde, bu koşullar göz önüne alındığında doğal görünüyor. Öyleydi, kirli bir yer. Pencere yoktu, bu garip görünüyordu. Tahmin ettim kapı kilitli olurdu ama denemedim. Bazıları hırpalanmıştı, duvarlarda eski resimler, Faust'tan sahneleri temsil ediyordu. Jane'in iki dinleyicisi aynı anda, "Ah!" diye seslendi. Kız başını salladı. Evet, Soho'da Bay Beresford'un hapsedildiği yerdi. Tabii ki, o zamanlar Londra'da olup olmadığımı bile bilmiyordum. Bir şey var, beni çok endişelendiriyordu ama kalbim büyük bir rahatlama attı. Ulster'ımı bir sandalyenin arkasında umursamaz yatan gördüm. Ve dergi cebinde hala kıvrılıydı. Keşke gözden kaçırılmadığımdan emin olabilsem. Baktım, duvarların etrafını dikkatlice etrafında dolaş. Hiçbir göz deliği yok gibiydi, nazik, yine de olması gerektiğinden biraz eminim. Birdenbire masanın kenarına oturdum, yüzümü ellerimle kapatıp hıçkırarak, "Mondayu. Mondayu." Çok keskin kulaklarım var. Kesinlikle bir elbisenin hışırtısı ve hafif gıcırtı duydum. Bu benim için yeterliydi. Ben izleniyor. Tekrar yatağa uzandım ve zamanla Bayan Wantmire beni getirdi, biraz akşam yemeği. Yine de tatlıydı, onları yaptıkları gibi. Sanırım öyleydi, güvenimi kazanmam için söylendi. Hemen yağlı deri paketini çıkardı ve sordu, eğer tanırsam, sürekli vaşak gibi izliyordu. Aldım ve şaşkın bir şekilde çevirdim. Sonra salladım kafa. Onunla ilgili bir şeyleri hatırlamam gerektiğini hissettiğimi, sanki her şey geri geliyormuş gibiydi, sonra ise ona ulaşamadan yine gitti. Sonra bana benim yeğeni olduğumu ve bunu da yapacağımı söyledi, ona, "Teyze Rita," diyebilirim. Ben itaatle yaptım, o da bana yapmamamı söyledi, endişe, hafızam yakında geri gelecekti. Berbat bir geceydi. Planımı beklerken yapmıştım o. Belgeler şimdiye kadar güvendeydi ama ayrılma riskini alamazdım, artık orada değillerdi. O dergiyi her an atabilirler. Yatıyorum uyanık, sabah 2 civarı olduğuna karar verdiğim zamana kadar uyanık. Sonra olabildiğince yumuşak kalktım ve sol elimde karanlıkta hissettim duvar. Çok nazikçe fotoğraflardan birini çıkardım, çivi, marguerite mücevherleriyle dolu tabutuyla. Ceketimin yanına sessizce yaklaştım ve dergini ve içine soktuğum garip bir iki zarfı çıkardım. O zaman ben yıkama standına gitti ve resmin arkasındaki kahverengi kağıdı nemletti her yönü. Şimdi onu çekip çıkarabildim. İkisini zaten söküp çıkarmıştım, dergiden birbirine yapışmış sayfalar ve şimdi onlara fotoğraf ile kahverengi kağıt arkası arasında değerli bir muhafaza vardı. Biraz zarflardan alınan sakız, ikincisini tekrar yapıştırmama yardımcı oldu. Kimse yapmaz Dream fotoğrafına hiç müdahale edilmişti. Tekrar duvara astım, dergini tekrar palto cebime koydum ve yatağıma sessizce geri döndüm. Memnuniyetle karşımadım saklanma yeri. Kendi adamlarından birini parçalamayı asla düşünmezler fotoğraflar. Umarım Danvers'in yaptığı sonuca varırlar, hep bir kukla taşıdım ve sonunda beni serbest bıraktılar. Aslında, sanırım başta öyle düşündüler ve bir bakıma, benim için tehlikeliydi. Sonrasında öğrendim ki neredeyse beni orada ortadan kaldırdı. Onların böyle bir şansı hiç yoktu, beni bırakıyor. Ama ilk adam, patron olan, onları saklamış olma ihtimaliyle hayatta kalmayı tercih etti ve hafızamı geri kazandığımda nerede olduğunu anlayabiliyordum. Beni sürekli izlediler haftalar. Bazen saatlik sorular sorarlardı. Sanırım orada, 3. derece hakkında bildikleri bir şey değildi. Ama bir şekilde ben kendi başımı tutmayı başardım. Ama bu gerginlik berbattı. Beni İrlanda'ya geri götürdüler ve yolculuğun her adımında tekrar, yolda bir yere saklamış olabilirim. Bayan Wantmire ve başka bir kadın bir an bile beni bırakmadı. Benden genç bir akraba olarak bahsettiler. Lusitania'nın şokundan etkilenen Bayan Vandemier'in zihnini etkiledi. Yardım için başvurabileceğim kimse yoktu.
vermeden kendimi onlara götürürdüm ve eğer risk edip başarısız olursam ve Bayan Wantmeier o kadar zengin ve şık giyinmişti ki ikna oldum onun sözünü benimkine karşı kabul ederler ve bunun benim zihnimin bir parçası olduğunu düşünürlerdi kendimi, zulme uğramış, sanmak zahmetti, dehşetlerin benim için beklemek, sadece beni anladığında çok kötü olurdu sahte bir şey yapmak. Sir James anlayışla başını salladı. Bayan Wantmeier büyük bir kişiliğe sahip bir kadındı. Bununla birlikte sosyal konumunu zorla kabul ettirmekte zorlanmazdı sizin yerinize göre bakabilirsiniz. Ona karşı sansasyonel suçlamaların da gerçekleşmezdi kolayca güvenilirlik bulmuştu. Ben de öyle düşünmüştüm. Sonunda bir sanatoryuma gönderildim Bournemouth'ta. İlk başta bunun bir sahte olup olmadığına karar veremedim ilişki mi yoksa gerçek mi? Bir hastane hemşiresi benimle ilgileniyordu. Özel bir hastaydım. O kadar nazik ve normal görünüyordu ki sonunda ona güvenmeye karar verdim. Merhametli takdir beni tuzağa düşmekten zamanında kurtardı. Kapım aralı bir yerdeydi ve koridorda biriyle konuştuğunu duydum. O onlardan biriydi. Hala bunun benim blöfüm olabileceğini düşünüyorlardı ve o emin olmak için beni sorumlu tuttu. Bundan sonra sinirim tamamen çöktü. Kimseye güvenmeye cesaret edemezdi. Sanırım neredeyse kendimi hipnotize etmiştim. Bir süre sonra neredeyse unutuyordum gerçekten Jane Finn'dim. Janet Wantmeier rolünü oynamaya o kadar kararlıydım ki sinirlerimin bana oyun oynamaya başladığını söyledi. Aylarca çok hasta oldum bir tür sersemlemeye dalmıştı. Yakında öleceğimden eminim ve hiçbir şey yoktu gerçekten önemliydi. Akıl hastanesinde kapalı aklı başında bir insan genellikle deli oluyor, diyorlar. Sanırım ben de öyleydim. Rolümü oynamak benim için ikinci doğam. Sonunda mutsuz bile değildim, sadece kayıtsız. Hiçbir şey önemli görünmüyordu. Ve yıllar geçti. Ve sonra aniden işler değişti gibi oldu. Bayan Wantmeier aşağı indi. Londra'dan. O ve doktor bana sorular sordu, çeşitli denemeler yaptılar tedaviler. Beni Paris'te bir uzmana göndereceğim söyleniyordu. Sonunda, risk almaya cesaret edemediler. Bunu gösteren bir şey duydum diğer insanlar, arkadaşlar, beni arıyordu. Daha sonra öğrendim ki bana bakan hemşire Paris'e gitti ve bir uzmana danıştı, kendini benim gibi temsil ediyordu. Onu bazı araştırma testlerinden geçirdi ve hafıza kaybının sahte olduğunu ortaya çıkardı. Ama onun hakkında not almıştı yöntemlerini ve bunları bende tekrar etti. Kandırılamayacağımı söyleyebilirim bir dakikalığına uzman, hayatı boyunca bir araştırma yapmış bir adam bu benzersiz bir şey, ama yine onlarla aynı seviyemi korumayı başardım. Kendimi uzun zamandır Jane Finn olarak düşünmemiş olmam gerçeği bunu başardı daha kolay. Bir gece aniden Londra'ya götürüldüm. Onlar beni Soho'daki eve götürdü. Sanatoryumdan ayrıldığımda kendimi farklıydı, sanki uzun zamandır gömülü bir şey gibiydi tekrar uyanıyordu. Beni Bay Beresford'a hizmet etmem için gönderdiler. Tabii ki bilmiyordum o zaman onun adı. Şüphelendim, başka bir tuzak sandım. Ama o kadar dürüst görünüyordu ki, inanamıyordum. Yine de, her şeyde dikkatliydim dedi. Çünkü duyulabileceğimizi biliyordum. Yukarıda küçük bir delik var, duvar. Ama pazar öğleden sonra eve bir mesaj getirildi. Onlar hepsi çok rahatsız oldu. Onların farkında olmadan dinledim. Duyulan şey gelmişti öldürülecekti. Sonraki kısmı anlatmama gerek yok, çünkü sen biliyorsun. Belgeleri almak için acele edeceğimi düşündüm. Saklanma yeriydim ama yakalandım. Ben de kaçtığını bağırdım ve ben Marguerite'e geri dönmek istediğimi söyledi. İsmi'yi 3 kez çok bağırdım yüksek sesli. Diğerlerinin Bayan Vandemier'i kastettiğimi düşüneceğini biliyordum ama umuyordum Bay Beresford'un resmi düşündürebileceği bir şey olabilir. Birini çıkarmıştı ilk gün, ona güvenmekte tereddüt etmemin sebebi buydu. Duraksadı. O zaman evraklar, dedi Sir James yavaşça, hala o odadaki fotoğrafın arkasında. Evet, kız, yorgun bir şekilde koltuğa geri yaslanmıştı uzun hikayenin hikayesi. Sir James ayağa kalktı. Saatine baktı. Gel, dedi, hemen gitmeliyiz. Bu gece mi, diye sordu Tuppence, şaşırarak.
Yarın çok geç olabilir, dedi Sir James ciddi bir şekilde. Ayrıca, bu gece giderek o büyük olayı yakalama şansımız var adam ve süper suçlu, Bay Brown. Ölü bir sessizlik oldu ve Sir James devam etti. Buraya takip edildin, hiç şüphe yok. Ayrıldığımızda evde tekrar takip edileceğiz. Ama taciz edilmeyeceğiz. Çünkü bu Bay Brown'un planı, onu bizim yönlendirmemiz. Ama Soho evi artık gece gündüz polis gözetimi vardı. Birkaç adam izliyor. Ne zaman o eve girerse, Bay Brown geri çekilmez, her şeyi riske atacak, madenini ateşlemek için kıvılcımı elde etme şansı. Ve riske bakmıyor harika, çünkü bir arkadaş kılığında girecek. Tuppence utandı, sonra ani bir şekilde ağzını açtı. Ama bilmediğiniz bir şey var, ki biz sana söylemedim. Gözleri şaşkınlıkla Jane'e takıldı. O da ne, diye sordu diğeri sertçe. Tereddüt yok, Bayan Tuppence. Gideceğimizden emin olmamız gerekiyor. Ama Tuppence, bu sefer, dili tutulan gibiydi. Çok zor, yanlışsam, öyle korkunç olurdu. Baygın Jane'e yüzünü buruşturdu. Beni asla affetme, diye gizemli bir şekilde gözlemledi. Sana yardım etmemi mi istiyorsun? Evet, lütfen. Bay Brown'un kim olduğunu biliyorsun, değil mi? Evet, dedi Sir James ciddi bir şekilde. Sonunda anladım. Nihayet, diye sordu Tuppence şüpheli. Ama ben durdu. Doğru düşündünüz, Bayan Tuppence. Onun hakkında ahlaki olarak eminim bir süredir kimlik olarak kalmıştı, Bayan Vandemier'in gecesinden beri gizemli ölüm. Diye nefes aldı Tuppence. Çünkü orada gerçeklerin mantığına karşı karşıyız. Sadece 2 tane var çözümler. Ya Kloril kendi eliyle verildi, ki bu teori tamamen reddet, yoksa. Evet, ya da ona verdiğin Brandy de verilmiş. Sadece 3 tane o Brandy'ye dokunanlar vardı. Sen, Bayan Tuppence, ben ve biri diğer, Bay Julius Hersheimmer. Jane Finn kıpırdandı ve oturdu, konuşucuya şaşkınlıkla baktı. İlk başta, bu şey tamamen imkansız görünüyordu. Bay Hersheimmer, ünlü bir milyonerin oğlu, Amerika'da tanınmış bir figürdü. Görünüşe göre Bay Brown'la aynı kişi olmasının tamamen imkansızdı. Ama sen gerçeklerin mantığından kaçamıyor. Çünkü olay böyleydi, olmalı kabul edildi. Bayan Vandemier'in ani ve açıklanamaz huzursuzluğunu hatırlayın. Kanıt daha vardı, eğer kanıt gerekiyorsa. Sana erken bir ipucu vermek için fırsatı değerlendirdim. Bay Hersheimmer Manchester'da, anladığımı ve harekete geçtiğini anladım. O ipucuyla. Sonra imkansızı kanıtlamak için çalışmaya koyuldum. Bay Beresford beni aradı ve zaten şüphelendiğim şeyi söyledi, Bayan Jane Finn'in fotoğrafı hiç gerçekten Bay Jane'den çıkmamıştı. Hersheimmer'in mülkiyeti. Ama kız araya girdi. Ayağa fırlayıp öfkeyle bağırdı. Ne demek istiyorsun? Ne önermeye çalışıyorsun? Bay Brown'un Julius olduğu mu? Julius, kendi kuzenim. Hayır, Bayan Finn, dedi Sir James beklenmedik şekilde. Senin değil kuzen. Kendine Julius Hersheimmer diyen adam seninle akraba değil ne olursa olsun. Sir James'in sözleri bomba gibi geldi. Her iki kız da eşit görünüyordu şaşkın. Avukat masasına geçti ve küçük bir gazete kesimi ve Jane'e verdi. Tuppence omzunun üzerinden okudu. Bay Carter bunu tanıyordu. Bulunan gizemli adamdan bahsediyordu New York'ta ölü. Bayan Tuppence'a söylediğim gibi, diye devam etti avukat, ben imkansızı kanıtlamak için çalışmaya koyuldu. Büyük engel ise Julius Hersheimmer'in takla bir isim olmadığı inkar edilemez bir gerçek. Ben geldiğimde bu paragrafta sorunum çözüldü. Julius Hersheimmer kuzeninin başına ne geldiğini keşfetmek. Batı'ya gitti ve orada kendisinin ve fotoğrafının haberini aramasında ona yardımcı olması için aldığı bir haber. Onun arifesinde, New York'tan ayrıldıktan sonra saldırıya uğradı ve öldürüldü. Bedeni giyinmişti yıpranmış kıyafetler ve kimlik tanımını engellemek için yüzü şekilsizleştirmişti. Bay Brown yerini aldı. Hemen İngiltere'ye doğru yola çıktı. Gerçek hiçbir şey yok Hersheimmer'in arkadaşları ya da yakın arkadaşları onu yelken açmadan önce görmüştü, ama gerçekten de taklit öyleydi ama taklit çok önemsizdi mükemmel. O zamandan beri onu avlamaya yemin edenlerle el eldiven gibi davranmıştı aşağı.
Onların her sırrı ona biliniyordu. Sadece bir kez yaklaştı felaket. Bayan Wantmeier onun sırrını biliyordu. Planının bir parçası değildi ki ona büyük rüşvet teklif edilmeli. Ama Bayan Tappins'ın şanslı bir plan değişikliği, o zaman daireden çok uzakta olacaktı oraya vardım. Maruz kalan bir şey yüzüne baktı. Umutsuzca bir adım attı, şüpheyi önleyecek varsayılan karakterine güveniyordu. Neredeyse başarılı oldu, ama tam olarak değil. İnanamıyorum, diye mırıldandı Jane. Öyle görünüyordu harika. Gerçek Julius Hersheimer harika bir adamdı. Ve Bay Brown kusursuz bir oyuncudur. Ama Bayan Tappins'a sor, onun da onu doğurup yaşamadığını sor. Şüpheler. Jane sessizce Tappins'a döndü. İkincisi başını salladı. Söylemek istemedim, Jane, bunun seni inciteceğini biliyordum. Ve, sonuçta, emin olamadım. Hala nedenini anlamıyorum. Eğer o Bay Brown, bizi o kurtardı. Kaçmana yardım eden Julius Hersheimer miydi? Tappins, akşamın heyecan verici olaylarını Sir James'e anlattı ve sonunda şöyle sona erdi, ama nedenini göremiyorum. Yapamaz mısın? Yapabilirim. Genç Beresford da davranışlarıyla bunu yapabilir. Bir Jane Finn'in kaçmasına izin verilmesi için son umudu ve kaçış da öyle olmalıydı, öyle bir şekilde yönetti ki bunun uydurma bir iş olduğundan şüphelenmedi. Genç Beresford'un mahallede olmasına karşı değiller ve gerekirse sizinle iletişim kurmak. Onu yakalamak için özen gösterecekler, doğru anda yoldan çekilin. Sonra Julius Hersheimer hızla yaklaşır ve gerçek melodramatik bir tarzda sizi kurtarır. Mermiler uçar, ama isabet etmez herhangi biri. Sonra ne olurdu? Doğrudan K.I.S. Soho'daki evini ve muhtemelen Bayan Finn'in sahip olacağı belgeyi güvence altına aldı, kuzeninin korumasına emanet edilmişti. Ya da aramayı o yaptıysa, saklandığı yeri zaten arlamış gibi yapardı. Muhtemelen durumla başa çıkmanın bir düzine yolu vardı, ama sonuç şu olurdu aynı. Ve sanırım ikinizin de başına bir kaza gelirdi. Sen bakın, biraz rahatsız edici bir miktar. Bu kabaca bir taslak. Ay kabul ettiğim için uyuyakaldığımı, ama başka biri değildi. Tommy, dedi Tappins yumuşakça. Evet, görünüşe göre onu atmanın doğru anı geldiğinde, o öyleydi, onlar için fazla keskin. Yine de, aklımda pek kolay biri değil onu. Neden? Çünkü Julius Hersheimer Bay Brown, dedi Sir James kuru bir şekilde. Ve Bay Kahverengi. Tappins biraz soldu. Ne yapabiliriz? Soho'daki eve giden hiçbir şey yok. Eğer Beresford hala üstünlükte, korkacak bir şey yok. Aksi ise, bizim düşman bizi bulmaya gelecek ve hazırlıksız bulmayacak. Bir masadaki çekmeceyi koydu, bir servis tabancasını aldı ve ceketine koydu cep. Şimdi hazırız. Onsuz gitmeyi önermekten bile daha iyi biliyorum sen, Bayan Tappins. Gerçekten öyle düşünüyorum. Ama Bayan Finn'in burada kalmasını öneriyorum. Olacak. Tamamen güvende ve korkarım elindeki her şeyle tamamen tükenmiş durumda yaşanmış. Ama Tappins'ın şaşkınlığına Jane başını salladı. Hayır. Sanırım ben de gideceğim. O evraklar benim güvenimdi. Gitmem lazım, bu işi sonuna kadar bitirdim. Şimdi çok daha iyiyim neyse. Sir James'in arabası geri döndü. Kısa sürüş sırasında Tappins'ın kalbi çalkantılı bir şekilde atıyordu. Geçici çekinmelere rağmen Tommy'ye karşı huzursuzluk, coşkunu hissetmeden edemedi. Gidiyorlardı kazanmak için. Araba meydanın köşesinde durdu ve onlar indiler. Sir James yukarı çıktı, birkaç kişiyle birlikte görevde olan sivil kıyafetli bir adama ve onunla konuştu. Sonra kızlara geri döndü. Şimdiye kadar kimse eve girmedi. Arka tarafta izleniyor, ayrıca bu yüzden bundan oldukça eminler. Sonra girmeye çalışan herkes, bunu yaptıkları derhal tutuklanacak. İçeri girelim mi? Bir polis bir anahtar çıkardı. Hepsi Sir James'i iyi tanıyordu. Ayrıca Tappins'a ilişkin emirler. Partinin sadece 3. üyesi bilinmiyordu onlar. Üçü eve girdi, kapıyı arkalarından çektiler. Yavaş yavaş sallantı merdivenlere tırmandı. En üstte, girintiyi gizleyen yırtık perde vardı, Tommy'nin o gün saklandığı yer. Tappins, Jane'den hikayeyi duymuştu, Annette, karakteri. Yıpranmış kadife kumaşa baktı ilgi.
Şimdi bile neredeyse hareket ettiğine yemin edebilirdi, sanki bir şey arkasında biri vardı. O kadar güçlü bir illüzyon vardı ki neredeyse sanki bir formun konturunu seçebiliyordu. Diyelim ki Bay Brown, Julius, orada bekliyordu. Tabii ki imkansız, ama neredeyse perdeyi bir kenara çekmek için geri döndü ve emin ol. Şimdi hapishane odasına giriyorlardı. Burada kimsenin saklanacak yeri yok, diye düşündü Tuppence, rahatlama içinde, sonra kendini öfkeyle azarladı. O bu aptalca hayal kurmaya, bu meraklı, ısrarcı hisse yer vermemeli. Bay Brown'un evde olduğunu, dinle, neydi o, bir gizli merdivenlerde ayak sesi mi? Evde biri vardı, saçmalık, o histerik hale geliyordu. Jane doğrudan Marguerite'in fotoğrafına gitmişti. Onu bir sağlam el, toz üzerine kalın bir şekilde çökmüştü ve aralarında örümcek ağlarından oluşan kuşatmalar vardı ve duvar. Sir James ona bir cep bıçağı verdi ve o da bıçağı yırtıp aldı. Arkadan kahverengi kağıt, bir derginin reklam sayfası düştü. Jane onu aldı. Yıpranmış iç kenarları ayırarak iki ince çıkardı, kağıtlar yazılarla kaplı. Bu sefer aptal yok, gerçek olan, bulduk, dedi Tuppence. Sonunda. O an neredeyse nefes nefese kalan bir duyguydu. Hafif gıcırtıları unutmuşum, bir dakika önceki hayali sesler. Hiçbirinin gözü başka bir şeye bakmıyordu, Jane'in elinde tuttuğu şey. Sir James onu aldı ve dikkatle inceledi. Evet, dedi sessizce, bu talihsiz taslak antlaşma. Başardık, dedi Tuppence. Hayranlık ve neredeyse bir hayranlık vardı sesinde, inanılmazlık vardı. Sir James, kağıdı dikkatlice katlayıp yerine koyarken sözlerini tekrarladı, cüzdanını aldı, sonra merakla kirli odaya baktı. Genç arkadaşımız bu kadar uzun süre burada hapsedildi, değil mi, dedi. Gerçekten uğursuz bir oda. Yokluğu fark ediyorsunuz, pencereler ve kapının kalınlığı. Burada ne olduysa, dış dünya tarafından asla duyulmazdı. Tuppence ürperdi. Sözleri onda belirsiz bir alarm uyandırdı. Ya evde biri saklanmışsa, o kapıyı kapatacak biri onları ve onları bir tuzağa düşen fareler gibi ölmeye mi bırakacaklar? Sonra fark etti düşüncesinin saçmalığı. Ev, polis tarafından çevriliydi. Eğer tekrar ortaya çıkmadı, tereddüt etmeden içeri girip kapsamlı bir arama yaptı. Kendi aptallığına gülümsedi, sonra bir anda başını kaldırıp efendimi buldu. James onu izliyordu. Ona vurgulu bir baş salladı. Kesinlikle doğru, Bayan Tuppence. Tehlikeyi kokluyorsun. Ben de öyle. Miss de öyle Finn. Yes, admitted Jane. It's absurd, but I can't help it. Sir James nodded again. You feel, as we all feel, the presence of Mary Brown. Yes, as Tuppence made a movement, not a doubt of it, Mary Brown is here. I know this house, I know this room, you don't understand, I am Mary Brown. Stupefied, unbelieving, they stared at him. The very lines of his face had changed. It was a different man who stood before them. He smiled a slow, cruel smile. Neither of you will leave this room alive. You saw it just now, we had succeeded. I have succeeded. The draft treaty ismine. His smile grew wider as he looked at Tuppence. Shall I tell you how it will be? Sooner or later the police will break in, and they will find 3 victims of Mary Brown, 3, not 2, you understand, but fortunately the third will not be dead, only wounded, and will be able to describe the attack with a wealth of detail. The treaty, it is in the hands of Mary Brown. So numara 1 will think of searching the pockets of Sir James P. Egerton. He turned to Jane. You outwitted me. I make my acknowledgments, but you will not do it again. There was a faint sound behind him, but, intoxicated with success, he did not turn his head. He slipped his hand into his pocket. Genç maceracılara şahmat, dedi ve yavaşça kalktı büyük otomatik. Ama bunu yaparken bile, arkadan demirin bir kavrayışına tutulduğunu hissetti.
Tabanca elinden koparıldı ve Julius Hersheimer'in sesi duyuldu dedi uzun bir sesle. Sanırım suçlu yakalandın, üzerinde mal var. Kan K, yüzüncünün yüzüne doldu, ama öz denetimi harikaydı, iki esir alanından birine diğerine bakarken. En uzun süre ona baktı Tommy. Sen, dedi sessizce, sen, belki de biliniyor. Direnmek istemediğini görünce tutuşları gevşedi. Çabuk bir anda sol eli, büyük mühür yüzüğü taşıyan eli kaldırıldı dudaklarına kadar. Av, Sezar, te morituri salutant, dedi, hala Tommy'ye bakıyordu. Sonra yüzü değişti ve uzun bir sarsıntı ile öne doğru düştü. Buruşturulmuş bir yığın, havada acı badem kokusu vardı. Bay Julius Hersheimer'in birkaç arkadaşına verdiği akşam yemeği partisi 30 akşamı Katerin çevrelerinde uzun süre hatırlanacak. Gerçekleşti özel bir odada ve Bay Hersheimer'in emirleri kısa ve zorluydu. Tam yetkisiz izin verdi ve bir milyoner tam elit serbest bıraktığında genelde anlar. Sezon dışı her lezzet uygun şekilde sağlandı. Garsonlar şişeler taşıyordu sevgi dolu bir bakımla kadim ve kraliyet vintage. Çiçek süslemeleri ise mevsimler ve Mayıs ile Kasım aylarına kadar uzanan yeryüzü meyveleri kendilerini mucizevi bir şekilde yan yana bırakıyorlardı. Konuk listesi küçük ve seçkindi. Amerikan Büyükelçisi Bay Carter, şöyle dedi, yanında eski bir arkadaşı olan Sir William Beresford'u da getirdi, Archdeacon Cowley, Doktor Hall, o iki genç maceracı, Bayan Prudence Cowley ve Bay Thomas Beresford ve son olarak, onur konuğu olarak Bayan Jane Finn. Julius, Jane'in görünüşünü başarılı kılmak için hiçbir çaba harcamamıştı. Gizemli bir kapı tapınsı bulunduğu dairenin kapısına getirmişti Amerikalı kızla paylaşıyordu. Julius'tu, elinde bir çek tutuyordu. Söyle bakalım, Tuppence, diye başladı, bana iyi bir şey yapar mısın? Al ve Jane'i bu akşam için düzenli olarak beslendirecek. Hepiniz Savoy'da benimle akşam yemeğine gelmek. Görüyor musun? Masraftan kaçınmayın. Sen ben mi? Tabii, diye taklit etti Tuppence. Eğleneceğiz. Jane'i giydirmek bir zevk olacak. O sahip olduğum en güzel şey hiç görülmemişti. Öyle, diye onayladı Bay Hersheimer coşkuyla onayladı. Tutkusu Tuppence'ın gözüne anlık bir parıltı getirdi. Bu arada, Julius, diye mütevazı bir şekilde söyledi, henüz cevabımı vermedim. Cevap mı, dedi Julius. Yüzü soldu. Biliyor musun, bana evlenmemi teklif ettiğinde, diye tereddüt etti Tuppence, gözleri erken dönem Victoria dönemi kahramanının gerçek tavrıyla aşağıya bakmıştı ve hayır cevabını kabul etmezdi. İyi düşündüm tamam. Evet, dedi Julius. Alnında ter vardı. Tuppence aniden pes etti. Sen büyük aptal, dedi. Seni ne yapmaya itti ne de. O zamanlar benim için 2 kuruşluk bir dip bile umursamadığını görebiliyordum. Hiç de yok. En yüksek duygulara sahiptim. Ve hala var, saygı ve sana olan hayranlık. Hem, dedi Tuppence, işte böyle duygular diğer duygu ortaya çıktığında çok yakında duvara çıkılacak. Yapma onlar, eski dostum. Ne demek istediğini bilmiyorum, dedi Julius sertçe ama yüzü büyük ve yanıcı bir kızarıklıkla doluydu. Aman tanrım, diye karşılık verdi Tuppence. Güldü ve kapıyı kapattı, onurla ekledi, ahlaki olarak, her zaman terk edildi. Neydi o, diye sordu Jane, Tuppence ona katılarken. Julius, ne istedi? Gerçekten, sanırım, seni görmek istedi ama izin vermeyecektim onu. Ta ki bu geceye kadar, herkesin üstüne patlayacaksın Kral Süleyman görkeminde. Hadi, alışverişe gidiyoruz. Çoğu insan için 29'u, çokça övülen, işçi günü, geçmişti her gün olduğu gibi. Park ve Trafalgar Meydanı'nda konuşmalar yapıldı. Kızıl bayrağı söyleyerek dağınık geçit törenleri dolaştı sokakları daha çok amaçsız bir şekilde keşfediyordu. Gazeteler genel grev ve terör saltanatının başlangıcı, saklanmak zorunda kaldı küçülmüş kafaları. Aralarındaki daha cesur ve zeki olanlar kanıtlamaya çalıştı barışın onların öğütlerine uyarak sağlandığını. Pazar gazetelerinde ünlü K. 100. Sir James Peel Egerton'ın ani ölümüne dair kısa bir bildirim ortaya çıkmıştı. Pazartesi günkü gazete ölülerle takdir dolu bir şekilde ele aldı adamın kariyeri.
Ani ölümünün tam şekli hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Tommy durumu tahmin etmekte haklıydı. Tek kişilikti gösteri. Şeflerinden mahrum kalan örgüt parçalandı. Kramer'in Rusya'ya hızla döndü ve pazar sabahı erken saatlerde İngiltere'den ayrıldı. Çete, panik içinde Astley Priors'tan kaçmış, geride bırakmış, acele, çeşitli zararlı belgeler onları umutsuzca tehlikeye attı. Bunlarla ellerinde komplo kanıtları, ayrıca küçük bir kahverengi günlüğünde desteklenmesi ölü adamın cebinden, içinde dolu ve lanetleyici bir özgeçmiş vardı tüm komplo için, hükümet son dakika toplantısı düzenlemişti. İşçi liderleri, bu kişilerin bir kedi patisi. Hükümet tarafından bazı tavizler verildi ve hevesle kabul etti. Bu barış olacaktı, savaş değil. Ama kabine, tam bir felaketten ne kadar dar bir farkla kurtulduklarını biliyordu. Ve Bay Carter'ın beynine yanmış, bu garip sahne almıştı bir gece önce Soho'daki evde yer alacaklardı. Kirli odaya girdiğinde o büyük adamı, bir kişinin arkadaşını bulmuştu hayatı boyunca ölü, kendi ağzından ihanete edilmişti. Ölü adamın evinden cüzdanında kötü bir nöbet antlaşması taslağını almıştı ve orada, diğer üçünün huzurunda, kul olmuştu. İngiltere kurtarıldı. Ve şimdi, 30'u akşamı, Savoy'daki özel bir odada, Bay Julius P. Hersheimer misafirlerini karşılıyordu. Bay Carter ilk gelen oldu. Yanında kolerik görünümlü yaşlı bir adam vardı beyefendi, Tommy onu görünce saçlarının köklerine kadar kızardı. Geldi ileri. Ha, dedi yaşlı beyefendi, onu apoplektikle süzerek. Yani sen benim yeğenimsin, değil mi? Bakacak pek bir şey yok, ama iyi iş çıkarmışsın gibi görünüyor. Annen seni büyütmüş olmalı sonuçta. Geçmişi geçmişte bırakalım mı? Ha, sen benim varisimsin, sen bilmek ve ileride sana bir harç vermeyi öneriyorum ve bakabilirsin Chalmers Park'ı evin olarak kabul ediyor. Teşekkürler efendim, bu çok nazik bir şey. Bu kadar çok duyduğum genç hanım nerede? Ne? Tommy, Tuppence'ı tanıttı. Ha, dedi Sir William, ona bakarak. Kızlar ne değil gençliğimde öyleydi. Evet, öyle, dedi Tuppence. Kıyafetleri farklı, belki, ama kendileri de aynı. Belki de haklısın. O zaman Minkler, şimdi, yaramazlar. İşte bu, dedi Tuppence. Ben korkunç bir yaramazım kendim. Sana inanıyorum, dedi yaşlı beyefendi, kıkırdayarak, onu sıktı iyi mizahlı bir kulak. Genç kadınların çoğu, yaşlıdan korkuyordu ayı, diye adlandırıyorlardı. Tuppence'in neşesi yaşlını sevindirdi kadın düşmanı. Sonra çekingen başdiyakon, içinde bulunduğu arkadaşlıklar karşısında biraz şaşkın bir şekilde geldi kızının seçkin olarak kabul edilmesine sevinirdi kendisi ama ara sıra ona gergin bir şekilde bakmaktan kendini alamıyordu endişe. Ama Tuppence takdire şayan davrandı. Bacaklarını çaprazlamayı unuttu, dilini koruma altına aldı ve sigara içmeyi kararlı bir şekilde reddetti. Sonra Doktor Hall geldi, ardından Amerikan Büyükelçisi de geldi. Oturalım, dedi Julius, tanıtırken tüm misafirleri birbirlerine karşı. Tuppence, ister misin? Elini sallayarak Onur yerini işaret etti. Ama Tuppence başını salladı. Hayır, orası Jane'in evi. Düşündüğünde yıllardır dayandı, kraliçe olmalı bu gece ziyafet. Julius ona minnettar bir bakış attı ve Jane utangaçça ayrılan yere doğru ilerledi otur. Daha önce ne kadar güzel görünse de, bu güzelliğin yanında hiçbir şeydi şimdi tamamen süslenmişti. Tuppence rolünü sadakatle yerine getirmişti. Ünlü bir terzi tarafından sağlanan model elbise, bir kaplan başlığı olarak adlandırılmıştı Lily. Her şey altın, kırmızı ve kahverengiydi ve içinden saf yükseldi kızın beyaz boğazının sütunu ve bronz saç yığınları güzel kafasını taçlandırdı. Her gözde hayranlık vardı, onu alırken otur. Kısa süre sonra akşam yemeği tam gaz başladı ve tek bir anda Tommy çağrıldı tam ve kapsamlı bir açıklama için on. Bütün bu işe çok yakınsın, Julius onu suçladı. Bana yola çıktığını söyledin Arjantinli, ama sanırım bunun için sebeplerin vardı. İkisi de fikri sen ve Tuppence'ın beni Bay Brown rolüne seçmesi beni çok sevindiriyor ölüm. Bu fikir onlara özgü değildi, dedi Bay Carter ciddi bir şekilde.
Bu önerildi ve zehir çok dikkatli bir şekilde aşılandı, bir sanatta eski usta. New York gazetesindeki paragraf planı öneriyordu ona ve bu sayede neredeyse seni saran bir ağ ördü ölümcül şekilde. Onu hiç sevmedim, dedi Julius. İlk andan itibaren hissettim ki onda bir şeyler yanlıştı ve hep onun olduğunu düşündüm. Bayan Vandemier'i çok uygun şekilde susturdu. Ama bunu duyana kadar değildi. Tommy'nin idam emri röportajımızın hemen ardından geldi. O pazar günü onunla birlikteyken, onun büyük böcek olduğunu fark etmeye başladım kendisi. Hiç şüphelenmedim, diye yakındı Tuppence. Ben hep beni Tommy'den çok daha zeki sanırdım, ama o şüphesiz beni cömertçe almıştır. Julius kabul etti. Tommy bu gezide tam olarak iyiydi. Ve orada oturmak yerine, aptal balık, kızarmasını uzaklaştırsın ve bize her şeyi anlatsın. Duyun, anlatacak bir şey yok, dedi Tommy, son derece rahatsız. Berbat bir adamdım, o fotoğrafı bulana kadar, Annette'i ve onun Jane Finn olduğunu fark etti. Sonra hatırladım ısrarla, Marguerite, kelimesini bağırmıştı ve ben fotoğrafları düşündüm ve, işte bu kadar. O zaman tabii ki ben her şeyi gözden geçirdim, nerede kendimi rezil ettiğimi görmek için. Devam et, dedi Bay Carter, Tommy sığınmaya çalışırken yine sessizlik. Bayan Wantmire ile ilgili olay, Julius bana söylediğinde beni endişelendirmişti hakkında. Yüzeyde, ya da Sir James'in yaptığı anlaşılıyordu hile. Ama hangisi olduğunu bilmiyordum. Çekmecede o fotoğrafı bulmak, müfettiş Brown tarafından ondan nasıl alındığına dair o hikayeden sonra, beni etkiledi şüpheli Julius. Sonra hatırladım ki Sir James keşfetmişti sahte Jane Finn. Sonunda kararımı veremedim ve sadece her halükarda risk almamaya karar verdi. Julius'a bir not bıraktım, belki öyle olabilir Bay Brown, Arjantin'e gittiğimi söyledi ve Sir James'in telefonunu bıraktım masanın yanında iş teklifi olan mektup, bunun bir gerçek bir numara. Sonra Bay Carter'a mektubumu yazdım ve Sir James'i aradım. Onu güvenime kazandırmak her halükarda en iyisi olurdu. Ben de ona söyledim belgelerin saklandığına inandığım yerler dışında her şey. Yardım etme şekli Tuppence ve Annette'in peşinden gitmem neredeyse beni silahsızlandırıyordu ama değil kesinlikle. Zihnimi ikisi arasında açık tuttum. Sonra sahte bir not aldım Tuppence'den ve biliyordum. Ama nasıl? Tommy cebinden bahsi geçen notu çıkardı ve masanın etrafına dolaştırdı. Kesinlikle onun el yazısı, ama bunun bir kaynaklı olmadığını biliyordum imza yüzünden. Adını asla hecelemezdi, 2 peni, ama yazılı olarak hiç görmemiş biri belki de bunu oldukça kolay yapar. Julius görmüştü, bana onun bir notunu gösterdi bir zamanlar ona karşı da öyle oldu, ama Sir James yapmamıştı. Ondan sonra her şey sorunsuz gidiyordu. Albert'i aceleyle Bay Carter'a gönderdim. Gidiyormuş gibi yaptım uzaklaştı ama tekrar geri döndü. Julius arabasıyla patlayıp geldiğinde, hissettim bu Bay Brown'un planının bir parçası değildi ve öyle olacaktı muhtemelen sorun çıkarır. Sir James gerçekten olayda yakalanmadıkça, yani Bay Carter'ın ona çıplak halde asla inanmayacağını biliyordum kelime. Ben yapmadım, diye araya girdi Bay Carter üzgünce. Bu yüzden kızları Sir James'e gönderdim. Eminim er ya da geç Soho'daki evden gelip çıkacaklardı. Julius'u tehdit ettim tabancayla birlikte, çünkü Tuppence'ın bunu Sir James'e tekrar etmesini istedim, yani bizim için endişelenmeyeceğini. Kızlar gözden kaybolur kaybolmaz Julius'a Londra'ya gitmek için cehennemi zor sürmesini söyledi ve ilerlerken ona tüm hikaye. Soho evine zamanında vardık ve Bay Carter ile tanıştık dışarıda. Onunla bir şeyleri ayarladıktan sonra içeri girdik ve perdenin arkasına saklandık ara arasında. Polisler, sorulduğunda kimsenin eve girmişti. Hepsi bu. Ve Tommy aniden durdu. Bir an sessizlik oldu. Bu arada, dedi Julius aniden, hepiniz yanılıyorsun Jane'in o fotoğrafı hakkında. Benden alındı ama buldum yine. Nerede, diye bağırdı Tuppence. Bayan Vandemier'in duvarındaki küçük kasada yatak odası. Bir şey bulduğunu biliyordum, dedi Tuppence azarlayarak. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu yüzden seni şüphelenmeye başladım. Neden söylemedin?
Sanırım ben de biraz şüpheliydim. Bir keresinde elimden kaçmıştı ve bir fotoğrafçı olana kadar aldığımı söylememeye karar verdim, bir düzine kopyasını yapmıştı. Hepimiz bir şeyleri sakladık, dedi Tuppence düşünceli. Sanırım gizli servis çalışması seni böyle yapıyor. Sonraki duraklamada, Bay Carter cebinden küçük, eski kahverengi bir tane çıkardı kitap. Beresford az önce Sir James Peele'e inanmayacağımı söyledi. Egerton, tabiri caizse, suçlu yakalanmadıkça suçlu sayılır. Yani, gerçekten de, bu küçük kitaptaki yazıları okuyana kadar muhteşem gerçeğe tamamen takdir ediyorum. Bu kitap Scotland Yard'ın mülkiyeti, ancak asla kamuya açık sergilenmeyecek. Efendim James'in yasayla uzun süreli ilişkisi onu istenmeyen bir şekilde kılıyordu. Ama gerçeği bilen siz, bazı pasajları okumayı öneriyorum, bunlar bu büyük adamın olağanüstü zihniyetine biraz ışık veriyordu. Kitabı açtı ve ince sayfaları çevirdi. Bu kitabı tutmak delilik. Bunu biliyorum. Belgeseldir, bana karşı delil olarak bulundu. Ama risk almaktan hiç geri adım atmadım. Ve hissediyorum acil bir kendini ifade etme ihtiyacı. Kitap sadece ölülerimden alınacak beden. Küçük yaşlardan itibaren olağanüstü yeteneklerim olduğunu fark ettim. Sadece aptal onun yeteneklerini hafife alır. Beyin gücüm çok daha yüksekti ortalama. Başarılı olmak için doğduğumu biliyorum. Görünüşüm tek şeydi bana karşı. Sessiz ve önemsizdim, tamamen sıradan. Çocukken ünlü bir cinayet davasını duydum. Derin bir şekilde savunma avukatının gücü ve hitabet yeteneğinden etkilendi. Çünkü ilk kez yeteneklerimi o özel alana taşıma fikrini aklına getirdim pazar. Sonra mahkemedeki suçluyu inceledim. Adam bir kişiydi, aptal, inanılmaz derecede aptaldı. Hatta onun konuşmacılığını bile, tavsiyesinin onu kurtarması pek olası değildi. Ölçülemez bir küçümseme hissettim onu. Sonra aklıma geldi ki ceza standardı düşük bir standarttı. Öyleydi, boş boğazlar, başarısızlıklar, medeniyetin sürüklenen genel serseri suça girdi. Zekalı insanların bunun olağanüstü olduğunu hiç fark etmemiş olması gariptir. Fırsatlar. Bu fikirle oynadım. Ne muhteşem bir alan, ne sınırsız olasılıklar. Beynimi karıştırdı. Suç ve suçlular üzerine standart eserler okudum. Hepsi benim görüş. Yozlaşma, hastalık, asla kasıtlı olarak bir kariyeri benimsemek, ileri görüşlü bir adam. Sonra düşündüm. En büyük hedeflerim, fark ettim, bara çağrıldığımı ve zirveye ulaştığımı fark ettim, meslek. Siyasete girdiğimi, hatta prime olduğumu söyledim. İngiltere Bakanı mı? Peki ya ne? Bu güç müydü? Her aşamada benim tarafımdan engelleniyor meslektaşları, demokratik sistemin zincirlediği ve benim tek başıma gelmesi gereken figür baş. Hayır, hayalini kurduğum güç mutlaktı. Bir otokrat, diktatör. Ve bu güç ancak yasa dışında çalışarak elde edilebilirdi. İnsan doğasının zayıflıkları üzerine oynan, sonra uluslar, bir araya gelip geniş bir organizasyonu kontrol etmek ve nihayet mevcut düzeni yıkın ve yönetin. Bu düşünce beni sarhoş etti. İki hayat sürmem gerektiğini gördüm. Benim gibi bir adam bunu kesinlikle dikkat çekiyor. Gerçek kariyerimi gizleyecek başarılı bir kariyerim olmalı, faaliyetler. Ayrıca bir kişilik geliştirmem gerekiyor. Kendimi örnek aldım ünlü yüzüncüler. Onların tavırlarını, manyetizmlerini yeniden ürettim. Eğer bilseydim oyuncu seçildiğinde, yaşayan en büyük oyuncu olmalıydım. Hayır, kılık değiştirmeler, yağlı boya, sahte sakal yok. Kişilik, taktım tam bir eldiven gibi. Onu attığımda, kendim gibiydim, sessiz, göze batmayan, adam gibi bir adam, diğer her adam. Kendime Bay Brown adını verdim. Yüzlerce adam var, kahverengi, benim gibi yüzlerce adam var. Sahte kariyerimde başarılı oldum. Başarılı olacağım kesindi. Yapacağım diğerinde başarılı ol. Benim gibi bir adam başarısız olamaz. Napolyon'un bir hayatını okuyorum. Onunla birlikte çok şey var, yaygın. Suçluları savunma alışkanlığı yapıyorum. Bir adam bakmalıdır kendi halkını. Bir iki kez korktum. İlk sefer İtalya'daydı. İşte bir akşam yemeği verildi. Büyük bir yabancıcı profesör de oradaydı. Konuşma delilik üzerine kaldı. Dedi ki, çok sayıda adam deli, ama kimse biliyor.
Kendileri de bunu bilmiyorlar. Neden o olduğunu anlamıyorum bunu söylediğinde bana baktı. Bakışları garipti. Hoşuma gitmedi o. Savaş beni rahatsız etti. Planlarımı ilerleteceğini düşündüm. Almanlar çok verimli. Casus sistemleri de mükemmeldi. Sokaklar haki giymiş bu çocuklarla dolu. Hepsi boş kafalı genç aptallar. Ama ben yok biliyorum. Savaşı kazandılar. Bu beni rahatsız ediyor. Planlarım iyi gidiyor. Bir kız araya girdi, sanmıyorum gerçekten bir şeyler biliyordu. Ama Estonya'dan vazgeçmeliyiz. Risk yok şimdi. Her şey yolunda gidiyor. Hafıza kaybı sinir bozucu. Sahte olamaz. Hiçbir kız beni kandıramazdı. 29, Uncu. Çok yakında. Bay Carter durakladı. Planlanan darbenin detaylarını okumayacağım. Ama sadece üçünüz için atıfta bulunan iki küçük giriş var, ışıkta olanlar ilginç. Kızı kendi isteğiyle bana gelmeye teşvik ederek, onu silahsızlandırmayı başardı. Ama sezgisel parlamaları olabilir tehlikeli. Onu yolundan çekilmiş olmalı. Hiçbir şey yapamam Amerikalı. Benden şüpheleniyor ve hoşlanmaz. Ama bilemez. Sanırım zırhım yenilmez. Bazen diğer çocuğu hafife aldığımı düşünüyorum. O değil zekice, ama gerçekleri gözlerini kör etmek zor. Bay Carter kitabı kapattı. Büyük bir adam, dedi. Deha mı, ya da delilik, kim yapabilir diyor mu? Sessizlik vardı. Sonra Bay Carter ayağa kalktı. Sana bir kadeh kaldıracağım. Ortak girişim ki bu kadar fazlasıyla haklı çıkardı başarıyla kendisi. Alkışlarla sarhoş oldu. Daha fazlasını duymak istediğimiz bir şey var, diye devam etti Bay Carter. Amerikan Büyükelçisine baktı. Ben de senin adına konuşuyorum, ben biliyor. Bayan Jane Finn'den sadece bayanın anlattığı hikayeyi anlatmasını isteyeceğiz. Tuppence şimdiye kadar duydu, ama önce onu içeriz sağlık. Amerika'nın en cesur kızlarından birinin sağlığı, kime iki büyük ülkenin teşekkür ve minnettarlığını alır. Çok güzel bir kadeh kaldırdı, Jane, dedi Bay Hersheimer, ve kuzeni Rolls-Royce ile Ritz'e geri götürülüyordu. Ortak girişimin tarafı mı? Hayır, sana olan o kişi. Dünyada başka bir kız yok ki senin gibi bunu başarabilirdin. Sen gerçekten harikaydın. Jane başını salladı. Kendimi harika hissetmiyorum. Aslında sadece yorgunum ve yalnız ve kendi ülkemi özlem duyuyorum. Bu beni söylemek istediğim bir şeye getiriyor. Büyükelçiyi duydum karısının hemen elçiliğe gelmeni umduğunu söyledi. Bu yeterli ama başka bir planım var. Jane, istiyorum senin benimle evlenmen için. Korkma ve hemen hayır de. Yapamazsın hemen sev, tabii ki, bu imkansız. Ama ben sevdim fotoğrafını gördüğüm andan itibaren senin ve şimdi gördüm sana deli gibi aşık oldum. Eğer benimle evlenirsen, ben seni hiç endişelendirmeyecek, kendi zamanını alacaksın. Belki beni asla sevmezsin, eğer öyleyse ben de seveceğim seni özgür bırakmayı başaracak. Ama sana bakma ve iyi bakma hakkını istiyorum senin. İstediğim bu, dedi kız özlemle. Bazıları bana iyi davranacak biri. Ah, ne kadar yalnız olduğumu bilmiyorsun hisset. Tabii ki istiyorum. O zaman sanırım her şey düzeltilmiş ve ben yarın sabah özel bir ruhsatla başpiskoposla görüş. Ah, Julius. Seni kandırmak istemem Jane, ama bir şey yok beklemek mantıklı. Korkma, seni beklemeyeceğim beni bir anda sevmek için. Ama küçük bir el onun elinin içine kaydı. Şimdi seni seviyorum, Julius, dedi Jane Finn. Seni o kadar sevdim arabada ilk kez kurşun yanağını sıyırdığında. 5 dakika sonra Jane yumuşakça mırıldandı. Londra'yı çok iyi bilmiyorum, Julius, ama bu kadar uzun mu Savoy'dan Ritz'e giden yol? Nasıl gittiğine bağlı, diye utanmadan açıkladı Julius. Regent's Park üzerinden gidiyoruz. Ah, Julius, şoför ne düşünecek? Ona ödediğim maaşla, bağımsız çalışmanın daha iyi olduğunu düşünüyordu. Jane, Savoy'da akşam yemeğini yapmamın tek sebebi böylece seni eve götürebildim. Nasıl olacağımı göremiyordum sadece seni tutun. Sen ve Tuppence Siam gibi birlikte duruyorsunuz ikizler. Sanırım bir gün daha bu olay beni ve Beresford'u deli etmiş olurdu çılgınca bakıyor. Ah, öyle mi? Tabii ki öyle. Başını kulaklarına kapat. Öyle sanıyordum, dedi Jane düşünceli. Neden? Tuppence'in söylemediği her şeyden. İşte beni yendin, dedi Bay Hersheimer.
Ama sadece Jane güldü. Bu arada, genç maceracılar dik oturuyordu, çok sert ve rahatsız hissediyordu, özgünlük eksikliğiyle birlikte bir takside Regent's Park üzerinden Ritz'e geri döndü. Aralarında korkunç bir kısıtlama çökmüş gibiydi. Tam olarak değil ne olduğunu bildiğimde her şey değişmiş gibiydi. Onlardı dil takılmış, felç. Tüm eski dostluk gitmişti. Tuppence söyleyecek bir şey bulamadı. Tommy de aynı derecede rahatsızdı. Çok dik oturuyordular ve birbirlerine bakmayı istemiyorlardı. Sonunda Tuppence çaresizce çaba gösterdi. Oldukça eğlenceliydi, değil mi? Öyle. Bir sessizlik daha. Julius'u seviyorum, diye tekrar düşündü Tuppence. Tommy aniden hayata dalmıştı. Onunla evlenmeyeceksin, duyuyor musun, dedi diktatorik olarak. Yasaklıyorum. Ah, dedi Tuppence utangaçça. Kesinlikle, anlıyorsun. Benimle evlenmek istemiyor, aslında sadece beni dışarı davet etti nezaket. Bu pek olası değil, diye alaycı bir şekilde güldü Tommy. Oldukça doğru. Jane'e tamamen aşık. Ay şimdi ona evlenme teklif ediyor bekleyin. Ona çok iyi yarayacak, dedi Tommy küçümseyerek. Sence en güzel yaratık değil mi hiç görmemişti? Ah, sanırım ki. Ama sanırım sterling değerini tercih ediyorsun, dedi Tuppence çekingen. Tuppence, biliyorsun. Amcan Tommy'yi seviyorum, dedi Tuppence, aceleyle dikkat dağıtma. Bu arada, ne yapacaksın, kabul edeceksin Bay Carter'ın devlet işi teklifi ya da Julius'un davetini kabul etmek ve Amerika'da onun çiftliğinde zengin ücretli bir görev alacak? Sanırım eski gemide kalacağım, ama çok iyi Hersheimer'den. Ama bence Londra'da daha evinde hissedersin. Ben nerede işin içine gireceğimi anlamıyorum. Evet, dedi Tommy kesin bir şekilde. Tuppence ona yandan bir bakış attı. Para da var, diye düşündü. Hangi para? Herkes bir çek alacağız. Bay Carter bana öyle söyledi. Ne kadar olduğunu sordun mu, diye sordu Tommy alaycı bir şekilde. Evet, dedi Tuppence zaferle. Ama söylemeyeceğim sen. Tuppence, sınır sensin. Eğlenceliydi, değil mi Tommy? Umarım bol şey olur daha fazla macera. Doyumsuzsun, Tuppence. Artık yeterince oldu şimdiki maceralar. Alışveriş neredeyse aynı derecede iyi, dedi Tuppence hayalperest. Eski mobilya, parlak halılar ve gelecek üssü ipek almayı düşün perdeler, cilalı bir yemek masası ve bolca divan minderler. Sıkı tutun, dedi Tommy. Bütün bunlar ne için? Belki bir ev, ama sanırım daire. Kimin dairesi? Bunu söylemekte bir sakınca var mı sanıyorsun, ama hiç de sevmiyorum. Bizimkiler, işte orada. Tatlısın, diye bağırdı Tommy, kollarını sıkıca sararak. Ben bunu söylemeni sağlamaya kararlıydım. Amansız davranışın için sana bir şey borçluyum duygusal olmaya çalıştığımda beni ezdin. Tuppence yüzünü ona kaldırdı. Taksi, tren teyze. Regent's Park'ın kuzey tarafında. Gerçekten evlenme teklif etmedin şimdi, diye belirtti Tuppence. Büyükannelerimizin teklif dediği şey değil. Ama dinledikten sonra Julius'unki gibi çürümüş bir tane gibi, seni bağışlamaya meyilliyim. Benimle evlenmekten kurtulama, o yüzden kurtulma düşün. Ne eğlenceli olacak, diye yanıtladı Tuppence. Evlilik her türlü şeyi, bir taç görkemini ve bir bağlılık durumu ve daha fazlası. Ama biliyor musun, ne olduğunu düşünüyorum? Ne? Bir spor. Ve lanet olasıca iyi bir sporcu, dedi Tommy.